Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesinde bize her daim destek olan sevgili rektörümüze, bugün aramızda olamasa da sevgili rektör yardımcımıza ve bize bu imkanı sağlayan, baştan beri hem partnerlik hem sponsorluk anlamında destek olan Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası'na ve onun tüm değerli üyelerine buradan teşekkür ederek başlamak istiyorum. Neden bir mesleki etkinlik, mesleki eğitimin geleceği, Türkiye'nin 2. yüzyılında mesleki eğitimin geleceğini bir etkinlik konusu, bir kongre, paneller konusu yaptığımızı zaten gün içerisinde öğleye kadar hep birlikte farklı gözden katılımcıların bakış açılarıyla ve sohbetleriyle hep birlikte keşfetmeye çalışacağız. Her şeyin net bir cevabı olmayabilir ama bu kongrenin amaçlarından bir tanesi de sorgulatmayı başlamak, öğrenmek için, çünkü sorgulama ilk adım olarak bunu hatırlatmayı arzu ediyorum. Bugünkü etkinliğimiz öğleye kadar açılış konuşmalarımız var. Akabinde Almanya'daki eğitim sistemini Dr. Thilo Pahl'den, Türkiye'deki mesleki eğitimde bir miktar ben dilimin döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Sonra Alman Türk Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Yeditepe Meslek Yüksekokulu olarak geliştirilen projemizi arkadaşlarımız ve hocamız size bahsedecekler. Sonrasında birinci panelde iş dünyasının mesleki eğitimden beklentileri ve neler olması yönünde düşüncelerini dinleyeceğiz. İkinci panelde ise bu sefer farklı bakış açılarıyla toplumun ne ihtiyaçları var, toplumda neler olmalı yönünde sohbetlerimizde umarım sizlere bilgilendirici ve düşündürücü sunumlar ve panel içerikleri sunmaya gayret edeceğiz. Evet efendim, ben ilk etapta çok değerli sevgili Profesör Doktor Ahmet Aydın hocamızı açılış konuşması için davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Meslek Yüksekokulu Müdürüm, sektörümüzün çok değerli temsilcileri ki isimlerini de başlangıç yansısında gördük, sevgili katılımcılar ve değerli öğrencilerimiz. Hepinizi rektörlüğümüz adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün bu toplantıya bugün başlamış olmak bizler için çok büyük heyecan verici. Çünkü Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Düzgün Hocamın ve değerli hocalarımızın bu etkinliği baştan planladıklarındaki heyecanlarını ve birlikte nasıl güzel bir etkinlik yapabiliriz düşüncelerini hep şahit olduk ve bugüne gelmiş olduk. Dolayısıyla bu kapsamda bu güzel etkinliği gerçekleştiren Meslek Yüksekokulu müdürümüze ve tüm değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum ve ülkemiz için hayati bir mesele olan gerçekten teknik personel yetişmesi konusunda meslek yüksekokullarının bugününü ve kıyaslamalı çalışmasını yapacak olan bu oturum, bu sempozyum, mini sempozyum gerçekten çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve biraz önce, toplantıdan önce konuştuğum hanımefendi, hocam salon çok kalabalık değil dedi. Acaba yeteri kadar bu işe önem verilmiyor mu demişti. Ben de kendisine dedim ki hiçbir zaman heyecanınızı bırakmayın. Çünkü sonuçta bu bir gönül meselesi, ancak başladığımız her olay belki bir yeni meşaledir. Eğer bu heyecanımızı, bu şevkimizi kaybetmeyelim dedim. Çünkü dün Pazar günü yaşadığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızda Atatürk'ün yaktığı meşale bir vapur ve bir insanla başlamış bir meşaledir. Dolayısıyla bizim yaktığımız buradaki bu meşale umarım herkes için başlangıç olur, herkes için yeniden bir düşünme olur. Çünkü bunun gerçekten önemi yadsınamaz. Çünkü teknik personel olmadan herhangi bir üretim, herhangi bir sürecin yürütülmesi mümkün değil. O nedenle bu heyecanınızı hiç kaybetmeyin ve çok önemli bir etkinlik gerçekleşecek, bundan eminim. Çok güzel bir kurumda sizi ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Heyecanla kurduğumuz 1996 yılında kurucu başkanımız Sayın Bedrettin Dalan Bey'in büyük bir vizyonuyla kurulmuş bir üniversitedeyiz. Bugüne kadar 55.000 mezun vermiş bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurum her alanda çok yetkin profesyoneller yetiştirdi
Ve biz bunda kendimizi yeterli görmedik ve açmış olduğumuz meslek yüksekokulumuzla, 4 programımızla, teknik olarak açtığımız programımızda ülkemizin, dünyanın bu konudaki gerçekten çok yetkin personellerin, yetkin mezunların yetişmesi için ön ayak olduk. Umarım bunda da başarılı oluruz ve bu toplantıda umarım sizler için çok güzel bir bilgi paylaşımına vesile olur ve ülkemizin için çok önemli olan ve kanayan bir yarası maalesef. Çünkü bu bir kişinin düşüneceği, bir kişinin ele alacağı bir konu değil. Tüm ülkemizin topyekün meslek liselerinden, orta öğretimden, liseden ve üniversite hayatından itibaren düşünmesi gereken çok önemli bir konu. Ben sözü çok fazla uzatmadan çok başarılı bir toplantı diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Profesör Ahmet Aydın hocamıza açılış konuşmasına ve bizleri hatırlamasına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim diğer partnerimiz Alman ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Bige Hanım'ı açılış konuşması için davet etmek istiyorum. Buyurun. Yeditepe Üniversitesi'nin vakfının başkanı başta olmak üzere üniversitemizin tüm değerli katılımcıları bugün burada. Diğer yandan AHK'nın yine üyelerinin temsilcileri burada ve üniversiteden de akademik çevreden pek çok öğrencinin de burada olduğunu görüyorum. Bu çok güzel. Öncelikle herkese günaydın demek istiyorum. Ve sevgi ve saygıyla yönetim kurulumuz adına sizleri selamlıyorum. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu sene 30. yılını kutluyoruz. 30. yılını kutladığımız bu özel dönemimizde AHK adına burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Ben kişisel olarak mesleki eğitimle ilgili bu kadar kapsamlı bir çalışmanın ilk defa içerisindeyim. Bu da heyecanımı artırıyor. Bugün burada farklı çevrelerin bakış açılarıyla konunun değerlendirilmesiyle çok güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bizleri bir araya getiren bu etkinliğimizin ana amacı globalleşen dünyada bir kısım trendlerimiz var. Bu trendler ışığında İş dünyasının, kamu otoritelerinin ve akademik kurumların mesleki eğitimle ilgili düşünce ve önerilerini bir arada değerlendirmek ve belki geleceğimize ışık tutan öneri ve sonuçlar elde etmek. İş dünyasında başarıya ulaşmak adına hepimizin farklı çabaları, farklı yöntemleri var. Bunları analiz ettiğimizde esasında hepsinin temelinde doğru bir yönlendirmeyle başlayacak eğitim olduğunu görüyoruz. Eğitimin, özellikle mesleki eğitimin ne kadar erken başlarsa o kadar güzel sonuçlarının olduğuna dair de dünyada pek çok örnek var. Nitekim Almanya mesleki eğitim konusunda oluşturduğu politikalar, yöntemler ve elde ettiği sonuçlarla cidden değerli bir örnektir. Dolayısıyla bugün bir araya gelerek esasında Almanya ve Türkiye iki ülke arasındaki farklı uygulamaları ve yöntemleri karşılaştırmalı bir şekilde dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Ve bugün belki bir öneri, belki bir fikir, bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra mesleki eğitimde anahtar, kritik bir gelişmeye sebep olacak. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konularımızın geleceğe, çocuklarımıza ve eğitimcilerimize de yol göstereceğine ben inanıyorum. Mesleki eğitim, ben iş dünyasından geldiğim için mesleki eğitimin esasında bir kurumun, bir iş yerinin, bir işletmenin en değerli yatırım araçlarından birisi olduğuna inanıyorum. Aynı üretimle ilgili yaptığımız araştırmalar, geliştirmeler gibi. Aynı ham maddelere yönelik ya da üretimin diğer unsurlarına yönelik yaptığımız çalışmalar gibi.
Neden? Çünkü bence bir işletmede, bir organizasyonda en değerli güç insan gücü, iş gücü. Ona ne kadar yatırım yaparsak, onun ihtiyaçlarını ne kadar anlarsak, geleceğe yönelik daha doğru bir yol çizmemiz, bir strateji çizmemiz mümkün oluyor. Bu noktada da istikrar, sürdürülebilirlik ve koordinasyon çok önemli. Bugün bu koordinasyonu, yani iş dünyası, eğitim çevreleri ve kamu otoriteleri arasındaki koordinasyonu nasıl daha güçlendirebiliriz? Ne kadar daha verimli hale getirebiliriz? Bunları konuşacağız. Sözlerime burada son vermek istiyorum ve herkese bugünkü emeği için, bugün getireceği fikirleri, önerileri için ve bugüne bu organizasyona vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Evet, sevgili Bilge Hanım'a bu yol gösterici konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bugün hani şeyi de eklemeliyiz, salonda gerçekten toplumun oluşturan iş dünyasından, eğitim dünyasından, eğiticiler, öğrenciler, ebeveynler, karşımda birçok ebeveyn görüyorum, geleceğe umutla bakan gençler görüyorum. Bu etkinliği de bir miktar hepsini kapsayacak şekilde düzenlemeye elimizden geldiğince gayret gösterdik. Bu noktada belki Almanya ve Türkiye'de mesleki eğitim nasıldır, ne yapıyorlar, neler ilham alınabilir konusunda bir oturuma geçmeyi arzu ediyorum. Bu noktada da ilk etapta bugün aramızda olamasa da daha önce AHK'nın Türkiye müdürlüğünü de yapmış olan Doktor Pilobal şu anda Siegen bölgesinin oradaki meslek odalarının yöneticisi oldu. Kendisi video paylaşımını hazırladı bizler için altyazıyla beraber. Ayhan Bey'den rica edersem Bay Tilobal'in videosunu izleyelim. Akabinde de ben elimden geldiğince Türkiye'deki sistemi aktarmaya gayret edeceğim. Buyurun efendim. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung der Universität Yeditepe und der AHK Türkei zum Thema berufliche Bildung. Bildung ist im Allgemeinen der Schlüssel für Innovationen, für Wohlstand, für Wachstum, für Beschäftigung, ein Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. In Deutschland haben Schulabgänger im Prinzip zwei grundlegende Bildungsmöglichkeiten vor sich. Sie können ein Studium beginnen oder eine berufliche Ausbildung. Beide Bildungswege sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Die Unternehmen suchen sowohl akademisch ausgebildete Fachkräfte als auch beruflich qualifizierte Fachkräfte. Was ist nun der Schlüssel einer dualen Ausbildung in Deutschland? Der Kern, der Markenkern der dualen Ausbildung in Deutschland ist eine ganz enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Im Rahmen von beruflichen Ausbildungen finden etwa 3 bis 4 Tage der Woche in einem Betrieb statt und 1 bis 2 Tage in der dazugehörigen Berufsschule. Und genau diese enge Verzahnung von schulischem Lernen und Lernen konkret in Betrieben, nicht in Simulationen, sondern in der betrieblichen Praxis, das macht den Markenkern der dualen Ausbildung in Deutschland aus. Lassen Sie mich das an 2 Beispielen verdeutlichen. Nehmen Sie das Beispiel einer Inventur. In allen Produktionsunternehmen, Handelsunternehmen muss einmal im Jahr eine Inventur erstellt werden. Also alle Vermögensgegenstände müssen gezählt und gewogen werden. Und das lernt man in der Schule. In der Berufsschule wird erklärt, was sind die Grundlagen, warum macht man eine Inventur. Das ist das eine. Im Idealfall ist dann ein paar Tage später dann im Betrieb steht dann eine Inventur an und der junge Auszubildende kann es dann direkt in der Praxis einmal üben, was macht man bei einer Inventur, wozu ist es gut, er kann Fragen stellen an seinen Ausbilder, es vertieft das Wissen, was man in der Schule sich angeeignet hat. Zweites Beispiel, nehmen wir den Beruf des Kfz-Mechatronikers oder Mechatronikerin. Dort lernt man in der Berufsschule, wie ist ein Verbrennungsmotor aufgebaut oder neuerdings ein Elektromotor aufgebaut. So, das lernt man in der Schule. Dann kann am nächsten Tag, wenn man wieder im Betrieb ist, ein Kunde mit einem defekten Fahrzeug ankommt, einem defekten Motor und man muss zusammen mit anderen, mit dem Meister, mit dem Ausbilder vielleicht dann einen Verbrennungsmotor mal auseinandernehmen
Und all das, was man vorher in der Theorie gehört hat, muss man in der Praxis anwenden. Das vertieft das Wissen, das befähigt einen, selbstständig Probleme zu lösen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die besondere Rolle des Ausbilders, der Ausbilderin hinweisen. Ausbilder sind die Coaches, sind die Mentoren für die jungen Menschen, für die jungen Auszubildenden in den Betrieben. Die Aufgabe des Ausbilders ist es nicht, nur Wissen zu vermitteln, sondern junge Menschen in die Lage zu versetzen, selbstständig Probleme zu lösen. Lassen Sie mich das auch an einem Beispiel verdeutlichen. Der Ausbilder muss nicht nur Checklisten an die Auszubildenden verteilen und sagen, das müsst ihr jetzt einfach anwenden und da muss man nur auf die Checkliste gucken. Nein, der Ausbilder ist dazu da, junge Menschen dazu befähigen, dass sie selbst ihre eigenen Checklisten erstellen können, um betriebliche Probleme zu lösen. Genau das sind nämlich Auszubildende, es sind betriebliche Problemlöser. Deswegen sind sie so gesucht, deswegen sind es Fachkräfte, deswegen suchen die Unternehmen diese jungen Menschen, die sie ausbilden können, in ihrem Betrieb genau auf die betrieblichen Bedürfnisse zugeschnitten. Diese Unternehmen, diese Fachkräfte sind dazu in der Lage, Prozesse im Betrieb zu optimieren und genau das wird auch benötigt. Es geht nicht nur um die großen Basisinnovationen, sondern auch um die Verbesserung von betrieblichen Prozessen und da bringen Auszubildende das beste Handwerkszeug mit. Zum Abschluss möchte ich ein Zitat bringen von Benjamin Franklin, ein berühmter amerikanischer Erfinder. Der hat meines Erachtens den Kern der dualen Ausbildung, der betrieblichen Ausbildung auf den Punkt gebracht. Er hat einmal, oder er lässt sich damit zitieren, er sagt, "Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn." Ich finde, besser kann man das Grundprinzip der dualen Ausbildung nicht auf den Punkt bringen. Ich wünsche Ihnen allen heute eine erfolgreiche Veranstaltung. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen viele neue Kontakte, mit denen Sie gemeinsam Projekte der beruflichen Bildung in der Türkei umsetzen können. Die Türkei hat bereits ein existierendes System der beruflichen Ausbildung. Ich bin mir sicher, durch Ihren Einsatz wird sich dieses System noch weiter ausbauen und kann noch verstärkt werden. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Viel Erfolg. Evet, Bay Tilopale bu bilgi düzeyi yüksek ve ilginç gelecek paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Kendisi ta Almanya'dan da olsa hala gönlü bizde olan, Türkiye'nin de yakın dostu olan, çok sevdiğimiz bir insan. Teşekkür ediyorum. Şimdi Almanya'daki mesleki eğitimi bir miktar dinledik. Türkiye'deki eğitim sistemimiz, Türkiye'deki mesleki eğitim sistemimiz, sorunlarımız hakkında 15 dakika civarında bilgilerimi veya son 3-4 ayda öğrendiklerimi sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Evet, neden buradayım? Neden beni görüyorsunuz? Bendeniz efendim yeni akademisyenlerden sayılırım. Burada birçok değerli, tecrübeli akademisyen hocamızın arasında 2019'da değerli rektör hocamız ve hem mütevelli heyetimiz hem de kurucu başkanımızın davetiyle Meslek Yüksekokulu'nun kuruluşunda diğer değerli 12 hocamızla beraber Türkiye'de bir Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu kuruluşunda görev alaraktan adım adım eğitim süreçlerine dahil olduk. Öncesinde ise yaklaşık 30 yıllık bir Alman firmasında uluslararası projelerde, farklı rollerde, farklı dönemlerde, farklı şehir, ülke ve kıtalarda görev alaraktan öğrenme hayatı, öğrenme süreci devam etti. Peki neden böyle bir etkinlik düzenliyoruz? Çünkü bakın son yıllarda baktığımızda üniversiteye giriş sınavlarının sonuçları, bunu tanıyan var mıdır bilmiyorum. Kurucu başkanımız Sayın Bedrettin Dalan'ın gençlik resimlerinden biri. Diplomalı işsizler yetiştiriyoruz diyor. Bunu da geçen ay gazetede okumuştum. Diplomalı çok, meslek sahibi yok diyor. Bir TED konuşmasında konuşmacının etkinlikleri çok ilgimi çekti. Buradaysa okuyamasanız da bakın hani özellikle lise altı veya meslek lisesi istihdam oranlarına baktığımızda bu konuda demek ki bir şeylerin yeterince iyi yapamadığımızın toplumsal olarak göstergesi. Buradaki konuşmamın veya bugünkü etkinliğin konusu birilerini eleştirmek, birilerini kötü göstermek değil, bilakis sorgulayarak
Çünkü sorgulamaya başladığımızda öğrenmeye başlıyoruz. Sorgulayaraktan, düşünerekten hep birlikte bize uygun olan bir çözüm modelini veya modellerini veya algısını geliştirebilir miyiz? Çünkü hani hep söylenir ya, Türkiye genç nüfus, genç Türkiye. Evet efendim, Türkiye genç bir nüfus idi. Artık değiliz, en azından gelecek trend öyle göstermiyor. İstatistikleri mümkün olunca TÜİK'ten almaya gayret ettim. Fakat baktığımızda piramitlere, son 20 yıldaki piramitlere baktığınızda biz giderekten Avrupa'ya benzemeye başlayan nüfus yaş dağılımında, dolayısıyla genç oranının giderek azaldığı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla hep genç kalamıyoruz veya şu anki mevcut koşullarla bu şekilde devam etmeyeceği, Avrupa'nın şu anda yaşadığı sorunları belki 10-20 yıl içerisinde bizim de yaşayacağımız, genç kitleleri, çalıştıracak kitleleri bulmakta zorlanacağımız bir döneme doğru ilerleyeceğimizi buradan söyleyebiliyoruz. Bay Tilopal'e destek olması amacıyla şu iki sunumu yan yana koymuş olayım. Bakın, Almanya'daki eğitim sistemi, bu da çok kaba anlamda Türkiye'deki eğitim modelimiz. Temel fark ne derseniz, benim size söyleyebileceğim, temel fark Almanya'da mesleki yönelim neredeyse ilkokulun akabinde başlıyor. Bizde ise biraz daha kısmen lise ama yoğunluklu lise, üniversite seviyesinde bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Yani o noktada artık ne yapacağım, ben ne olayım, ne edeyim demeye başlıyoruz. Karşındaysa ilkokuldan sonra yönlenmelerin başladığı bir sistemle karşı karşıyayız. Türkiye'deki mesleki eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı sayfalarından almıştım. Özetle bu şekilde tanımlanıyor efendim. Bir 8. sınıftan itibaren merkezi veya mahalli yerleştirmeler ile liselere yerleşme mümkün olabiliyor. Teknik programlar, meslek programları mümkün. Veya teknik eğitim sürecinde de kısmen dual eğitim desek de yeni açılan modellerle eğitimi destekleyen, mesleki eğitimi destekleyen girişimler söz konusu. Toplumda biliniyor mu? Konusu elbette tartışmaya açık bir husus maalesef. Bu nedir? Bakın, meslek lisesi öğrencilerinin orta öğretimdeki payı. Mesleki eğitim diyorsak şu orana dikkat eder misiniz? Yani %40 bandında olan bir orta öğretim payından konuşuyoruz. Bir diğerine baktığımızda ise mesleki teknik eğitim liselilerin payına baktığımızda da 2013-14 yılında bir kırılma olmuş ve şu anda %40 mertebelerinde seyrediyoruz. Peki, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi nasıl dediğimizde ise, mesleki eğitimde bakın 2016 maalesef veriler, çok güncel verileri TÜİK'in veya bakanlığın sitesinde en azından ben bulamadım. Belki de vardır. Suçu burada kendime atayım. Fakat farklı dönemlere baktığımızda çok ciddi sayıda bir lisede öğrenci sayımız var. Meslek yüksekokullarında aynı dönemi almaya çalıştım, 2016. 1 milyona yakın okuyan öğrenci sayımız varmış. Peki, ilginç olan veri ise OECD verilerinde 15-29 yaş grubunda ne okuyan ne de meslekte olan gençlerin sayısı maalesef bu konuda Avrupa'da lideriz. Yani düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 3 gençten biri ne eğitim sisteminde ne de iş hayatında. Bunun yanında şeyi gözlemliyorum, son dönemlerde incelediğimde, burada olan ve panellerde de olacak firma temsilcileri, arkadaşlarımız bunlardan bahsedecek. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İl Milli Eğitim Bakanlıklarının farklı eğitim projeleri. Firmaların, birçok farklı firmanın kendi yöntemleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geliştirdiği eğitim modellerini de gözlemleyebiliyoruz. Bu bize neyi söylüyor? Bizim modelimizde tam olarak toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistemi oturtamadığımızı üzülerek söylüyorum, gösteriyor. Çünkü yoksa
ticari işletme olan firmaların kendi öz kaynaklarını kullanaraktan kendi insan kaynaklarını sağlama yönündeki girişimleri hani ticari açıdan bakarsanız çok anlamlı olmasa gerek. Peki neden meslek sahibi olmalıyız? Şimdi yine verilere baktığımızda İşkur 2023 istihdam raporunda 461 bin iş gücü ihtiyacı var. Yani firmalar, irili ufaklı firmalar meslek sahibi birilerini arıyor fakat başvuran yok veya uygun kimse yok. 204 bin iş yerinde 560 bin kişi aranıyor veya güçlükle bulunmaya çalışılıyor. Yani bir yandan inanılmaz meslek sahibi edindirmeye çalıştığımız gencimiz var, milyonun üzerinde, ama bir yandan da sürekli uzman insan, teknik uzman arayan firmalar var. Bakın, peki bu konuda işverenlerin geri bildirimlerini, bunlar İşkur raporundan aldığım grafiklerdir bu arada. İşverenlerin geri bildirimleri, mesleki teknik bilgi eksikliği varmış başvuranlardan, bu yüzden alamıyoruz. Deneyim, pratik bilgi eksikliği varmış. Yetersiz başvuru, adayın iş koşullarını beğenmemesi ve doğal olarak da ücreti beğenmemesi. En azından ben nasıl yorumladım? Her işi yapanlarımız çoğalıyor. Her işi yaparım diyenlerimiz çoğalıyor. Gençlerin mesleki eğitim konusundaki bilinçlenmesi, farkındalığı yeterince var mı? Aklıma gelen soruları söyleyeyim. Herkes kendi içinde lütfen cevaplarını düşünebilsin. Öğrenciler ilk öğretimde meslekleri öğreniyorlar mı? Yetenek ilgi alanlarına uygun biz bu gençleri yönlendirebiliyor muyuz? Ve mesleki eğitim sistemi ile kültürümüz bu konuda acaba yeterli mi? Şimdi bunları toparladıktan sonra bir yere bağlamaya çalışacağım. Merak etmeyin efendim. Bu da son 20 yılda üniversite giriş sınavındaki grafikler görüyorsunuz. Sayılar milyonlar. Özellikle buradaki gençler veya genç kalabilenler bunu hatırlayacaklar. Sınava girmek isteyenlerin sayıları bakın 4 milyona doğru ilerliyor 2023. Fakat yerleşenlerin yeri daha normal bir grafik, şu anda artı eksi 1 milyon civarında. Yani biz düzenli son yılları düşünürsek milyonlarca genci üniversite sınavına sokuyoruz. Fakat üniversite yerleşebilenlerin sayısı işte 3'te 1, 4'te 1 oranda. Peki soru şu, aradakiler ne yapıyor? Yerleşemeyenler nerede? Bakın bu da farklı bakış açısı. 2023 YKS okul türlerine göre başvuran ve yerleşen aday liseleri. Bakın lise çıkışlar, üniversiteye hazırlanıyorlar. Başarabilme oranları ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Daha ilginç olan meslek liseliler, oranlar daha da düşüyor. Nerede kalanlar? Biz bu gençleri ne yapıyoruz? Bunları düşünmemiz lazım. Yani üzülerek gözlemlediğim, son 4 yıldır okul tanıtım günlerinde biz de gelen ailelerle veya öğrenci adaylarıyla da görüşüyoruz. Ama inanın en çok aldığım geri bildirimlerden biri şuydu. Ya benim çocuğum usta mı olacak? Benim çocuğum ara eleman mı olacak? Benim çocuğum işte tekniker mi olacak? En çok aldığım geri bildirimlerden biri bu. Aile baskısı, proje çocukları, eğitim sektörünün dayatmaları, sınava hazırlayan, lise ve üniversite sınavına hazırlayan bir sistem. Dershane ve artık onlar okul oldular, dershane okullar. Durmadan bir sınav maratonuna hazırlanan, fakat bunun yanında geleceği sadece belli jargonlara bağlayan aileler ve onların yetiştirdiği çocuklar maalesef bugünkü sorunlarımızın belki de temel nedenlerinden biri. Triatlon yarışı diyorum çünkü sadece bir üniversite sınavı değil, lise var, üniversite var, sonra da iş dünyasına atılma sınavı var. Evet, yani eğitim sistemimizin amacı sınavlara hazırlanmak ve başarmak mı? Sektörde nasıl yönlendirmişiz? Toplum, aile gençlerimizi nasıl yönlendiriyor? Ve meslek algısı ve kültürümüz
ülkemizde hangi trendi izliyor? Yani bu grafiklerden her biriniz kendince yorumlar elbette çıkarabilir. Peki, neden buradasınız? Paydaşlara biraz baktığımızda, bakın şimdi en azından kısa vadede en tipik olunan 4 paydaşı almaya çalıştım burada. Eğitmenlerimiz bin bina eşit. Yani geçim endişeleri eğitime yönelmelerine maalesef yeterince destek olmuyor. Meslek yüksekokullarındaki akademisyenlik limitleri gerçekten çok yüksek. Yani benim kişisel yorumum meslek yüksekokullarında teknik uzmanların ders verebilmesi daha elzem iken şu anda biz yüksek lisans, yabancı dil bilen, ALES'i başaran, çıtayı çok yükselten bir sistemle eğitmen bulmaya gayret ediyoruz ve kolay değil. Gerçekten kolay değil. Okulların altyapısı uygulama dersleri için yeterli mi? Yani ben isim vermeyeyim ama birçok bina, üniversitesi, meslek yüksekokulu uygulama olanağı olmayan yerleri her birimiz okuyoruz, gözlemliyoruz. Sektör temsilcileriyle okul eğitmenlerinin iletişimi, desteği var mı? Bu da çok tartışılır. Yani herkes kendi kulvarında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eminim herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tek başına. Kendi bildiğince. Peki öğrenciler, gençler ne istedikleri soruluyor, biliniyor mu? Ailelerin beklentileri, baskılarını karşılayabiliyorlar mı? Veya bunu değiştirebiliyorlar mı? Yani her çocuk yetenekli ama her çocuk aynı olmayabilir. Fakat bunu çoğu aileye anlatmakta biz de zorlanıyoruz. Meslekleri tanıyorlar mı? Hani bugün bazen ben çocuklara soruyorum, işte şu meslek ne yapar bilmiyorum. Bu necidir bilmiyorum. Ne olmak istiyorsun? Klasik 3 şey var. Annem diyor ki mühendis olayım, doktor olayım, avukat olayım. Yani bu durumda tüm toplumu sadece bu bilinen 3, 4, 5, 10 tane mesleğe yönlendirirsek kalan işleri kim yapacak? Bugün şunu unutmayın. Eminim her biriniz farklı sektörlerde hizmet alıyorsunuz. Elektrikçi geliyordur, tesisatçı geliyordur, evdeki bozulan bir şeyi tamir etmeye gelen oluyordur, arabalarınızı tamir edenler var ve birçok konuda eminim her birimiz şikayet ediyoruz. Bu ne biçim iş? Bu bilmiyor işini. Ama benim çocuğum avukat olsun. Öğrenciler meslekleri öğreniyor mu emin değilim. Çok samimi söylüyorum. Yetenek ve ilgi alanlarına uygun yönlendirebiliyor muyuz? Her insan yeteneklidir, her genç yeteneklidir. Fakat biz onu keşfetmesine yardımcı olabiliyor muyuz? Olmak istiyor muyuz? Aile, benim çocuğum usta, ara eleman mı olacak? Bu arada şunu düzeltmeliyiz toplum olarak. Lütfen ara eleman tabirini kullanmayalım. Çok istirham ediyorum. Uzman, teknik uzman, tekniker, usta diyelim. Ara eleman bilemiyorum. Yani yanlış yerleşmiş bir algı olarak düşünüyorum. Negatif algılanıyor. Yani çocukların kariyer planlamasını ailelere bırakıyoruz, topluma bırakıyoruz. Ama onlara yardımcı oluyor muyuz? Bariyerler aileler etkiliyor mu? Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Çünkü bu yarışta aileler bir süre sonra kendilerini taraf olarak hissediyor. Ayşe'nin kızı, oğlu şunu yaptı, bizimki bunu geçmezse biz nasıl sokağa çıkarız? Onların çocukları şöyle oldu, bizimki niye olmadı? Bunu çok duyuyorsunuzdur çevrenizde eminim. Peki meslek konusunda biz sadece öğrencilere değil, ailelere rehberlik ediyor muyuz? Yani en az öğrenciler kadar biz ailelere de bu konuda destek olabilmeliyiz. Ve ailelerimiz, bizler ve çevremizdekiler hangi mesleğe ihtiyaç olduğunu biraz önce gösterdiğim grafiklerin farkındalar mı? Yani çıkmaz sokağa doğru tam hızla gittiklerini biliyorlar mı? Bilemiyorum. Peki birçok iş dünyasından burada temsilcilerimiz de salonda. Unuttuklarım olursa panellerde yine konuşuruz. Fakat sürdürülebilir kaynak yönetimi, bu aralar sürdürülebilir, sustainability, kaynak yönetimi, kibar, çok güzel kelimelerimiz var iş dünyasında. Peki iş yapacak
uzman eleman konusunda ihtiyaçları karşılanabiliyor mu? Olmadığını biraz önce gördük. Çoğu artık ya sipariş, transfer veya kendin pişir, kendin ye modelini uygulamaya başladı. Emekli ayrılan tekniker usta şu anda çoğu özellikle küçük ve orta işletmelerin kabusu. Çünkü şunu çok duyuyorum. Ya yalvarıyorum şu usta bırakmasın, emekli olmasın çünkü yerine koyacak kimsemiz yok. Ciddi sıkıntı. Stajyer, mesela şu anda meslek yüksekokulumuzda her dönem 4. yarı yılda tam zamanlı mesleki eğitimimiz var. 4 ile 6 ay civarında. Ortalama 100 öğrencimiz buna gidiyor ve 300'e yakın firma bizden talepte bulunuyor. Evet diyor, biz sizden öğrenci istiyoruz, çok iyiymişsiniz, sizin öğrenciler gayet iyiymiş. Evet efendim, ama ne olur bize çalışacak birini gönderin. Ama onun garantisini veremiyoruz. Ve 300'ün 200 firmasına kusura bakma diyoruz, kalmadı. Bunun nedenlerini konuşmalıyız. Yetkinlik ve iletişim yetenekleri biraz önce de sorduk veya tecrübeli mezun aranıyor. Şimdi mezun ama tecrübeli olacak. Ve hem okulda başarılı olacak, iletişim yeteneği harika olacak, hem de iş yerlerinde çok arzu edilen şu, bu, A, B, C yetkinliklerine de sahip olacak. Ama bunu liseler, üniversiteler yapsın, biz hazıra konalım. Bunu unutmayalım lütfen. Peki iş dünyası gerçekten eğitim dünyasında iletişim içinde mi? Yani burada şeyi yargılamıyorum veya sorgulamıyorum. İş dünyası elbette bir yerde şey gibi düşünün. Biz meslek yüksekokulunda köprü olacağız diyoruz. Kimle kimin arasında? Öğrenciler ve iş dünyası arasında. Çünkü bunun sürekliliği, sürdürülebilirliği ancak başarılı öğrencilerin düzenli ve firmalarca kabul görmesi ve o firmaların da tekrardan aynı kaynaktan eleman istemeye devam etmeleri. Sürdürülebilirlik bir yerde bu. Ama bu konuda maalesef ciddi iletişim eksikliği olduğunu görüyorum. Katılım föylerinde 5-6 üniversitemizden de katılımcı olduğunu duydum. Bugün buradalar mı bilemiyorum. Umarım gelebilmişlerdir. Ancak bu tür etkinliklerin bence tüm meslek yüksekokulları, üniversitelerde yapılması ve iş dünyasının aynen bugün olduğu gibi buna destek olması halinde evet çözüme doğru ilk adımı atmaya başlamış olabiliriz. Peki ben ne öneriyorum? Ya biz ne önermeliyiz? Mesleki eğitim istihdam ihtiyacımızı ve eğitim politikalarıyla özdeşleştirebiliyor muyuz? Eğitim sistemini bölgesel olarak da planlayabiliyor muyuz? Yani atıyorum Karadeniz bölgesindeki istihdam ihtiyacı ile Marmara bölgesindeki istihdam ihtiyacı muhtemelen aynı değildir. Ama aynı okulları, aynı sistemleri açmak bize bir fayda sağlamadığını gözlemliyoruz. Peki kaynaklar gençlere, eğitmenlere destek olabilir miyiz? Nasıl olabiliriz? Mesleki eğitim ve staj finansmanını nasıl yapabiliriz? Hani staj finansmanıyla kastettiğim şu anki yasal yönetmeliğe göre stajyer öğrenciler asgari ücretin 1/3'ünü alıyorlar. Üzülerek söylüyorum, buradakileri imtina ediyorum ama çoğu iş yeri stajyere ucuz iş gücü olarak bakıyor. Hani bu algının da değişmesi lazım. Takım oyunuyla kastettiğim eğitimde de aktif olan iş dünyası ki buradan birçok paydaşımızı, birlikte iş yaptığımız firmaları gözlemlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ve Almanya'da da olduğu gibi şu anda o yüzden Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'yla bu etkinliği düzenliyoruz veya Bay Tilopay'ın konuşmasını da duyduk. Almanya'daki örnekleri de gözlemlediğimizde bakın bu aracılıkta daha çok meslek odaları iş dünyasıyla eğitim ve toplum arasındaki köprüyü oluşturmaya gayret eden kuruluşlar. Proaktif eğitim planlama ve sivil toplum örgütlerinin desteğine de ihtiyacımız var. Peki toplum, ikinci panelimizdeki görüşmeler, burada daha yoğun konuşacağız. Meslek kültürü, eğitim kariyer dengesi, mesleki gelir adaleti, neyi kastediyorum? Eğer biz teknik uzmanlara, ustalara da iyi gelir düzeyi sağlayabilir isek, iş dünyasından da bunu düşünmesini bekliyorum. Herkes o zaman tekrar mühendis, avukat bilmem ne olmak ister mi?
Emin değilim. Çünkü şu anda toplumdaki algı, yani bu mesleklerde gelir çok yüksek, bu mesleklerde çok düşük. Benim çocuğum zengin olsun, benim çocuğum başarılı olsun. Belki bunu da düzeltmekte fayda var. Peki efendim, son slaydıma geliyorum sizi sıkmadan. Ya sorunun parçasısınız ya da çözümün. Dolayısıyla sorunlarımız ortak. Gençler uzun yıllar eğitim almalarına rağmen işsiz veya iş bulamama endişelerine sahipler. Kısır döngü toplumsal kültür değişimiyle değişebilir mi? Bunları her birinizin kendi içinde düşünmesini, kendi çevreleriyle paylaşmasını ve çözüme doğru en azından mental anlamda ilk adımı atmalarını bekliyoruz. Ancak bu şekilde birlikte başarabiliriz. Yoksa tek başına hiçbirimizin ya da sadece iş dünyasının, sadece eğitim dünyasının, sadece bilmem kimin bir çözüm oluşturması kolay değil. Ancak bunu hep birlikte yapabilirsek, herkes kendi çevresinde nasıl ki Ahmet hocamız açıkladı, bir insanın, sevgili Atatürk'ün girişimiyle bir ülke değişebiliyorsa, belki de burada olan ve olamayan bir kişinin girişimleri ve bir şeyi başlatmasıyla neden bu da değişmesin? Evet, sorgulamaya başladıysanız, çözüme doğru da ilk adımı atmaya başladınız efendim. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, buraya geçeyim konuşmacılıktan tekrar sunuculuğa. Şimdi bu bölümde ise Alman Türk Sanayi Ticaret Odası ile Yeditepe Meslek Yüksekokulu olarak düzenlediğimiz, daha doğrusu uzun zamandır özellikle Oya Hanım'ın ve Hamdullah Hocamızın gayret gösterdikleri bir proje var. Ben kendilerini sahneye davet ediyorum. Sevgili Oya Dinçdoğdu ve sevgili Doktor Hamdullah Merdane. Buyurun efendim. Bu güzel etkinlikte bizi yalnız bırakmadığınız için ve geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeditepe Meslek Yüksekokulu ile birlikte çok özel bir mesleki yeterlilik eğitim programı hazırladık. Değerli hocamla birlikte bu programın özelliğini, faydalarını, içeriğini ve hangi alanda desteğe ihtiyacımız olduğunu değerli hocamla, Hamdullah hocamla beraber sizlere anlatmak ve detayları bilginize sunmak istiyoruz. Ben Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda mesleki eğitim projelerinden sorumluyum ve meslek eğitim bizim için her zaman çok önemli ve değerlidir. Meslek eğitimle ilgili farklı öğrencilere ve gençlere yönelik farklı temalı projelerimiz ve eğitimlerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Çünkü meslek eğitim ve bilgiyle ve eğitimle donatılmış gençler bizim çok değerli hazinemizdir. Bu projeyi değerli hocalarımla hazırlarken biz 3 tane çok önemli konuyu hedefimize, odağımıza aldık. İlki, sektörlerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bir program hazırladık. İkincisi, eğitim kurumları, şirketler ve sektör temsilcileriyle beraber ortak bir vizyonla ve doğru bir stratejiyle projenin yürütülmesine yönelik bir program tasarladık. Ve üçüncü ve en önemlisi, stajları ve iş tecrübeleri şirketlere aktararak işbaşı eğitimlerine dahil ettik. Bu hazırlık süreci içerisinde Almanya'daki CSAE şirketinin genel müdürü sevgili Caner Bey bize teklifini sundu.
Meslek eğitimle ilgili bilgiler, bilgi paylaşımı, danışmanlık ve ilgili kurumlarla ilgili temasa geçme ve görüşme konusunda ciddi bir destek paketi sundu bize. Bu gücü de arkamıza alarak biz yolculuğumuza başladık. Ve bunun sonucunda da meslek eğitim ve sanayi arasında gerçekçi, kalıcı ve nitelikli bir eğitim programı hazırladığımıza inanıyoruz ve bu inançla birlikte programımızı size sunmak istiyoruz. Peki bu programın içeriği nedir? Özet olarak öğrenciler eğitimlerine devam ederken meslekleriyle ilgili uygulamalarını yaparak Alman meslek yeterlilik, denklikle ilgili kazanılmasına yönelik bir eğitim programı hazırladık. Bunun detayını anlatmak için de sözü değerli hocama aktarmak istiyorum. Oya Hanım, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Oya Hanım'ın bahsettiği gibi bu projeye birlikte Türk-Alman Sanayi Odası ile birlikte başladık. Ve şimdi mesleki denklik derken mesleki denklik kavramı nedir? Burada hedefimiz Almanya'daki mesleki eğitim görmüş öğrencilerin diplomalarına diyeyim ve hatta sertifikalarına denk bir eğitim sağlamak. Şimdi burada denkliği, yani çünkü neden? Biraz önce gördük, biliyoruz Almanya teknik olarak sanayide çok gelişmiş bir ülke ve mesleki eğitimde çok ileri seviyedeler. Dolayısıyla biz de burada ayrıca eğitim lisanımız da Almanca olduğu için biz burada o zaman dedik ki buna hedef alalım. Ve burada Almanların her bir meslekte bizim 4 programımız var. Her birinde o meslekle ilgili Almanya'daki mesleğe eşdeğer bir sonuca ulaşalım. Tam denklik sağlayalım. Bu arada tabii şimdi göreceğiz, kısmi denklikten de bahsedeceğiz. Kısmi denklik nedir? Burada meslek yeterlilik, mesleki olarak yeterli, yani Türkiye'mizde, ülkemizde yeterli, ancak Alman referansı alındığı zaman bazı eksiklikler var, tamamlanmaları gerekiyor. Çünkü nedir? Hedefimiz o seviyeye ulaşacak bir eğitim sağlamak. Şimdi burada nasıl alınır Almanya'daki denklik, mesleki denklik? Burada bize Oya'nın bahsettiği gibi sağ olsun Caner Bey bize destek oldu. Burada Almanya'da ulaşmak için orada eksikleri tamamlayarak Almanya'daki sanayi ticaret odalarının denkliğine sahip olmak. Şimdi burada enteresan olan tabii şöyle bir şey var. Mesleki eğitim sertifikası Almanya'da mesleki kuruluşlar tarafından veriliyor. Yani oradaki Eğitim Bakanlığı'nın bir ilgisi yok. Almanya'daki sanayi ve ticaret odaları bu mesleki sertifikayı veriyor. Peki o zaman biz dedik ki ne yapalım Türkiye'de? Türkiye'de de Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası ile işbirliği. O zaman burada onların kanalıyla bir denklik sağlayalım. Ve burada peki ondan sonra ilerleyelim, birazcık elle tutulur bir şey olsun. O zaman dedik ki ne yapalım burada? Şimdi 4 programımız var. Hepsine birden girmektense önce bir tanesini seçelim. Proje olarak mekatronik mesleğini seçtik. Şöyle bir avantajı var mekatronik programında. Mekatronik deyince biliyorsunuz mekanik, elektrik, elektronik, bilgi işlem bu tip şeyler kapsayan bir eğitim dalı. Dolayısıyla buradaki eksikliklerimiz bulduğumuz zaman diğer bölümlerde buradan yararlanabilecek. Ve Caner Bey vasıtasıyla orada Hannover Sanayi ve Ticaret Odası'na başvuruyu yaptık. Yaptık derken tabii
okul olarak değil, bir öğrenci olarak başvuru yapıldı. Ve orada yapılan inceleme sonucu bizim öğrencimizle ilgili kısmi denklik kararı çıktı. Şimdi bunu çıkması için de tabii ne yaptık? Öğrencilerin transkriptlerini gönderdik. Müfredatımızı gönderdik. Ders içeriklerini gönderdik. Yapılan uygulamaları gönderdik. Tabii bir avantajımız burada verdiğimiz eğitimin Almanca olması sebebiyle iletişim daha kolay oldu. Ve bunun sonucu olarak bir kısmi denklik kararı çıktı. Bunun peki aradaki fark nedir? Aradaki farka baktığımız zaman yani bu kısmi denklik derken %80 bizim eğitimimiz Almanya'da çakışıyor. %21 fark var. Bu nedir bu fark? Hiçbir zaman bu teori değil. Yani burada öğrencilerimizin almış olduğu teknik teori bilgisi Almanya ile eşdeğer. Eksik olan nedir? Eksik olan sanayide yapılan uygulamalar. Bizim sistemimizde 4. yarı yılı öğrencilerimiz mesleki iş yeri uygulaması olarak 4 ayla 6 ay arasında işletmelerde geçiriyor. Tabii Almanya'da biraz önce Hertilo Pahl'ın bahsettiği gibi oradaki mesleki eğitimde dikkat ettinizse haftanın 1 veya 2 günü okulda, geri kalan sanayide çalışıyor. Orada eğitim görüyor. Dolayısıyla buradaki en büyük bizim yani kapatmamız gereken husus bu. Onun için siz değerli sanayicilerimizi buraya davet ettik ve bizim Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'yla ortak yapmamızın sebebi de bu. Yani biz burada şöyle bir problem oluşturduk Oya Hanımlarla birlikte. O zaman biz ne yapacağız? Tekrar ediyorum, mekatoriyi burada ele aldık ama diğer bölümler için de aynı şey. Burada bir denklik sürecinin tanımlanması için müfredattan farklılıkları tanımlayacağız. Bir eğitim programı yapacağız buna göre. Burada da bahsettiğim tekrar oluyor ama uygulamalı bir eksikliğimiz var. Yani teori olarak herhangi bir ders vermeyeceğiz. Dolayısıyla burada o zaman dedik ki ikinci aşamada bu programı hazırladıktan sonra önce öğrencilerimizin yaz dönemlerinde, bizde şu anda yaz dönemlerinde öğrenciler sadece gönüllü olarak staj yapıyorlar. O zaman bu yaz dönemlerinde mesleki uygulama eğitimi verelim. Nerede? Tabii sanayide. Ondan sonra zaten 4. yılda mesleki iş yeri uygulaması olarak işletmelerde zaten en az 4-6 ay arasında geçirecekler. Ve bu şekilde bunu tamamladıktan sonra artık burada Türk-Alman Ticaret Odası tarafından bir denklik belgesi verilir ki bu da Almanya'daki denklik belgesine eşdeğer olacaktır. Hedefimiz bu. Ve burada önemli olan tabii en önemli olan husus burada sanayi ile işbirliğimiz. Şimdi işte uygulamalar yapıyoruz, okulumuzda laboratuvarlarımız var ama okulda ne bizde ne bir başka meslek yüksek okulunda bir fabrika kuramayız. Yani fabrikada edinecekleri bir işletmede edinecekleri deneyimi öğrenciler okullarda yapamazlar. Bu nedenle siz sayın sanayicilerimize çok büyük ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada biz ancak bu denkliği tamamlamak için sanayideki uygulamaların artırılması lazım. Burada sizlerin desteğini bekliyoruz. Dolayısıyla sizlere de kendi olanaklarınızla yetiştirdiğiniz elemanları da kazandırmış olacağız. Ve bununla ilgili bir anket çalışması yapacağız. Siz değerli sanayicilerimize bu anketleri göndereceğiz. Burada hangi eğitimlerin tamamlanması gerektiğini kısaca belirteceğiz ve sizden gelecek geri dönüşümlere göre bir programı yapmak hedefimiz. Evet, teşekkür ederim. Ben Oya Hanım'a devam edeyim. Sonuç olarak bu programdan elde ettiğimiz faydalar neler olacak? Öğrencilerimiz mezun olduklarında eş zamanlı olarak da bizim mesleki yeterlilik eğitim programı tamamlamış olacaklar. Öğrencilerimiz ön lisans mezunu, konusunda uzman ve B1 biliyor olacaklar. Bununla birlikte iş tecrübesine sahip ve hedeflediğimiz tam denklik sertifikaya sahip olacaklar.
Ama bunları gerçekleştirebilmek için tekrardan bir özet geçmek gerekirse, öğrencilerimizin eğitime devam ederken meslekleriyle ilgili uygulamaları şirketlerinde işbaşı eğitimi olarak işbaşı eğitimi sunabilecek şirketlere, partnerlere ve desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla işbaşı eğitimle ilgili değerli desteklerinizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir soru cevap varsa, soru cevap, tamam. Çok teşekkürler tekrardan. Var mı? Peki ben Oya Hanım'a ve Hamdi Hocamıza teşekkür ediyorum. Ben çok fazla uzatmadan sadece moderatöre sözü verecek kadar konuşayım. Sonra da sevgili Kaan Tunçbil'e sözü vereyim. Bugün bu oturumda biraz daha iş dünyasının bakış açısını Kaan Bey'in moderatörlüğünde birlikte dinleyerekten farklı soru ve sorgularla öğrenmeye gayret edeceğiz. Ve ben sözü kendisini tanıtmasıyla başlamak kaydıyla Kaan Bey'e bırakıyorum. Değerli panelistlerimize şimdiden keyifli, eğlenceli bir panel diliyorum ve siz dinleyicilerimize de eğlenceli ve bilgi alabileceğiniz bir oturum diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir davet. Ben bugün burada sadece moderatörüm. Yani sadece terletici sorular soracağım. Tek rolüm bu. Genelde diğer tarafta oluyorum ben. Bu tarafta olmak bayağı eğlenceliymiş yani, onu söyleyeyim. Şimdi araştırmalara göre Türkiye'de hani iş dünyasında nitelikli uzman iş gücü anlamında giderek zorlanmakta Türkiye. Hatta sadece Türkiye değil, dünya da böyle aslında baktığınızda. Ve gidenlerin yerini doldurmak, hani bu mesela Türkiye'de de bir problem, hatta Almanya'da da çok büyük bir problem. Çünkü onlarda da çok ciddi bir ülke değiştirme konusu söz konusu. Bu konuda sıkıntıları var. Bazı meslek gruplarında bu iş biraz daha zor hatta görünüyor. Ama bununla birlikte de hani genç iş gücünde de hani aradığı işi bulamama gibi bir kavram da var. Hani onlarda da böyle bir şey yaşıyoruz. Dolayısıyla hem iş dünyasında hem iş hayatına girecek genç nesillerde hem de eğitim dünyasında hani bu uyumu ve dengeyi sağlayacak bir arayış söz konusu. Bunun yanında da hayatımıza beklenenden hızlı giren ve oyunun kurallarını değiştiren bir yapay zeka var. Hepiniz şahit oluyorsunuz. Beklenenden biraz daha erken girdi hatta hayatımıza. Ve diğer dijital dönüşüm teknolojileri var tabii, sadece yapay zeka değil. Şimdi bu panelimizde Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında önemli bir başarı kriteri olacak mesleki eğitim konusunda kök nedenler ve çözümlerini teknoloji paralelinde tartışacağız. Öncelikle tabii ben konuklarıma sözü vereceğim. Onlar kendilerini kısaca tanıtacaklar. Şöyle... Evet, özür dilerim. Konuklarımız Aslı Hanım hem mesleki eğitim hem de dijital dönüşüm konusunda uzman bir kişi. Kendisini birazdan dinleyeceğiz zaten. Mehmet Bey özellikle mesleki eğitim konusunda Türkiye'nin en aranan insanlarından biri, gördüğüm kadarıyla her yerde başvurulan bir arkadaşımız zaten. Bayağı ilgimi çekti bu da. Tolga Bey çalışanların dijital dönüşümü konusunda ciddi bir deneyime sahip, buna odaklanmış birisi. Ve İbrahim Bey de aslında dijital pazarlamanın duayenlerinden. Kurduğu şirket bayağı ilgimi çekti orada da. Ben çok kısa kendimi tanıtayım isterseniz, sonra hemen sözü vereyim. Ben işte endüstri mühendisiyim. Kısa bir bankacılık deneyiminden sonra, çok da biraz da pişman oldum bir bankacılık deneyiminden sonra. Uzun yıllardır Siemens'teyim ve uzun yıllar Düzgün'le beraber çalıştık. Hızlı tren metro projelerinde proje yöneticilikleri yaptım. İstanbul, Ankara, hızlı tren, İstanbul metrosu gibi. Daha sonra enerji sektöründe, enerji projelerinde satış yöneticisiydim.
enerji santrallerinde. Daha sonrasında şirketin sözleşme yöneticisiydim. Gördüğünüz gibi bayağı oradan oraya savruldum. Sözleşme yönetim birimini kurdum hatta şirkette. Daha sonrasında ise dijital dönüşümden sorumlu, iş süreçlerinin dijital dönüşümden sorumlu olan bir bölüme bakıyorum şu anda. Sadece Türkiye değil, işte Avrupa'da da çok o ülkelerde buradan hizmet veriyoruz. Böyle ve ben hemen sözü Aslan'ıma bırakıyorum kendisini tanıtması için. Çok teşekkür ederim. Öncelikli olarak bu mesleki eğitim başlığı altında böylece değerli bir çalışmayı bizlere katkı sunan özellikle Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na çok teşekkürü borç biliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak. Ben toptan katılım sağlıyorum. Aslı Parmak adım. Hukukçuyum, uzmanım. Uzman olarak görev yapıyorum. 15 yıldır top çatısı altında reel sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanlığı altında dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, startuplar, girişimcilik, inovasyon, ekosistem, mesleki eğitim, bizim başlıklarımız çok fazla. Coğrafi işaretler gibi başlıklarda çalışmalar sürdürüyorum. Ondan öncesinde de uluslararası lojistik alanında yine TOP'ta görev yapıyordum. Birleşmiş Milletler'de 7 yıl Türkiye temsilciliği yaptım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için öncelikli olarak. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Ben de Aslı Hanım gibi bu değerli konuda kanayan bir yaramızın da olduğunu belirtmek istediğim bu konuda burada bir arada olmaktan çok memnunum. Davet için, organizasyon için herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İsmim Mehmet Altun, Mercedes-Benz Türk'te çalışıyorum. Teknik eğitmen rolüm var. Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. Lisede de yine meslek lisesi çıkışlıyım. Dolayısıyla bu süreci birebir yaşamış ve bu yola gönül vermiş bir kardeşiniz olarak görebilirsiniz beni. 2005 yılında Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldum Marmara Üniversitesi. Yine 2010 yılında da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 2008 yılında Mercedes'e teknik eğitmen olarak başladım. 3 sene teknik eğitmenlik yaptım. Sonrasında 5 yıl kadar Mavi Yaka kariyer planlama uzmanı olarak çalıştım. 2 yıl kadar işe alım uzmanı olarak çalıştıktan sonra da 2018'den beri mesleki eğitim ve Mavi Yaka İş Gücü Yönetimi birim müdürü olarak görev yapıyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeditepe Meslek Yüksekokulu'na misafirperverliğe ve bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Keza AYK tarafına insan kaynakları çalıştay sözcüsüyüm. Beni tercih ettiği için, yönlendirdiği için ayrıca teşekkür ederim. Ben 1974 İstanbul doğumluyum. 96 yılından beri iş hayatındayım. Benim de bankacılıkla ilgili sıkıntılı ama hayatımın bir bölümü kapsayan bir iş hayatım oldu. 12 senedir de Datasis'te çalışıyorum. 2 çocuk babası, 3 derneğin yönetimi ve başkanlığını yapan, aynı zamanda fantastik kurgu yazarı, çağdaş yaşamı desteklemede mentor, boş zamanlarımda da mutfakla ilgilenen birisiyim. Datasis'le birlikte işin doğrusu teknoloji tarafına biraz daha girmeye başladık. İşin daha çok bizde daha önce sistemsel olarak hesaplanan, şimdi yapay zeka tarafından hem de kontrolü gerçekleşen tarafta yer alıyorum. Bu konuda bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Ben İbrahim Can Koç. Ben de bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Ben bu koltukta yapay zeka teknolojileri üreten bir şirketin sahibi ve aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda da öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Her iki başlıkla ben bugün aslında iş dünyasının, üniversiteler gibi eğitim veren birimlerin, düzeylerin ve öğrencilerin aslında bu yolda yaşayabileceği sıkıntıları, yaşadığı sıkıntıları, yani gelecekte karşılaşabilecekleri farklı sorunları ve buna nasıl çözüm bulacağıyla, nasıl alternatifler yaratacağıyla ilgili yapay zeka tarafından bakarak aslında kendi görüşlerimi, kendi bakış açımı yansıtmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi ilk sorum hepinize olacak. Tek bir soru ve sırayla cevaplamanızı isteyeceğim. İkinci turda ise biraz daha size özel sorular soracağım. Şimdi biraz kışkırtıcı bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi ben şahsen kendi alanımda hani yoğun olarak şunu gözlemliyorum. Bugünkü genel eğitim sistemi hani iş hayatının beklentilerini karşılamaktan çok uzak belli temel özelliklerde. Sadece duygusal becerilerden bahsetmiyorum, işte yılmazlık falan gibi sadece temel becerilerden bahsetmiyorum ama teknik anlamdaki eksiklikler de bizi zorluyor. Tabii hani bu iki taraflı bir durum, çünkü firmaların da hani bu duruma çalışanlarının dönüşümü konusunda çok ciddi bir reaksiyon verdiğini düşünmüyorum aslında, ya da yeterli reaksiyon verdiğini. Tabii kendi alanımdaki, yani dijital dönüşüm alanından bahsediyorum daha çok. Ve bu durum yine sadece Türkiye'de değil, dünyada da bunu gözlemliyoruz. Çeşitli araştırmalar bunu gösteriyor. Ancak şimdi dijital teknolojiler, yapay zeka önümüzdeki dönemde görünen o ki ayrı bir iş olmak yerine bütün mesleklerin bir parçası olacak gibi, değil mi? Hani baktığınızda hem her türlü mesleğin, yani hem teknik mesleklerin hem işte psikolojiden arkeolojiye kadar falan herhalde her mesleğin bir parçası olacak. Hani o zaman hani doğrudan mesleklerin kendisine odaklanarak bir soru soracağım. Hani önümüzdeki dönem iş dünyası ne tür beceriler isteyecek bu teknoloji çerçevesinden de baktığımızda? Ve en önemlisi bu mesleki eğitime odaklanma ve bu alanı güçlendirme, buna bir çözüm olabilir mi? Hani kendi alanlarınız ve deneyimlerinizden yola çıkarak bunun cevaplarını sizden dinleyebilir miyiz? İsterseniz sırayla gidelim. Aslanım, sizden başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ben TOB adına burada yer aldığım için öncelikle mesleki eğitim konusunda TOB'un vizyonunu bir anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz Türk İş Dünyası'nın çatı kuruluşuyuz ve 365 oda borsamıza hizmet veriyoruz. 2 milyona yakında bir üyemiz mevcut. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak özellikle mesleki eğitim konusunu Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu da çok ön plana almış durumda şu anda ve biz bu noktada o TOB çatısı altında bir TOB Mesleki Eğitim Kurulu kurduk. Ben yaklaşık 2,5 yıla yakın bu kurulun sekreteryasını da yürütüyorum. Bu kurullarda ne yapacağımızı anlatmadan önce aslında iş dünyasında en önemli sıkıntılı iki başlıktan söz etmek istiyorum ben. İş dünyasında her şeyden önce bir finansal erişim sıkıntısı var ama tabii bu bizim konumuz değil. İkinci kısım aslında bizim konumuzu içeriyor. Nitelikli insan kaynağı. Tabii nitelikli insan kaynağı denildiği zaman akla ilk mesleki eğitim geliyor. Yani bizim açımızdan, TOB açısından. Çünkü mesleki eğitimin niteliği bu noktada nitelikli insan kaynağının yetişmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu noktada dünya örneklerine bakıldığında değerli hocalarımız da bahsetti. Düzgün hocamız ve Oya hocamız ve Hamdullah hocamız da söz ettiler. Almanya ve Avusturya mesleki eğitimde özellikle genç işsiz oranının çok düşük olduğu iki ülke. Bunun nedenleri arasında biz şöyle sıralıyoruz. Mesleki eğitim daha çok özel sektöre kaymış Almanya ve Avusturya'da ve bu da bir başarıyı getirmiş aslında. Çok fazla işsiz olmayan bir genç nüfus var ve bir mesleğe sahip olan bir genç nüfus var ve mezun olduktan sonra bocalamayan ve gerçekten bu işin psikolojik yanı da var öğrenciler açısından. Sıkıntı yaşamayan ve keyifle odaklanarak işine devam eden bir genç nüfus var bu iki ülkede. Biz de bu iki ülkeden esinlenerek neden mesleki eğitim biraz da özel sektör eliyle de yürütülmesinin düşüncesiyle yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Şubat 2019'da Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzaladık. Ve şu an bizim halihazırda 81 ilde 129 tane bu protokol kapsamında okulumuz var. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak geçiyor. Bu 129 okulunda 125 tanesi proje okulumuz bizim. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada neyi amaçlıyoruz TOB olarak? Tabii biz bunu sadece tek başımıza yapmıyoruz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ve TOB ETÜ, bizim bir üniversitemizde var TOB çatısı altında. Bu üç kurum bir araya geldik ve protokol okul olarak geçiyor ama bu okullar aslında burada mesleki
teknik Anadolu liselerin proje yapmalarına yönelik her türlü finansal, iş dünyası olarak her türlü finansal desteği sağlıyoruz. Atölyelerine, laboratuvarlarına, Ar-Ge çalışmalarına destek sağlıyoruz. Fon bulmalarını sağlıyoruz. Bunun dışında öğretmen atamalarında, müdür atamalarında, idare atamalarında Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar vermiyor. Bizlerle birlikte yol alıyor. Bizlerin de sahanın da görüşünü alarak yol alıyor ve dolayısıyla çok da başarılı olduğunu düşünüyoruz. Yani tabii ki şu anda tek hedefimiz bütün mesleki eğitimlerin proje yapmak isteyen, Ar-Ge çalışması yapmak isteyen, kendini yinelemek isteyen veya eksikleri olan bütün mesleki eğitim okullarını da aslında bir nevi bu protokol kapsamına alma amacımız var. 81 ilde başarılı olmaya çalıştık kendimizce ama 129 tane de ciddi bir rakama ulaştık okul bazında. Bu ilk projemiz bizim. Bu ama tabii bayağı bir, yani 2019 yılından beri süren bir proje. Biraz uzun bizim ama çok kısa, size çok sıkmadan hemen böyle sıralayacağım. Diğer değerli panelistlere de yer vereceğim. 2022 yılında yine Milli Eğitim Bakanlığı'na başka bir proje de yaptık. İşbirliği protokolü yaptık. Burada da Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokolü bunun da adı. Burada da az önce bütün değerli hocaların bahsettiği öğrenciler mezun olduktan sonra hangi iş dünyasının temsilcileriyle karşılaşması gerekiyor? Burada aslında bunları match ediyoruz, yani karşılaştırıyoruz. Böyle bir sistem mesleki eğitim işbirliği merkezleri protokolümüzde. Ve Top Mesleki Eğitim Kurulu olarak da biz en son Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Mesleki ve Teknik Genel Müdürümüz Ali Karagöz Bey'i makamını ziyaret ettik ve dedik ki şu an burada bahsedilen bütün değerli hocalarımızın da anlattığı ve çıkarımlarını onlara sunarak mesleki eğitime bir ön yargı var. Özellikle velilerde bir ön yargı var. Yani benim çocuğum, ben bile şu an 7 yaşında bir oğlum var. Kendi kişisel olarak düşünüyorum. Yani herhalde özel okula veririm ilkokulda. Ondan sonra da işte devam ederim özel okulla. Sonra da mutlaka üniversite kazanmak zorunda. Çünkü ben de hukukçuyum. Belki o da avukat olabilir veya doktor olabilir. Böyle bir algıyla yaşıyoruz. Aslında mesleki eğitimin değerini, yani ben şu an işin içinde olmama rağmen böyle düşünüyorum bir anne olarak. Bu algıyı dağıtmak, velilerdeki bu ön yargıyı biraz daha aza indirebilmek adına mesleki eğitimin farkındalığını, değerini, çünkü oradan mezun olan öğrenciler çok kolay iş buluyorlar ve çok güzel bir sıfata da sahip oluyorlar. Az önce hocamızın da dediği gibi artık ara eleman ifadesi ortadan kalktı. Biz buna tekniker ve teknisyen diyoruz, usta diyoruz, kalfa diyoruz ve şu anda sahanın iş dünyasının buna çok ihtiyacı var. Bu noktada Top Mesleki Eğitim Kurulu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bu Mesleki Eğitim Genel Müdürünü ziyaret ettiğimizde bunları bahsettik ve onlardan da bir takım duyumlar aldık. Bunları ben burada paylaşmak istiyorum. Mesela özellikle kırsal kesimde yaşayan, mesleki anlamda eğitim imkanını alamayan, dağınık aile yapısının çocuklarla bir çıraklık yurtlarına yönlendirme projeleri var. Şu anda çıraklık yurtları %60'ı boş. Ve bunun birçoğu OSB'lerde. Bunun neden boş olduğunu araştırıyorlar, sahayı araştırıyorlar şu anda Milli Eğitim. Bunun dışında en önemli projelerden bir tanesi belki de şu anda bu panelin yani belki özeti olacak, sektörel okul yaratmak istiyorlar Milli Eğitim. Sektörel okul ne demek? 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda meslek liselerindeki öğrencilerin sektöre önceden girip, yani nasıl mesela bir mezun olan öğrenci tecrübeli istiyoruz. Bunu yapabilmek için onun sadece teorik bilgisi yetmiyor. Pratik hayata da onu alabilmek, iş hayatına, iş dünyasına onu kazandırabilmek adına sektörel okullar projesi var. Bütün bunların hepsi de Mesleki Eğitim Politika Belgesi adı altında toplandı. Ben Adapazarı'ndaki, Konya'daki çalıştaylarına katıldım. TOB adına da katıldık. Mesleki Eğitim Kurulu adına da katıldık. Bu çıkarımları üstlere verildi ve şu anda artık sektörel okullar sisteme girecek. Biz de TOB olarak buna destek olacağız. Çünkü iş dünyamızda buna gönüllü olarak kendi fabrikasını açmak isteyen, şu an son dönemlerde yani yanlış bir duyum almadıysam sabah bir değerli hocamızla görüştük. Onda bu pratik durum varmış ama bunu daha fazla çoğaltmak istiyoruz. Çünkü bir öğrenci ustalığı öğrenirken veya bir örneğin bir kaynak ustası ve bunu öğrenirken, bu işi öğrenirken bunu yerinde de öğrensin, teorik bilgisinin dışında. Bunun için fabrika sahiplerine, iş dünyasının önemli isimleriyle bağlantıya geçerek bu sektörel okulların yapılması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile iç içeyiz şu anda.
Ve dolayısıyla da bu sıkıntının bir nevi hani ortadan kaldırılması, mesleki eğitim liseleri ve meslek yüksekokullarına duyulan bu ön yargının ortadan kaldırılması için her türlü çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Son olarak da hayat boyu öğrenme hususuna önem verdik. Yani özellikle mesleki eğitimde ustalık, çıraklık, eğitim, öğretim hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak üzere farkındalık çalışmaları yapacağız. Gerekirse velileri fabrikalara çağıracağız. Onları anlatacağız iş ortamının nasıl olduğunu. Burada aslında çocukların çok ezilmediğini, tam tersi mesleklerini çok güzel ustalar eşliğinde bu işin bilirkişileriyle gördüğünü anlatmaya çalışacağız. Bu tarz çalışmalarımız var. Mümkün olduğu kadar bu alana çok önem veriyoruz. Yani Türkiye Odalar Borsa Harbi'nin galiba en önem verdiği alanlardan bir tanesi diyebilirim. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum böyle değerli bir başlığı, değerli hocalarımızla bizi sunduğunuz için. Biz bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz Kaan Bey. Çok teşekkürler. Mehmet Bey sizi dinleyelim o zaman. Teşekkürler Aslanım. Şöyle gireyim Kaan Bey. Aslında hepimiz bu değişimin içerisindeyiz, merkezindeyiz. Çalışanlar olarak, öğrenciler olarak, ebeveynler olarak çok da hızlı ve yakalamamız gereken bir değişim bu. Bunun en büyük etkisi, pandeminin de buna çok büyük bir etkisi oldu. Yani bu dönüşümü belki biz çok daha uzun sürede yaşayacaktık ama pandeminin etkisiyle bugünlere geldik. Belki 5 yıl önce bugünü konuşuyor olsaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Hayatımızda Zoom yoktu mesela. Uzaktan eğitim bu kadar yaygın değildi. Teams toplantılarımız yoktu, yüz yüzeydi hepsi. Dolayısıyla hani 7'den 70'e herkes bu değişimin bir parçası oldu. Ve bundan sonra da olmak durumunda. Bir OECD raporu okudum, yapay zekanın iş piyasasına etkisi diye. Yapay zekanın etkisiyle otomasyon potansiyeli olan işlerin toplam istihdamdaki oranı %27'ymiş. Yani şu andaki istihdamın %27'si yapay zekanın etkisiyle yok olabilir demek bu. Yine çalışanlar tarafındaki etkisine ve algısına bakacak olursak da çalışanların 5'te 3'ü yapay zekanın işleri kolaylaştırıcı bir etkisi olduğundan dolayı maaşlarının, ücretlerinin düşeceğinden endişe ediyorlar. Dolayısıyla hani bir değişim şart, kaçınılmaz. Bizim buna adapte olmamız bekleniyor. Bu da kaçınılmaz. Bunun eğitim ayağına bakacak olursak müfredatı buna göre olduğunca çevik bir şekilde adapte etmek gerekiyor bu yetkinlikleri kazanabilmek için. Zaten bunu da gözlemliyorsunuzdur. Şu anda anaokulu seviyesinde bile, tabii ki bu bir pazarlama taktiği de olabilir. Robotik eğitimleri, kodlama eğitimleri görüyoruz ve fiiliyatta da yapıyorlar bu eğitimleri. Bizler de hani Mercedes-Benz Türk olarak çocuklarımıza daha küçükten bu farkındalığı aşılamak adına bir takım projeler yapıyoruz. Örneğin sömestr tatillerinde ve yaz tatillerinde spor okullarımız var. Çalışanlarımızın 7 ve 10 yaş aralığındaki çocuklarını işletmemizde ağırlıyoruz. Hem sportif aktiviteler, kültürel aktiviteler yaptırıyoruz. Bununla birlikte de IT ekibimiz kodlama eğitimleri veriyorlar. Ki daha temelden gelecekte hangi yetkinliklere ihtiyacı olacağını görebilsinler diye. Yine Meslek Eğitim Vakfı'yla birlikte Geleceği Yakala projesi gerçekleştirdik. Orada da yine çalışan çocuklarımıza, lise düzeyindeki çalışan çocuklarımıza robotik kodlama, 3 boyutlu yazıcılar, oyun tasarımı gibi yetkinliklerini geliştirici uzun soluklu bir eğitim, hem teorik hem uygulamalı eğitimler sunduk. Yani üretim ayağına bakacak olursak hani biz otobüs üretiyoruz, kamyon üretiyoruz. Üretime etkisini binek araç üreten diğer rakiplerimize göre biraz daha az hissediyoruz diyeyim şimdilik. En azından biraz daha vaktimiz olabilir bunda. Çünkü bizde emek yoğun bir üretim söz konusu. Bir otobüsü düşünün, karoseri imal ediliyor, karoser hattında ve yoğun bir şekilde manuel kaynak yapılıyor. Yine
boyahane düşündüğünüzde pistole boyacılarımız manuel olarak otobüsü boyuyor. Karoserdeki manuel kaynak yapan operatörümüz 16 yıllık süreçte gözlemlediğim kadarıyla şimdi yavaş yavaş robotlaşmaya başlıyoruz. Bir robot geldiği zaman o operatörümüz artık kaynak yapmıyor noktasına geçmiş oluyor. O zaman ne bekliyoruz biz bu operatörden? En azından o robotu operate edebilme yetkisi. Yani tabii ki programlama beklemiyoruz ama o robotu çalıştırıp durdurma, bir arıza durumunda referans noktasına tekrar geri döndürme, bir arıza kodunu anlayabilme yetkinliklerini bekliyoruz. Burada böyle bir yetkinlik ihtiyacı doğuyor yapay zekanın etkisiyle. Yine boyada da benzer durum söz konusu. Yani Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz, işte dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bir dijitalleşme hayata geçirildiği vakit buradan bir veri alıyorsunuz. Bu veriyi anlamlandırma ve bu veriyle bir karar verme yetkinliği gerekiyor. Bu da mesela gereken ve yeni oluşan bir yetkinlik diyebiliriz. Bunun yanında hani yetkinlik setine birçok yetkinlik eklenebilir. Ama şu anda masada olan ve ileride de olacak olan yetkinliklere bakacak olursak da işte takım çalışması yine bence önemli. Problem çözme ve karar verme yetkinliği yine önemli. Stresle başa çıkma yetkinliği önemli. Bu liste uzayıp gidebilir ama benim görüşüm şu. Kişi değişime ayak uydurmak isterse, çevik, değişime direnç sağlamazsa, göstermezse yetkinlik kazanımı da o tutkuyla, öğrenme isteğiyle otomatik olarak geliyor diyebilirim. Çok teşekkürler. Tolga Bey, bu arada sunumunuzu şimdi mi başlatayım sonra mı? Yok, ikinci aşamada. Peki. Tekrar merhaba herkese. Ben önce uyguladığımız bazı şeylerden örnek vererek sonra İK aldığım için işin hem işveren hem de öğrenci ya da iş arayan kişi tarafından bakmak istiyorum. Öncelikle şirketimizde birkaç türlü iş alımı yapılıyor. Bir tanesi yeni mezun alıyoruz biz. Bu bize ne sağlıyor? Aslında daha sonra da değineceğim belki buna biraz daha detaylı olarak. Biz kirlenmemiş bir beyin istiyoruz. Kötü tecrübesi aklında olmamış, yanlış öğrenmemiş. Çünkü kendi doğrularımız var ve bunları müşterilerimize anlattığımız kadar çalışanlarımıza da bunlarla büyümesini istediğimiz bir tarafta. O yüzden ne mezun olursa olsun, Datis bu arada bir board outsource firması. Bunu yaparken de yeni mezun olması bizim için yeterli. Bunun dışında bir hizmet firması olmamıza rağmen son sözü her zaman IT söylüyor. Yazılım tarafında da şirketin %30'unu barındıran bir çalışan sayımız var ve hackathonlarla bir code camp düzenleyerek alıyoruz. Geçen sene Eskişehir'de, bu sene Çanakkale'de yaptık. Son sınıf öğrencilerinde bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için hem staj imkanı tanıyoruz. Staj imkanından sonra da kendilerine eğitimlerini tamamlamalarını ve istihdamlarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bir de uzun süre iş hayatından uzak kalmış, örneğin 40 yaşı aşkın kişilerin belli bir tecrübeye geldikten sonra işte özellikle kadınlar için bu arada çocuk nedeniyle, hastalık nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan kişilerin tekrar iş hayatına kazandırılması da ilgili, yeniden başlasınla ilgili projeler yapıyoruz. Kendi iş hayatımızda da kullandığımız hizmetle ilgili de keza puantajların toplanmasının yapay zeka ile olmasına ya da müşteri ilişkilerine ek olarak çıkan verinin geçtiğin ayla hesaplanarak hatanın nereden kaynaklanabileceğini, bu hatayı önlemek için ne yapabileceği ile ilgili CBOT dediğimiz kendi yapay zeka çalışmalarımız var. Ben ama burada özellikle başka bir konuya değinmek istiyorum. Biz hep öyle dijitalleşmek, teknoloji, bunlar hep iyi, güzel. Bunun yaşanılan sıkıntılar tarafını anlatmak istiyorum. Şimdi doğal olarak aslında bir şirket
dijitalleşmeye geçmek istediği zaman öncelikle bakması gereken 3 tane alan var. Bir, var olan kaynaklarını etkin olarak kullanabiliyor mu? Kendi başımızdan da geçen mali işlerin kullandığı muhasebe programında oysa ki gönderilen herhangi bir faturanın içindeki açıklama kısmını otomatik olarak görerek ilgili hesaba aktardığı bir yapıyı artık yapay zeka ile kullanabiliyoruz. Ya da insan kaynakları tarafında elimize ulaşan özgeçmişlerin, mail olarak gelen özgeçmişlerin herhangi bir yerden filtreleme yapmıyorsak, Word'ün ya da PDF'in ya da Excel'in içinde bile olsa bir tarama yaparak ilgili kişilere ulaşma imkanı da tanıyoruz. Bunların hepsi artık yapay zeka ile geldiğimiz tarafta. O yüzden kullandığımız kaynakları etkin kullanmak ilk aşama. İkincisi, nelerin iyileştirme ihtiyacı var? Nelerin angarya dediğimiz taraflara ihtiyacı var? Evet, Mehmet Bey'in de dediği gibi yani %20'sini kapsayacak durumda. Fakat kişilerin de üstündeki ekstra iş yüklerini azaltabildiğimiz her tarafa da dokunmamız gerekiyor. O yüzden departmanlarımızı da buna göre bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda üçüncü konuda çalışanların eğitimi ve onların yönlendirilmesi. Bunu kullanabilecek yapıdalar mı? Bunun için eğitim almaları gerekiyor mu? Yoksa gerçekten bir kafa değişikliğine ihtiyaç var mı tarafı? Bir de bunun kötü tarafı var. Engellerimiz neler? Aslında engellerimiz biraz daha fazla. Dijitalleşmeye geçme aşamasında. Bunlar bir çalışan tarafından gelen standart direnç. Bunu kullanmak istememe. Ben zaten bununla daha kısa sürede yapıyorum. Benim yaptığım yöntem en doğrusudur. Biraz da bu atasözleriyle de alakalı. En kısa yol bildiğin yoldur da ilerliyor. Oysa ki artık her şeyi teknolojiyle çözmek mümkün. Çıkarttığımız her tür yazıyı hepimizin kullandığı ChatGPT'ye yazdırmalar, hatta yazarlığın bile oradan ilerleyebildiği taraflar söz konusu. Bunlardan bazısı işte yetersiz eğitim, yetersiz kaynak, bütçe, iç iletişim, hatta entegrasyon sıkıntıları, firmanın KOBİ ya da global uluslararası bir firma olmasının getirdiği ayrı ayrı zorluklar var. Bir de tabii ki güvenlik ve yasal uyum. Bunlar engeller olarak anlatıyorum. Aslında çözümü de içinde barındırıyor. Çünkü engeli biliyorsanız onunla ilgili çözüme de ulaşabilirsiniz demek. Ben ilk bölümde özellikle bunları vurgulamak istiyorum. Daha sonra detayları gireceğim. Teşekkür ederiz. İbrahim Bey. Şimdi ben konuya biraz daha belki farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isterim. Çünkü zaten değerli panelistlerim ve öncesindeki konuşmacı hocalarım ya konuyu zaten hem üniversite tarafında hem öğrencilerin çektiği ızdıraplar boyutunda hem de işverenlerin belli noktalarda neden öğrenci seçmeme durumunu çok rahat anlattılar. Ben çok kısaca esasında yani hem öğretim görevlisi olmam hem de iş hayatında olmamdan dolayı iki tarafın şöyle ufak bir analizini yaparak başlamak istiyorum. Aslında böyle bir 100-150 sene önceye kadar gidersek aslında konuyu daha rahat anlatabileceğimizi düşünüyorum. Bence üniversitelerle iş hayatı arasında simbiyotik bir ilişki var. O da şu şekilde. Üniversitelerde ilim ve bilim yapılıyor ve buradan öğrenciler çıkıyor. Daha sonrasında buradan çıkan öğrenciler iş hayatına giriyor ve iş hayatının çarklarını döndürmeye başlıyor. Çarklar nereye kadar devam ederse devam ediyor ve bir noktada tekrar bir gelişim oluyor. Daha sonrasındaki buradaki gelişim tekrar iş hayatından üniversitelere ve üniversitelerin içinden tekrar öğrencilerle beraber, yeni iş alanlarıyla beraber tekrar iş hayatına geçiyor. Yani bunu anlatmak gerekirse şöyle olabilir. Endüstri devriminin hemen sonrasında ihtiyaç olan makine mühendisleri üniversitelerden fazlasıyla çıktı. Daha sonrasında elektriğin makine devrelerine girmesiyle beraber elektrik ve elektronik açığa çıktı ve bunlar yine üniversite tarafından, üniversite öğrencilerine aktarıldı ve bunlar yine çok güzel pozisyonlarda işler buldular. Daha sonrasında bunun devamı olan bilgisayar devrimi yaşadık ya da dijital çağ devrimi yaşadık. Yine aynı ihtiyaç üniversiteler ve eğitim veren noktalarda bütün öğrencilere verildi ve burada alınan ilim ve bilimle aslında teknoloji tekrar gelişmeye devam etti. Çünkü herkes iş yerlerine girebildi ve işler bulundu. Aslında bu simbiyotik ilişkide dahi yani bugünün de konusu olan yani işverenler ve öğrenciler arasında hala işsiz kalan öğrenciler ya da iş bulamayan farklı insanlar var. Simbiyotik ilişkide dahi bu böyleyken bence yapay zekanın da işin içine girmesiyle
Yani yapay zeka diyorum çünkü çok anlaşılır bir kelime olduğu için aslında bunu daha farklı da anlatmak mümkün. Ama yapay zekanın aslında konuyu nasıl değiştirdiğini, nasıl hızlandırdığını bir grafikle anlatmaya çalışacağım. Kaan Bey, zahmet olmazsa bir sonraki grafiğe geçebilir misiniz? O da olur. Şimdi sol tarafta ChatGPT'yi koydum. Çünkü ChatGPT hepimizin bildiği aslında bir yapay zeka tool'u. Şimdi sol tarafa baktığınız zaman aslında okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Netflix, Airbnb, Twitter, Facebook gibi ya da Shopify gibi yani çoğunu kullandığımız ya da kullanmasak da bildiğimiz teknolojiler var. Şimdi buradaki teknolojilerin 1 milyon kullanıcıya erişme hızını görüyorsunuz. Netflix 3,5 senede, hepsini okumayacağım. Twitter 2 senede, Facebook 10 ayda, fakat ChatGPT 5 günde ulaşıyor. Şimdi buraya baktığınız zaman bunların bir de senelerine bakmak gerekiyor. Netflix 2000 senesinde, Twitter 2006 senesinde, Facebook 2004 senesinde 10 ayda 1 milyon kullanıcı ulaşıyor. Fakat 2002 senesi, 2022 senesinde ChatGPT sadece 5 günde 1 milyon ulaşıyor. Şimdi bunun üstüne bakacak olursak aslında o simbiyotik ilişki hala devam ediyor. Yani iş hayatında eğer bir ihtiyaç varsa bunlar tekrar üniversiteler ve üniversitelerin yetiştirdiği öğrencilerle bir şekilde tekrar iş hayatına karşılık buluyor. Fakat en aşağıya indiğimiz zaman artık böyle bir zaman yok. Yani iş hayatının ihtiyacı olan şey artık öğrencilere sirayet edip 3-4 senede öğretilip iş hayatına gelene kadar konu çoktan değişmiş olacak. Değişimin sebebi de sağ tarafta. Aslında iş hayatı nerede oluyor? Para neredeyse orada, yani adı üstünde business. Dolayısıyla sağ taraftaki de AI market size, yani yapay zekanın globaldeki pazar büyüklüğü. 2023 senesinde 600 milyar dolar, 2024 senesinde 700 milyar dolar ve eksponansiyel büyüyerek devam ediyor. Yani aslında konunun şu anda yapay zekayla olduğu çok açık. Yani hangi veriye bakarsanız bakın bir yapay zeka görüyoruz. Bu yapay zekanın da bu simbiyotik ilişki arasındaki denklemini bence iş hayatıyla üniversite ya da eğitim birimleri ancak el ele verirse çözebilir. Yani bence şimdiye kadarkinden çok daha fazla üniversitelerin iş hayatındaki oyunculara, iş hayatındaki oyuncuların da şimdiye kadarkinden çok daha fazla üniversitelerle işbirliği yapması gerekiyor. Aksi halde zaten kendi business'ını yapan insanlar farklı noktalarda bu açığı kapatıyor. Bir örnek vermek gerekirse, biz bir senedir yapay zeka ürünleri geliştiren bir şirketiz. Aslında 3 tane çok iyi yazılımcımız var. Ama 3 tane çok iyi yazılımcımız, senior yazılımcımız, bu zaten alışılagelmiş bir şey. Yine haricinde şu anda bizim şirketimizde 7 tane Yeditepe Üniversitesi'nden çok kıymetli öğrencim var. Ve bu öğrenciler bütün business'ın yarısını yapıyor. Ve şu anda bizim sattığımız ürünler Türkiye'deki en büyük, yani kendi sektörün liderleri diyebileceğimiz yerlere ürün satıyoruz. Bunları burada oturan 6 tane arkadaşımız ve 3 tane de senior mühendisle yapıyoruz. Dolayısıyla biz buradaki bu gap'in, bu simbiyotik ilişkinin çok daha fazla bu şekilde çözülebileceğini, çok daha fazla gerçekten iş hayatından aktarılan bilginin üniversite ve üniversitedeki ilimin de iş hayatına aktarılmasıyla hızlanacağını düşünüyoruz. Bir örnek vermek daha gerekirse, buradaki konuda, ya da onu ben ikinciye saklayayım Kaan Bey, çünkü çok fazla söz hakkı almış olacağım. Müsaadenizle ikinciye saklayayım ben o noktayı. Estağfurullah ama evet hani soruları da zaman kalması adına ikinci turda sizlerden 4'er 5'er dakikayla sınırlamanızı maksimum isteyeceğim. Aslanım, size dönelim tekrar o zaman. Şimdi ben biraz yazılarınızı da okudum. Siz hem dijital dönüşüm, yapay zeka gibi konulara kafa yoran hem de mesleki eğitimin değerine odaklanan bir kişisiniz. Yazılarınızın çeşitliliğini gördüğümde. Peki hani şimdi ilk soruda da biraz toptan bahsettiniz. Oraya bir daha girmeyeceğim ama sizce gençler hani ilk soruda belirttiğiniz beklentilerin farkında mı? Ya da ilk turda genel olarak konuşulan bu iş dünyası tarafındaki beklentilerin farkında mı? Ve farkında olup olmamalarını belirleyen en önemli faktörler neler sizce? Biz ya da daha çok çaba göstermeliyiz. Yani iş dünyasının temsilcileri olarak özellikle. Çünkü mesleki eğitim çok yelpazesi çok geniş, üzerinde çok durulması gereken. Çok önemli diyoruz ama gerçekten çok önemli bir konu başlığı. Dolayısıyla gençlerin biraz daha mesleki eğitime yönlendirilmesi konusunda farkındalık çalışmaları yapabiliriz. Bu değerli hocalarımızın desteği olabilir. Üniversitelerle iş dünyası işbirliği içerisinde olabilir.
ki biz bunu bakanlık düzeyinde şu an gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin biz TOP bünyesinde bir yapay zeka mühendisliği fakültesi açtık. Geçtiğimiz yıl ilk defa ilk mezununu verdik. Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisi mezununu verdik Haziran ayında. Bunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarda, diğer fakülteler bazında da yapay zeka müfredatını içeren derslerin, tabii ki verildiği dersleri biliyorum, mühendislik fakültelerinde oluyor. Şu anda işletme fakültelerinin bazı bölümlerinde de var. Daha fazla çoğaltılması gerektiği konusunda, yani aslında burada en önemli ifade farkındalık. Yani bunu yayabilmek, anlatabilmek, bunun değerli olduğunu ya da gelecekte artık çağın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, bu dijital dönüşümün, bunun bu şekilde bir takım projelerle veya işbirlikleriyle desteklemek bence önemli. Biz bir de YÖLEP diye bir projemiz var. Hazır şu an aklıma geldi. Yapay zeka, sosyal inovasyon ve sanal gerçeklik konularında Avusturya, Almanya'daki fakültelerde görülen, AB ülkelerinde görülen diyeyim daha doğrusu, müfredatları alarak Türkiye'deki okullara indirgemeye çalışıyoruz. 20 kurum, 7 ülke şu anda böyle bir projeye de uğraşıyoruz. Yani ben bu projenin içinde de yer alıyorum. TOP Brüksel merkezli gidiyor. 2026'ya kadar bunu yönetiyoruz. Burada amacımız, örneğin bir kaynak ustası işini yaparken hani iş sağlığı ve güvenliği açısından yaralanmadan, VR takarak, sanal gerçeklik aletleriyle bunu yapabilmesi, her türlü tehlikeyi önceden gözetebilmek. Yani bu dijital dönüşümün içeriğini aslında eğitime indirgemeye çalışıyoruz. İkisini birleştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da Türkiye'de, yani Türkiye'nin örnek aldığı tek ülke şu anda. Yani bizim bu proje bazında da projenin üyeleri arasında da yer alan Avusturya ülkesi var. Onlar zaten şu anda bir eğitim modülü geliştirmişler ama ortak bir eğitim modülü geliştirmeye çalışıyorlar Avrupa Birliği'nde. Bunu da biz Türkiye'ye almaya çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olabilirsek bence mesleki eğitim açısından çok değerli bir noktaya gelinir diye düşünüyorum dijital dönüşüm anlamında. Teşekkür ederiz. Mehmet Bey, siz de mesleki eğitim konusunda Türkiye'nin en çok başvurulan insanlarından birisiniz, daha önce söylediğim gibi. Şimdi Mercedes'in bu konuda büyük ölçekli programları olduğunu da biliyoruz. Sektöre ciddi anlamda insan kaynağı yetiştiriyor. Hani biraz sizden dinleyebilir miyiz? Hani Mercedes mesleki eğitim öğrencilerine destek anlamında ne tür projeler geliştiriyor? Ve daha önemlisi bunları hangi motivasyonla yapıyor? Ve bu desteklerin içeriğinde özellikle neleri ön plana çıkarıyor? Teşekkürler Kaan Bey. Yani mesleki eğitimden gelen birisi olarak maalesef Türkiye'de mesleki eğitimin hak ettiği yerde olmadığını zaten hocalarımız da defaten söylediler. Burada hem bizlere, özel sektör temsilcilerine, hem üniversitelere, meslek liselerine, bakanlığa büyük iş düşüyor. Yani özel şirketler kendi söküklerini kendileri dikmeye başladılar zaten. Sektör okulları kurulmaya başlandı. Biliyorsunuz Aselsan'ın meslek lisesi var, Baykar'ın meslek lisesi var. İstanbul Havalimanı'nda meslek lisesi açıldı. Doğan Medya'nın meslek lisesi var gibi. Biz de Mercedes-Benz Türk olarak bir meslek lisemiz yok ancak bu konuyu iki boyutta irdeliyoruz. Birincisi satış sonrası hizmetler bölümümüz. Türkiye'de 29 ilde 32 tane meslek lisesine Mercedes-Benz laboratuvarı kurdu. Ve sürekli oradaki öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de destekliyor. Sarf malzeme ve ekipman anlamında da destekliyor. Bu Mercedes-Benz laboratuvarlarında eğitim gören arkadaşlarımız 12. sınıfta biliyorsunuz bir zorunlu endüstri stajı var. Bu endüstri stajlarını o il veya çevre illerdeki Mercedes-Benz bayilerinde yapıyorlar. Böylelikle stajı bittikten sonra da orada istihdam edilebiliyorlar. Bu bir boyutu. Diğer boyutu da üretim hatlarındaki, üretim tesislerimizdeki çalışanlarımızın gelişimi. Bu anlamda da hem İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda hem de Aksaray Kamyon Fabrikası'nda teknik eğitim merkezlerimiz var. İstanbul'da 14, Aksaray'da 10 tane laboratuvarımız var bu eğitim merkezlerimiz bünyesinde. Ve İstanbul'da 6, Aksaray'da da 4 tane kadrolu alanlarında uzman teknik eğitmenlerimiz var. Bu eğitim merkezlerimizin asıl kuruluş amacı tabii ki kendi iş gücümüzü, kalifiye iş gücümüzü yetiştirmek.
Düzgün hocam dedi ara eleman. Ara eleman lafını biz de sevmiyoruz. Biz de aranan eleman ifadesini kullanıyoruz. Kendi aranan elemanlarımızı yetiştirmek asıl kuruluş amacı. Bununla birlikte saha çalışanlarımız, ofis çalışanlarımız ve yöneticilerimize de teknik eğitimler veriyoruz. 2016'dan beri de bu uzmanlığımızı dışarıya da açtık. Yani herhangi bir şirketin çalışanı da gelip eğitim alabiliyor. Öğrenciler de gelip eğitim alabiliyor. İnsan kaynağımızın temelini tabii ki takdir edersiniz ki meslek lisesi öğrencileri teşkil ediyor. Bu anlamda da 2 modelimiz var. Birincisi biraz önce bahsetmiş olduğum 12. sınıf zorunlu endüstri stajları. Her yıl yaklaşık 200 tane stajyer alıyoruz. Bu stajyerlerimiz bir dönem, Eylül'den yaklaşık Ocağa kadar teknik eğitim merkezimizde ilgili branşlarda, atölyelerde ve laboratuvarlarda hem teorik hem uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. İkinci dönemde hem okullarında hem eğitim merkezinde almış oldukları bu eğitimleri pratiğe dökmek anlamında hem de iş hayatını deneyimlemeleri için imalat iş istasyonlarına dağıtıyoruz. Bir dönemde bu iş istasyonlarında görev yapıyorlar. Senenin sonunda da bir performans değerlendirme yapılıyor ve uygun olan arkadaşları istihdam ediyoruz. Genel bir istatistik verecek olursam da yaklaşık yarısını her yıl aramıza katıyoruz diyebilirim. Bir diğer modelimiz de özellikle eleman temininde zorlandığımız branşlarda nedir bunlar? Otoboya, kaynakçılık, kaportacılık gibi mesleklerde 11. sınıflardan öğrenci alıyoruz özel protokolle. Mesleki Teknik Anadolu Seri ile protokol imzaladık. 11. sınıftaki atölye derslerini öğretmenleriyle birlikte gelip bizim tesislerimizde alıyorlar. Dolayısıyla bir yıl boyunca hem devletteki o kaynak zafiyeti, kelimeleri de doğru seçmeye çalışıyorum, kaynak zafiyetine bir çözüm olarak bizim imkanlarımızdan faydalanmış oluyorlar. Hem de biz öğretmenleri yetiştirmiş oluyoruz, sektörden kopmamış oluyorlar. Hem de öğrencilerimiz bir yıl boyunca üretimi deneyimlemiş oluyorlar. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi tanıyorlar. 12. sınıfa geçtiklerinde de direkt imalatta üretim stajlarına devam edebiliyorlar. Böylelikle 2 yıllık bir birliktelik oluyor. Ve bu arkadaşlarımızın da neredeyse %80'ini, 90'ını işe alıyoruz diyebilirim. Ama gelin görün ki meslek lisesini tercih etme oranı gittikçe düşüyor. Özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum meslekleri seçme oranı çok düşük. Velilerin de tabii ki buradaki motivasyonu belli. Hani çocukların o meslekleri yapmasını istemiyorlar. Ağır meslekler olduğu için. Bu anlamda ortaokul seviyesine kadar indik. İlçe milli eğitimlerle iletişime geçiyoruz. Sağ olsunlar destek oluyorlar. Konferans salonlarını bize açıyorlar. Velileri davet ediyorlar. Mercedes-Benz Türk olarak gidiyoruz. Orada meslekleri anlatıyoruz. Şirketimizi anlatıyoruz. Mesleki eğitimi anlatıyoruz. Mesleki eğitimi seçerse hangi meslekleri yapabilir? Ne tür haklar kazanabilir? Nerelerde işe girebilir? Bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda da 9. sınıflarda mesleki eğitimi seçmiş ama henüz dal seçmemiş olan öğrencilerimizi de bir danışmanlık desteği veriyoruz. Gidip orada yine eğitmen arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız meslekleri anlatıyorlar ve kafalarında biraz daha netleşmesini istiyoruz. Ve tabii ki bizim gönlümüzden geçen dediğim gibi yine boya ve kaynakçılık alanına yönleniyor olmaları. Bu şekilde kariyer günleriyle de hani meslek eğitimi özendirmek amaçlarımızdan bir tanesi. Yani bizim Daimler Çatı şirketimizde Erasmus Plus dediğimiz öğrenci değişim programlarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 tane çırağımız Mannheim'dan Hoşdere'ye geldiler. Bu çırakların sorumluları ile konuşurken şunu sordular. Hani sizin Türkiye'de temin etmekte zorlandığınız meslekler nelerdir? Ben de biraz önce bahsetmiş olduğum 2 mesleği ifade ettim. Aynı soruyu ben onlara sorduğumda biz hiçbirini bulamıyoruz dediler. Avrupa'da zaten siz de takip ediyorsunuzdur, ciddi anlamda bir nitelikli iş gücü ihtiyacı var ve bunu ithal eder duruma geldiler. Ama ben inanıyorum ki gençlerimizin gözleri ışıl ışıl. Biz bu anlamda Avrupa'nın durumuna düşmeyeceğiz. Hani meslek eğitimi bu tür aktivitelerle ve biraz önce bahsetmiş olduğum etkinliklerle özendireceğiz. Teşekkürler. Süper. Çok teşekkürler. Tolga Bey, siz insan kaynaklarının dijital dönüşümünde uzmansınız. Dolayısıyla teknolojinin ve insanın gelişimini bir arada değerlendirme şansına sahipsiniz.
Şimdi önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli veri analizleri hayatımızda nasıl bir etki yaratacak? Ve okullar ve gençler bu gelişmeleri programlarına ve hayatlarına dahil etmek için neler yapmalı sizce? Evet. Aslında ben de biraz YÖK, TÜİK'ten bilgiler alarak birkaç tane grafik hazırladım. Onları paylaşacağım. İlginç gelen bazı şeyler var. Öncelikle 90'lar, 90 sonları, 2000 başı ve 2010. Dikkat ederseniz, bu arada şeyleri çıkarttım, onu söyleyeyim. Yani mühendislik, tıp, hukuk, bu üçünü çıkartarak tamamen hazırladım. Çünkü zaten onlar kendi meslekleriyle inşallah devam edebiliyorlar. Diğerleri için durum hiç öyle değil. Gittikçe düşen oranlarda olduğunu göreceksiniz. Hatta 2010'da 73'e kadar düştü. Tekrar basarsanız 2020 sürprizi geliyor. Burada artık neredeyse her iki kişiden bir tanesi artık kendi okuduğu bölümde değil, başka alanlarda mezun olarak, iş bularak ilerliyor, konuma geçti. O yüzden acaba yani nereye gidiyoruz? Ya, klasik sorular, eğitim sistemi mi, alfa kuşağı mı, yoksa başka bir konu mu, ne yapmak lazım? Ondan sonra devam edebilirsek bir de buraya aktarmadım, bu kalsın şimdi ama aktarmadım. Bir de şu dikkatimi çekti. Üniversitelerde eğitim tercihleri ne tarafta? Gördüğüm şu, her sene hepsinde doğal olarak nüfusla ilgili artışlar var. Ama son 2020'den sonra yüksek lisansta düşüş oluyor ve ön lisans tarafında da yükselme başlıyor. Bir an önce iş hayatına girme düşüncesine yordum. Size de bırakıyorum. Benim kendi görüşüm. Fakat artık lisans tarafındaki yükselişi ön lisans tarafı geçmiş durumda. Daha çok talep görüyor. Onu gördüm. Şimdi aslında istekler farklı mı? Dediğim gibi ben hem işveren hem de öğrenci tarafından baktığım için aslında çok uzak değil birbirine. İkisi de birbirini tamamlayan şekilde ilerliyor. Fakat ikisi de umduklarını bulamıyor. Biz öğrenci tarafından bakarsak, iş arayan tarafından bakarsak bana uygun iş yok olarak konuşurken, işveren tarafından bakarsak bana uygun iş arayan yok olarak ilerliyor konu. İK olarak biz bunları buluşturmaya, örtüştürmeye çalışıyoruz. Kariyer günleri biraz daha arttı üniversitelerde. Artık meslek yüksek okullarında da arttı. Onlara neleri yapmaları gerektiğini, nasıl konuya bakmaları gerektiği konusunda aslında bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz ikisi de az harcama, az çalışma, çok kazanç vesaire olarak ilerliyor. Huzurlu çalışan işveren diyor. Olmasa da olur aslında, ben söyleyeyim onu. Öğrenci de huzurlu iş yeri istiyor. O da olmasa da olur. O da biraz sonra herkesin karşılaştığı gibi çok küçük farklara, başka şirketlere kaptırması söz konusu çalışanlarını. Buradan devam edebilirsek aslında insan kaynaklarının tek isteği hem huzurlu çalışan hem de huzurlu iş yeri. Evet, yani biz arada bizim kaynadığımız çok zaman oluyor çünkü. Buradan gene bir sonraki eğitim tarafı. Evet. Ya biz burada aslında genelde isteğimiz hazır bir çalışan istiyoruz işveren olarak. Daha önce de bahsettim, işte kirlenmemiş beyin, kirlenmemiş tecrübe. Önceki yaşadıkları iş hayatlarından kötü anıların kalmadığı, gardını almamış çalışanlar istiyoruz. Bu onları daha rahat eleyelim gibi gözükse de oysa ki aslında doğru yere yerleştirme ve doğru performansı bekleme açısından aslında bize çok işe yarıyor. Ve bilezikten kastım aslında onları bir meslek edindirme, o meslekte devam ettirmek istiyoruz. Çünkü herhangi bir işveren bir çalışanı işe aldığında aslında onunla devam etmek için biraz evliliklere benzetiyorum onu. İlk amaç aslında uzun bir birliktelik. Fakat öyle olmadığı zaman çok oluyor gerçekten. Şimdi bir şeyim gelecek. Bir tanrı, evet. Bir çalışan yaratmak. Yaratabilir misiniz? Aslında yaratmaya çalışıyoruz. Siz ortaokul seviyesine kadar indiniz. Okulları açıyorsunuz.
aslında kendinize çalışan yaratmaya çalışıyorsunuz. Fakat çalışanın geçim kaygısı hepsinden ön plana çıkıyor. Daha ön plana çıktığı için kendi kararlarını veriyor. Bu kadar diye hatırlıyorum ama bir tekrar meşhur bir şeyimiz var, ölçümümüz var. Bu sene üniversitede okuyan öğrenci sayısı toplam. İkincisi bu sene yeni giren sınava, yani üniversiteye ilk defa giren çocukların sayısı, gençlerin sayısı. En alttaki de mezun olanların sayısı. Evet, Avrupa olmayalım. Belki bunu biraz daha önce başladık. Meslek yüksek okullarından tutun da her konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama işimiz zor. Rakiplerimiz de güçlü. Ekonomik güçleri var. O yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilere ne diyebilirim? Yapacakları şeyler aslında aldıkları eğitime, evet eğitim sistemine laf söyleyebilirsiniz. Ben de söylüyorum. Ama nasıl düzeltebileceğinize bakmanız lazım. Bununla ilgili de artı stajlar, artı sertifikalar, artı artık neredeyse çok cüzi ya da ücretsiz hale gelen eğitim mecraları ile kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve bizim nesil gibi değil, biliyorum. Hoşuma gitmiyor ama biliyorum. Biz daha çok işverene ne verebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz olarak bakarken, şimdi siz daha çok işveren bize ne verebilir, benim ne kazancım var bu konuda olarak diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Bizim düşünmediğimiz bir şeydi ya da böyle yetiştirilmedik. Ama dediğim gibi biraz olsun herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Sizin de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Eğitim sistemi düzeltmeden önce. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok çarpıcı veriler sundunuz. İbrahim Bey, siz yapay zeka odaklı bir pazarlama yaklaşımıyla müşterileriniz hayatında büyük farklar yaratıyorsunuz. Böyle bir şirketi kurdunuz, yönetiyorsunuz. Şirketin ismi de bana göre çok anlamlı. What is real? Yani gerçek olan ne? Tabii mesela şimdi gördük, hani bazen gerçeği sorgulamakta hani yapay zekanın ya da verilerin ne kadar etkili olduğunu, hani %47 kendi alanında iş bulamıyormuş mesela. Demek ki bir şeyleri değiştirmek gerekiyor eğitim sistemlerinde de belki. Size sorum şu, o yüzden hani eğitim sistemleri ve hani birçok firmanın çalışandan beklentisi hani uzun yıllardır köklü bir değişikliğe gitmiş değil. Sadece küçük revizyonlar geçiriyor. Ancak şimdi yapay zekanın kazandıracağı içgörüyle hani gerçeğin farklı olduğunu göreceğimiz bir noktaya gidiyor muyuz? Hani konumuzla da bağdaştırırsak, örneğin mesleki eğitimde ve ihtiyaçta önümüzdeki dönem ne tür köklü değişiklikler yapılırsa fark yaratılabilir? Hem okullar, hem gençler, hem de firmalar için bu çerçevede cevap alabilir miyiz? Tabii ki. Bu şirketin adını koyuyor olmamızın sebebi bize en fazla sorulan soru. Çünkü yapay zeka her şeyi yapıyor. Hani insanların yapacağı her şeyi de yapacak. Bunlar gerçek mi? Bizim işimizi de elimizden alacak gibi bir kaygı var. Yani gerçeklik sorgulamasının yaşandığı bir süreçte yaşıyoruz. Biz de aslında oradan koyduk. Çok kısa bence aslında bu gerçekliği tanımlarsak daha doğru yorum yapmış olacağız. Şimdi gerçeklik, yani yapay zeka gerçek mi? Evet, çok gerçek, ama sadece gerçeklik değişmiyor. Gerçekliği algılama şeklimiz değişiyor. O da şu şekilde, yani benim babamın dedesinin gerçekliği algılaması ile benim çocuğumun gerçekliği algılaması arasında müthiş bir uçurum var. Babamın dedesi sadece işte doğayı görerek büyümüş bir insan olarak, benim çocuğum kontak lens ya da kafasına taktığı bir şeyle metaverse evrenine girebilecek. İki çok farklı şeyden bahsediyoruz esasen. Gerçeklik algısından bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla az önceki söylediğimiz noktada da şunun altını çizmek istemiştim. O simbiyotik ilişkide eskiden bir vakit vardı, 10-20 sene. Yeni bir teknoloji gelene kadar 10-20 senede bir üniversite 5-6 mezun, farklı mezun üretebiliyordu. Çünkü niye? Yeni teknoloji tekrar girdikten sonra 10 sene sürüyordu, 20-30 sene sürüyordu eskiden. İyice azaldı. Şimdi öyle bir vakit yok. Şimdi işte bizim az önce de anlattığım gibi, yani gerçekten buradaki üniversite öğrencilerimiz neredeyse gerçek iş hayatında yapılanların hepsini yapay zeka ile yapmaya başladılar. Biz bunu gördük. Ya aslında burada şöyle bir şey var. Bu simbiyotik ilişki çok azaldığı için gerçeklik de orada sorgulanıyor. Dolayısıyla biz bunu şöyle yorumluyoruz. Şimdi biz iş yaşamından gelen insanlar olarak neyin ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Nerede eksik, nerede gap olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir, bunu çok iyi bilmeye ihtiyaç var. İki,
Bunu kimle hayata geçirebileceğinizi bilmeye ihtiyaç var. Biz bunları bilenler olarak burada yapay zekayı en hızlı kullanabilenlerin kim olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Aslında yazılımcılar değil, early adapter dediğimiz üniversite öğrencileri. Yani biz yeni bir şeyler yapana kadar o üniversite öğrencileri zaten çoktan bu yapay zeka ile metinler, sınavlar her şeyi yapıyorlar. Yani aslında onlar early adapter. Yani çok daha hızlı adapte oluyorlar. Biz bunu gördükten sonra biz 2 tane az önce de dediğim gibi senior yazılımcıyla yapay zekayı kurduk ama onun altında 6 tane burada oturan early adapter'la yani üniversite öğrencisiyle biz şu anda Türkiye'nin en büyük şirketlerine satış yapıyoruz ve yapay zeka satıyoruz. Çünkü early adapter'lara ben yakalayamam. Onlar onlarla büyüdü. Aynen az önceki gerçeklik algısı gibi. Yani benim babamın dedesiyle benim çocuğumun arasındaki o gap'in ben de arasında bir yerdeyim. Şimdi bu early adapter'lar yani 20 yaşındaki çocukların yapay zeka kullanımıyla yani benim 20 senelik bir tabii ki geçmişim var ama benim yapay zeka kullanımım çok farklı. Fakat bendeki sektörel bilgiyle onların yapay zeka kullanımı harmanlandığı zaman bambaşka bir şey oluyor. Yani ez cümle şunu söylemek istiyorum ben. Bu çok daralan simbiyotik ilişkinin kurulabilmesi ve kurtarılabilmesinin tek sebebi iş dünyasıyla üniversite dünyasının el ele vermesi ve bence iş dünyasındaki insanların asla çekinmeden bu genç çocukların önünü açıyor olması gerekiyor. Yani çünkü bu genç çocukların önü açıldığı zaman o kullanımla beraber çok daha farklı katma değerler yaratıyor. Çok teşekkür ederim. İsterseniz bu aşamada 1-2 tane soru alalım. Bilmiyorum ne kadar süremiz var. Ben birkaç dakika diye gördüm ama hani program kaydı zaten bizim geç başlamamızdan. Teşekkürler. Sorularınızı alalım isterseniz bu noktada. Buyurun. Biraz daha yüksek konuşuruz. Duyuyoruz aslında. Sunumlar çok güzel ama ağırlık gördüğüm kadarıyla haklı olarak öğrenciler üzerine mesleki eğitim ve uzman dediğimiz eskiden ara eleman üzerine ama burada gördüğüm kadarıyla ne öğrenciler var, onlar ne istiyor, biz bunu duyamıyoruz. Kendimiz anlatıp biraz kendimiz dinliyor gibi oldu. Yani nacizane paylaşım. Yine mesleki eğitim çok önemli diyoruz ama bu üniversiteye gelene kadar ki uzman dediğimiz yine onlardan biri de yok. Bence onların da burada olması, onlar ne düşünüyor, onların beklentisi daha geniş katılım sağlar diye düşünüyorum. Bunun acizane paylaşmak istedim. Bir de sanırım meslektaşım paylaştı. İzmir'de böyle bir uygulama var. Çiğli Sanayi Odası'nın, Çiğli Organize Sanayi'de sanıyorum Ticaret Odası'nın desteğiyle böyle bir lise kuruldu. Yani benim gördüğüm kadarıyla mesleki eğitimi üniversiteye bırakmak biraz geç kalınmışlık yaratıyor. Yani ben de kendi çocuklarımı da gözlemliyorum. Bunu liseye çekmek, lisede çocuklara hani ekstra ya da doğrudan eğitim olarak vermek sanırım kaynaşmaları anlamında daha doğru bir başlangıç diye düşünüyorum. Hani kayıt alınıyorsa belki bununla nacizane paylaşmak üzere. Çünkü okuduğum ve gördüğüm kadarıyla artık üniversitenin gerekliliği tartışılıyor. Yani bunu çok getirmesek de bu özellikle dünyada kaçınılmaz bir şey olarak doğru yanlış tartışmıyorum. Tabii ki gerekli. Hani üniversitede bitirmiş bir insan olarak bunu asla bir kenara koyamam ama şimdiki gençler Z çok çabuk tüketiyorlar. Çok hızlı ilerlemek istiyorlar. Çok da haklılar çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla üniversite gerekliliğinin tartışıldığı bir ortamda bu eğitim bence liseye çekilirse belki hani oyunlarla ilkokul, ortaokul gibi bir şekilde daha etkili olur diye düşünüyorum. Kendinize teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok harika bir soruydu. Çok kısa kendimden örnek vereyim. Sorulardan cevaplamak isteyen varsa. Hani biraz ikiye ayırmak gerekirse lise ve üniversite öğrenci. Bir kere kesinlikle onları dinlemek gerektiğine katılıyorum ben de. Örneğin ben dün gece bir lisenin programında davetliydim derse. Orada öğrencilerin sorularını almaya çalıştım. Gerçekten ne istediklerini bilme konusunda yönlendirilmeye ihtiyaçları var öncelikle. Hani bunu yaratabilmek lazım. Bunu yaratabilmek için
okullara ve velilere çok büyük iş düşüyor liselerde. Tabii hani bizim gibi şirketlere de çok iş düşüyor. Velilere iş düşüyor çünkü veliler hala biraz fazla ön yargılılar. Ben de bir veliyim. Hani 2070-2080'de emekli olacak bir nesile biz yani daha 2030'da nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz halde onlar hakkında karar verme hakkı buluyoruz biraz kendimizde. O yüzden hani onları da yani okulu, veliyi ve öğrenciyi bir araya katan bir sisteme ihtiyaç olduğu kesin. İkincisi biz mesela bunu şeyde sağlıyoruz biraz. Yazın mesela Özyeğin Üniversitesi'nin özür dilerim reklamını yapıyor gibi oldum ama ev sahipliği yapıyor onlar sadece ama Simurg diye bir öğrenci derneği var Türkiye'de. XYZ kampı diye bir şey düzenliyor. Ve hem liseler hem üniversitelerden işte 200'e yakın öğrenci geliyor ve biz orada vaka çalışmaları veriyoruz. Mesela özellikle oradaki lise öğrencileri, zaten o sıcakta oraya gelmiş bir lise öğrencisi, hani çok değerlidir bana göre, şey yapıyor, yani ne istediğini şekillendiriyor. Bunu o bir haftalık süreçte biz hani ev sahipliği yapıyoruz ona Siemens olarak. Orada şeyi görüyoruz, hani o bir haftada bile kafasında bir şeyler şekillenmeye başlıyor. Nasıl bir geleceği olması üzerine. Mentorluk da veriyoruz bir yandan zaten ama hani dediğim gibi yönlendirmeye gerçekten çok ihtiyaçları var. Hem de dinlenmeye ihtiyaçları var. Benim şahsi tecrübem bu. Sizlerden kim cevap vermek ister? Aklıma sadece anket geldi. Belki öğrenciler bazında kendi bulundukları örneğin meslek liselerine tercih ederler mi gibi öncesinde daha da aza indirerek hani hanımefendinin dediği gibi bir anket yapılabilir belki de. Hani kamusal anlamda tam anlamıyla nasıl bir sonuç biz burada dediği gibi hanımefendi konuşuyoruz ama biz de tabii bir takım çıkarımlarla hani destekli konuşuyoruz ama aslında bunların muhatabı öğrenci ve eğitimci. Bunlar bazında belki anket çalışmaları yapılabilir. Bu noktada bize destek veririz TOB olarak. Yani aklıma benim ilk bu geldi. Çünkü bir çıkarım alabilmek için bir soru sormamız gerekiyor. Belki bu yöntem denenebilir diye düşünüyorum. Daha doğru sonuçlara ulaşabilmek adına. Teşekkür ederim. Mesajlardan bir tanesi şu. Gençleri ve çocukları eğiten önce kim? Kimler? Aileler. Özellikle de anneler. Biz geleceğimize yön vermek istiyorsak bugünün ve yarının annelerini özellikle ve babalarını biraz daha bilinçlendirebilirsek geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Daha önce benim sunumdaki grafiği hatırlayın. Sınava giriş oranlarını düşünün. O sınava giriş rakamları, oranları zaten ailelerin tercihlerini gösteriyor. Çocukların tercihidir. Şimdi ortaokulda gibi çocuk tercihi yapma özgürlüğü var mı? Yok. Üniversiteye girdiğinde çocuk gerçekten ya da ne kadar özgürce ben bu olmak istiyorum diyor. Burası da çok tartışmalı. 4 yıldır kendi sınıfımda ortalama 100 küsur öğrencinin katıldığı ankette bunu ben sorguluyorum. Ciddi bir oran ailem bunu istediği için buraya yazdım. İşte üniversiteyi kazanamadım, bari meslek lisesi okulunu yazayım, annem babam zorladı gibi geri bildirimleri çok fazla alıyoruz. Dolayısıyla bizim önce ikinci panelde de bunlardan biraz sohbet edeceğiz. Toplumu, kendimizi, aileleri biraz daha bilinçlendirebilirsek, farkındalığı sağlayabilirsek, iş adamları, iş dünyasında, eğitim dünyasında destekle bir umut var. Yoksa bu sorumluluğu tek başına çocuklara vermemiz adil ve doğru olmaz. Benim kanaatim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Bir cümlede ben söz alalım. Doğru yolu bulmaya çalışırken yanlış yönlere de gitmemeliyiz. Almanya'nın eğitim sisteminden bahsettik. Çok güzel, çok değerli. Yani bunu 200-300 yıllık bir süreç içinde inceleyebiliriz. Almanya'da çok önemli bir nokta, özellikle ilk ve ortaokul seviyelerinde öğrencilerin yetenek belirleme çalışmalarının yapılmasıdır. Bakın bizim ülkemizde, ben de 45 yıllık mesleki eğitimciyim, bizim ülkemizdeki en büyük eksiklerimizden bir tanesi çocukların yetenek belirleme çalışmalarını ne Milli Eğitim Bakanlığı ne başkası yapmaktadır. Bu önemli bir konudur. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, yani o zaman... Tamam.
Merhabalar, Kemal Keser. Ben MEO'da öğretmenim. Makine mühendisiyim köken olarak. Şimdi benim iki temel sorum olacak. Bir tanesi eğitimde, bu meslek eğitimde de geçerli bence. İki tip soru soruyoruz. Bir tanesi şıklı soru. İşte bir soru soruyorsunuz, A, B, C şıkkını işaretle diyorsunuz. Bir diğerinde ise klasik soru oluyor. Yani bir problem soruyorum, öğrenci onu önce okuyor, analiz ediyor, formül kuruyor, değerleri yerine yerleştiriyor, birimlerini yerine koyuyor, sadeleştiriyor ve sonuç buluyor. Bunun şu anki eğitimde bunun önemi yok mu? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şu, ben Almanya'da makine mühendisliğini okurken mesela testle ilgili hiçbir sınav görmedim. 6 sene meslek okulunda Almanya'da ders verdim. Hiçbir zaman test sorusu sormadım, soran öğretmen de görmedim. Bir tanesi bu, yani bu soru sormayla ilgili. Bunun bir önemi yok mu? İkincisi ise mesela Almanya'da 9. sınıftan sonra meslek eğitimi başlıyor. İşte genelde böyle. Sonra genel eğitimden sonra 9 sene mesela mekanikçi oluyor, elektrikçi oluyor, her neyse, duvarcı oluyor. Şu anda da sanıyorum yine durum aynı. Bu bizde biraz geç başlıyor gibi geliyor bana. Yani mesela meslek okulunda bize gelen öğrenciler 9. sınıfta genel eğitim almış. Bir fabrikada, bir firmada haftada 4 gün pratik gören, bir günde bize gelen, bizden teori alan öğrenciler vardı. Şimdi bu bizde de aslında böyle erken başlasa olmaz mı? Örneğin 60'lı yıllarda ben öğrenciydim. Sanat okulları ilkokuldan sonra öğrenci alıyordu. Ben 3 sene sanat okulunda okudum. Sonra enstitü kısmına geçmedim, liseye gittim ama sanat okulları ilkokuldan sonra öğrenci alıyordu. Ticaret lisesi ilkokuldan sonra öğrenci alıyordu. Yani orta kısımları vardı. Ziraat okulu, devlet demiryolları ilkokuldan sonra öğrenci alıyordu. Ağaç yaşken eğilir. Yani şimdi bunun da bir etkisi yok mu acaba? Fazla uzatmayayım. Bu sorulara yanıt alabilirsem sevinirim. Teşekkür ederim. Ben kendi görüşlerimi paylaşabilirim. İkinci sorunuzdan başlayayım. Yani daha erken başlayamaz mı diye sordunuz. Esasında şu anda eski adı Çırak Eğitim Merkezi, şimdi Mesleki Eğitim Merkezleri, MESEM adında biliyorsunuz. Bu okullarımız var. Yani ortaokuldan mezun olduktan sonra direkt oradan bir meslek seçip kalfalık, ustalık eğitim sürecini tamamlayarak usta olabiliyorlar. Sonra usta öğretici olabiliyorlar. Bu eğitim sürecindeyken de dediğiniz gibi 4 gün işletme, 1 gün okul şeklinde ilerleyebiliyorlar. Özellikle el melekesi gerektiren mesleklerde biz de bunu tercih ediyoruz. Yani mesela bir kaynakçıyı, yani 15 yaşında, 16 yaşında başladığınız zaman siz bir öğrenciye kaynak yaptırmaya, o çok daha kaliteli ve istediğiniz standartlarda kaynak çıkarabiliyor. Yine boyacı için keza aynı şekilde. Dolayısıyla aslında böyle bir modelimiz var Türkiye'de de ve çok da yaygın kullanılıyor. Ve son, yanlış hatırlamıyorsam da 3 yıl falan oldu. Bütün meslek liselerinde, bütün hemen hemen bütün meslek liselerinde MESEM açma yetkisi verildi. Şu anda hem örgün öğretim hem yaygın öğretim aynı çatı altında ilerleyebiliyor. İşbirliği içerisinde olduğumuz MESEM'ler de var ve özellikle o belirtmiş olduğum mesleklerde de bunun etkisini çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Ben de ilk kısma çok kısa cevap vereyim. Biraz önce panelden önce konuşuyorduk. Soru sorma becerisi. Hani bizim sistemimiz dediğiniz gibi en kısa sürede en doğru cevabı verme üzerine kurulu bir sistem. Ve buna dayanarak sıralama ki işte Kore'si, Amerika'sı falan da böyle aslında çok farklı değil.
Ama iş hayatına geldiğinizde en önemli kriter soru sorma becerisi. Sadece iş hayatında değil, bilimde de böyle mesela. Ve doğru soruları soran insanı bulmak çok zor. Çünkü şeyi görüyorsunuz, yani yapay zeka bugün hani size 1-0 veriyor ama hayatta hiçbir şeyin doğru cevabı yok. Mesela yapay zekanın en veremeyeceği şey o. Çünkü hani hayat 0.5'lerden, 6'lardan, 7'lerden ibaret. Olasılıklardan veya bugün doğru olan bir şey 3 ay sonra belki o günün şartlarında doğru değil. Hani ya da bugün verdiğiniz bir kararın ne zaman doğru olacağını bilmiyorsunuz. O yüzden soru sorma becerisi çok daha önemli. Cevapları değil, soruları arıyoruz biz. Hani kesinlikle sistemin değişmesi o anlamda, soru tiplerinin değişmesi kesinlikle gerekiyor. Zaten hani hepimiz, ben kendi ekibimde bunun ihtiyacını çok duyuyorum, eksikliğini çok duyuyorum. O yüzden Yalın Altı Sigma eğitimleri aldırıyorum sürekli ekibe. Ama işte öncesinde konuştuk, herkeste de aynı problem var. Yani soru soran insanı bulabilmek, yetiştirebilmek. Onu söyleyebilirim. Başka? Son bir soru daha alalım o zaman. Soner Özcan, Ayanlar Holding. Ben çok umutsuz değilim. Çünkü arkadaki rakamlara baktığımız zaman müthiş bir potansiyelimiz var Türkiye olarak. Avrupa'nın bu kadar büyük potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle sayısal anlamda. Panelin de çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yani Gündüz Hocam başta olmak üzere katılımcıların verdiği, özellikle belirttiği konular çok değerli. Yani TOB'un bu kadar güçlü bir çalışma yaptığını fark etmek de çok önemli. Biz de holding olarak üniversite işbirlikleri yapıyoruz. Amacımız buradaki ekosistemde bir inovasyon Ar-Ge merkezi oluşturmak ve araştırma geliştirmenin uygulamaya dönüşmesini sağlamak. Tolga Bey ile benim İbrahim Bey'e sorum var. Mercedes de bu arada çok değerli çalışmalar yapıyor. Sizi de tebrik ediyorum ayrıca. Şimdi hep yapay zekayı konuşuyoruz. Aslında iş zekası, yani iş zekası olmadan ya da zeka olmadan bir yapay zekadan bahsetmek çok mantıklı değil. 1943'te aslında bu yapay zeka Walter Pitt tarafından oluşturuldu ve çıkartıldı. Ülkeler tabii bu verileri toplayarak bir şekilde bir algoritma oluşturdular. Biz acaba burada iş zekasını nasıl oluşturacağız? Yani bunu konuşmamız lazım belki Türkiye'de. Bunu oluşturmamız lazım. Burada mesela algoritma olarak ne tür çalışmalar yapmamız lazım? Siz insan kaynakları tarafında çalışmalarınız var Tolga Bey. Bizim de bu konuda holding olarak bir teknoloji şirketimiz var. Çalışmalar yapıyoruz. Ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Yani bunun bir politik olarak gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sorun bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Ne yapılması lazım kısmından direkt ilerleyeyim ben de. Aslında zekası olarak bakarsak işin özüne, yapay zeka kısmından biraz daha koparak, iç zekası olarak bakarsak kendimizi tam olarak işveren olarak sosyal bir konumdan çıkartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sosyal bir konuma doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten tamamen kapitalist olarak baktığımız için yapay zeka, iç zeka dengesini çok da kuramıyoruz aslında işveren olarak bakınca. Çünkü ilerlemekte ve kar getirmeye çalışmakta olan bir firma olarak ilerliyoruz. Biraz olsun yatırım yapmaya başlarsak biraz yoksunluğun da etkisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da yoksunluğun tarafındayız. Personel bulamayan kocaman firmalar olduğuna bakarsak. O yüzden bizim de bir tarafta biraz daha sosyal, biraz daha veren, eğitime destek veren, oradan da alan ve kendimize özel, sektöre uygun personeller yetiştirerek ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben eğer soruyu yanlış anlamadıysam bu tarafta işveren açısından bakıyorum konuya. Ben de ilk Kaan Bey'e katılıyorum. Bence de hayattaki en önemli şey doğru soruyu sormak. Bence bu soru hiç sorulmuyor. Teşekkür ederim soru için. Yani iş zekası atlanıyor. Hatta yapay zeka da bence tanım olarak da biraz yanlış kullanılıyor. Aslında yapay zeka sizin de dediğiniz gibi eskiden bu yana gelen, şimdi de daha aktif kullanılan aslında bir tool diyebiliriz buna. Yani bir araç. Yani bizim aslında bir hedefe gidiyorken kullanacağımız bir araç.
Şimdi iş zekası zaten bunu sorgulayanların aslında çok da karşılığını bulamadı. Çünkü çok zor, çünkü çok kapsamlı, çünkü business'ın kalbinde, işin kalbinde yatan bir şey. Ben bunu şöyle yorumlamak isterim. Yani yapay zeka iş zekasını yaratan ya da iş zekasının efektif kullanılmasında bizim kullanacağımız bir araç olarak görüyorum. Sizin gibi değerli iş adamlarının ya da işleri yöneten yüksek mertebedeki insanlarınsa doğru iş zekasını kullanarak aslında ve birbiriyle kolektif, grift bir yapıya girerek aslında sadece kendi şirketlerinin iş zekasını değil, aslında üst tabakada bütün ekosistemi yönetebilecek ve buradaki soruların hepsini yapay zekanın oluşturduğu ya da farklı sorunların oluşturacağı hepsinin çözümüne ya da en azından bir kısmının çözümüne ya da en azından bazı soruların çözümüne destek verecek bir iş zekası bütününün bir regülasyondan sizin gibi insanların bir araya gelerek üst akıl olarak yöneteceğinden ve bulacağından ümitliyim ben açıkçası. Çünkü sadece bir şirketin iş zekasında bir yere gelmesi sadece o şirketin kazanmasına sağlar. Bunu zaten diğer bu özellikle startup olarak başlayıp fakat şimdi domine eden Tesla'dır vesaire gibi şirketlerde görüyoruz. Dolayısıyla bir üst akıl olarak iş zekasının ben bütün toplumlarda yapılmasını ve kullanılmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz katılımcılarımıza ve soruları soran herkese ve dinleyicilerimize. Evet, biz de hepinize teşekkür ediyoruz. Ama, evet, konu ilginç olunca bölmedik. Teşekkür ederim. Evet, oturumumuzun bu bölümünde farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden ve farklı sektörlerden sevgili konuklarımızla birazdan tanıyacaksınız. Toplumun bakış açısı ve toplumda neler olmalı, iş dünyasıyla harmanlayaraktan bunlar konusunda sohbet edeceğiz. Ve panelimizde konukların tanıtımı ve neden burada olduklarını soracağım. Birinci turda nedenleri biraz daha irdelemelerini bekleyeceğim. İkinci turda var ise çözüm ve önerileri ve son turda da eğer var ise sorularınızı almaya gayret edeceğiz. Arada size de sürpriz söz verebiliriz elbette. Peki efendim, o zaman çok fazla uzatmadan bakalım sıradaki kimmiş? Ben ilk sözü Ebuzer Bey'e vereyim. Sayın Ebuzer Bey, kendinizi tanıtın ve neden buradasınız? Sizden dinleyelim. Teşekkür ederim Düzgün Bey. Öncelikle ben de Yeditepe Üniversitesi'ne ve Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası'na bu organizasyon ve bu davetler için çok teşekkür ediyorum. Adım Ebuzer Çeliker, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde çalışma uzmanı olarak görev yapıyorum. Bu yıl kamuda 20. yılım. Bunun 13 senesini bu genel müdürlükte, 4 senesini Hamburg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşeliği'nde, 3 senesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda iletişim uzmanı olarak görev yaptım. Şu anda görev yaptığım genel müdürlüğümüzün asıl hizmet alanlarından bir tanesi yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik haklarını korumak, onların ekonomik ve sosyal olarak daha iyi şartlarda yaşamalarına olanak sağlayacak imkanları desteklemek. Benim de ihtisas alanım özellikle başta Almanya olmak üzere Almanca konuşan ülkelerde bu tür faaliyetleri yürütmek. Bu bizim çalışma hayatıyla ilgili yürüttüğümüz en önemli faaliyetlerin başında meslek eğitimin teşvik edilmesi geliyor yurt dışında. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkede meslek eğitim alanında o imkanlardan istifade etmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar geliyor. Bu konuda da özellikle Almanya'da çok ciddi uzun süredir devam eden ortak işbirliklerimiz var. Orada edindiğimiz tecrübeleri ülkemizdeki çalışma hayatına ve meslek eğitim faaliyetleri konusunda yapılan bu çalışmalara değerlendirmek istiyoruz. Bakanlık olarak her anlamda ülkemizde meslek eğitiminin öneminin kavranmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek ve meslek eğitiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmeye gayret sarf ediyoruz ve bu alanda ciddi çalışmalarımız da var. Bugün de bu anlamda buradayım. Meslek eğitimiyle ilgili yapılan bu farkındalık çalışması ve bu fikir alışverişinde katkı sağlamak hem kurum adına hem de benim adıma çok sevindirici. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Birol Bey, sevgili Birol Bey, hemşeriler yan yana oturmuş efendim. Sizleri tanıyalım ve neden buradasınız?
Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Katılımcılara bir kere daha teşekkür ediyorum. Tabii Yeditepe Üniversitesi ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na da böyle bir etkinliğe vesile oldukları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben 1965 yılında İstanbul'da doğdum. Aslında ortaokul yıllarında rahmetli babamın yaz döneminde beni bir yere vermesiyle aslında Tahtakale Sultanhamam Eğitim Merkezi'nde, mesleki eğitim merkezinde çalışmaya başladım diyebilirim. Biraz çalışma hayatım erken yaşlarda başladı. İyi ki başladı. Üniversite son sınıfa kadar aynı iş yerine 3 ay 15 tatillerde boş kaldığım günlerde gittim ve hayatı biraz erken öğrendik diyebilirim. Babayı da erken kaybedince. Liseyi meslek lisesinde okudum, elektrik bölümünde. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği ve iş hayatımın 9. yılında da Koç Üniversitesi'nde MBA programına katıldım, Executive MBA programına. Eğitim hayatı böyleyken çalışma hayatı da dediğim gibi çok erken yaşlarda başladı, sahada başladı. Ve ardından da hiç ara vermeden mühendislik tamamlandığı zaman otomotiv yan sanayi kuruluşunda, askerlik sonrası madeni yağ sektöründe ve daha sonra da enerji sektöründe zıplayarak yaklaşık çeyrek asır kadar enerji sektöründe Aygaz firmasında 7-8 koltukta, farklı koltukta, muhasebe hariç 7-8 koltukta da çalışmayı yürüttüm. 2017 yılında Aygaz'dan ayrılarak MES Eğitim Vakfı'na geçtim. Belki MES adını duyuyorsunuz. Metal Sanayicileri Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ve onun saygıyla andığım kurucuları bir vakıf kurmuşlar. İyi ki kurmuşlar. Özellikle mesleki eğitime odaklı bir vakıf ve bu vakıfta da 7-8 senedir daha çok gençlere, özellikle mesleki eğitimdeki gençlere ve çalışanlara, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine odaklanan bir programla büyük bir gururla da hizmet vermeye çalışıyorum. Bu görevi yürütüyorum. Başka ne yapıyoruz? Belki konuşmaların içinde de iyi uygulamalar bölümünde geçebilir. Mesleki eğitimde bulunan öğretmenlerimizin eğitimi, bu arada çalışanların dediğim gibi özellikle yeni nesil eğitimlerle desteklendiği programları yaptığımız gibi genelde pek reklamını yapmıyor, bizim kurumumuz da yapmıyor, vakfımız da, ama her yılda 6.000'e ulaşan meslek lisesi öğrencisine burs veren bir vakıfız. 7-8 sene içerisinde 40.000'in üzerinde ödeme yaptığımız, bu yılda işte 17 Mayıs'ta ikinci taksit ödemelerini yaptık. Biraz mesleki eğitimin lise bölümüne odaklı, kendi alanındaki en büyük burs programıyla biraz mesleki eğitimin lise tarafına odaklı bir konumdayız diyeyim. Daha sonra da özellikle sektörle ilgili birkaç bilgi vermek isterim. Onu soru bölümünde geçeriz. Teşekkür ederiz Birol Bey. Evet, sevgili Caner Bey, ta Almanyalardan buraya geldi, panelimize katıldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sizi tanıyalım efendim. Memnuniyetle Düzgün Hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Mükemmel bir konferans, güzel bir kongre hazırlamışsınız. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Caner Durgut. 94 Hamburg doğumluyum. Evliyim. Dünyalar tatlısı bir kızım var. Bunlar en önemlisi. Başta gelmek üzere. Hamburg'dan doğru Wolfsburg'a üniversite eğitim için geçtim. Bu benim için bir kırılma noktası oldu. Eğitimden ziyade anne baba evinden uzaklaşmak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrenmek bana epey kattı diyebilirim. Oradaki otomotiv mühendisliği eğitiminden sonra teknik bir akademide bir eleman olarak başladım. Orada çeşitli eğitimler kurguladık. Bunların işte dijital fabrikasyon, VR, AR vesaire konularında orada eğitimler kurduk. 5 senelik bir süreç. Bunun öncelikle kurguladığımız 2 seneydi yüksek lisansı yaptığım esnada. Otomotiv imalatı tarafında yüksek lisans yaptım o sırada. 2 sene kurguladık, 5 sene oldu. En son geçen sene yazın
orayı genel müdürlükten ayrılarak CSA şirketine doğru yol aldık. Aynı zamanda bu girişimciliğe de bir adımdı ve neden buradayım? Düzgün Hocam, biz zaten senelerdir tanışıyoruz. AHK ile de sevgili Oya Hanım'la da mesleki yeterlilik tarafında birlikte çalıştığımız oldu. Buna Almanya tarafından olduğunca katkı sağlamak istiyorum ve kişisel olarak da vizyonumda her zaman Almanya-Türkiye arası bir köprü oluşturmak, gidip gelmek, hayatımın bir kısmını, çalışma hayatımın bir kısmını da Türkiye'de geçirmek istediğim için bu benim için ideal bir imkan. Peki, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Ve son olarak da Deniz Bey'e sözü verelim. Deniz Bey'i tanıyalım ve neden burada olduğunu soralım. İsmim Deniz Aygan. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. 99. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Kalite Mühendisliği'nde yüksek lisans ve aynı zamanda da Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde yine Endüstri Mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıp şu anda Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nde doktorasına başlayan birisiyim. Genellikle disiplinler arası devam ediyorum. Bir alanda devam etmiyorum. İş hayatımda 1999 yılında okuma CNC takım tezgahlarında servis mühendisi olarak başladı. Burada Türkiye'ye yeni CNC'lerin gelmesiyle CNC'lerin kurulması, eğitimlerinin verilmesi, firmalara adaptasyonu konusunda emek yoğun bir çalışma yaptık. Daha sonra da Torun Bakır Alaşımları firmasında kalite sorumluluğu ve kalite eğitim sorumluluğu, eğitim tarafı buradan gelmekte. Ve daha sonra kalite müdürlüğü, vekilliği gibi görevlerde bulundum. Yaklaşık 15 yıl bir firmaya hizmet ettim. Ağırlıklı talaşlı imalat ve sıcak dövme olan. Ve daha sonra Kalebres yine sıcak dövme ve talaşlı imalat firmasında 4 yıl fabrika müdürlüğü görevini yapıp bir beyaz eşya fabrikasında da kalite direktörlüğü, fabrika müdürlüğünü yaptıktan sonra İMES OSB Mükemmelliyet Merkezi'nin kurucu müdür olarak görev yapmaktayım. Buraya gelme amacım birincisi Düzgün Hocam'ın daveti. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Biz de mesleki eğitim alanında iyi uygulama örnekleri sergileyen bir yeni kurumumuz. Mesleki eğitim alanındaki iyi uygulama örneklerini buraya anlatmak üzere geldim diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ve sorularımızda mümkün olduğunca yeni rahmetli oldu Erkan Yolaç, öz, kısa, evet hayırı da kullanabilirsiniz. Ama 4-5 dakikayı aşmayan cevaplar istirham edeyim. Ve konularınızı ele aldığınızda da mümkün olduğunca toplumun kültürel yaklaşımı, kaygıları, endişeleri ve topluma vermek istediğiniz mesajlara biraz daha odaklanmanızı istirham edeceğim. İlk sorumuz Ankara'dan bize katılan Ebuzer Bey olsun. Meslek eğitimini şimdi Almanya'da da tecrübe edinerek Türkiye'de de çalışma hayatını yönlendiren bir kurumda etkin bir roldesiniz. Şimdi meslek eğitimi, çalışma hayatı ve istihdam açısından bunları birbirine bağladığımızda neler söylemek istersiniz? Ancak özellikle bakanlığın meslek eğitimine bakış açısı ile toplumdaki bakış açısı örtüşüyor mu? Bu konuda nasıl yorumlar yaparsınız? Evet, genel bir değerlendirme yapacak olursak, bugünkü bütün panelistlerin, sizlerin de yaptığı değerlendirmelerde ortaya çıkan bazı gerçekler var. Bunları ben de bu anlamda tekrar etmek isterim. Birincisi, ülkemizde de gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi nitelikli iş gücü açığı sürekli artmakta. Bunun da ancak meslek eğitimi, mesleki gelişim yollarıyla karşılanabileceği hem kamu kurumları hem de tüm özel sektör tarafından yadsınamaz bir şekilde kabul ediliyor. Bu kapsamda hem kamuda hem özel sektörün yaptığı çok güzel meslek eğitim alanında çok güzel faaliyetleri dinledik bugün ve yapılan çok sayıda yeni çalışmalar da var. Ancak bunların meslek nitelikli iş gücü açığını, iş piyasasının aradığı nitelikli iş gücü açığını karşılayacak yeterlikte olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Bu da tabii genel ekonomi açıdan değerlendirdiğimizde ülkemizde istihdam sektöründeki işletmelerde üretim açığına, ondan sonra üretim kayıplarına
rekabet gücünde bazı sektörlerde zayıflamaya sebep oluyor. Bunun önüne almadığımız takdirde genel olarak ekonomimizi olumsuz etkileyecek birçok faktörün oluşabileceğini görüyoruz. Bugün Düzgün hocamızın da gösterdiği tablolardan bir tanesi ekonomi ve istihdam açısından en tehlikeli tablolardan biriydi. O da hem bir taraftan mesleki yeterlilikleri olmadığı için işsiz sayısının artması, diğer taraftan da aradığı nitelikli iş gücünü bulamadığı için istihdam açığının büyümesi. Bu konuda çok ciddi bir risk ve tehdit oluşturur ekonomi açısından. Bu iki tarafta büyüdüğünde bunu kapatmak belli bir noktadan sonra giderek zorlaşacaktır. Konuya iş piyasasına girmek isteyen, çalışma hayatına girmek isteyenler açısından bakacak olursak ki bu konuda da birçok değerlendirme yapıldı. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Üniversitede akademik eğitim alarak iş hayatına girmeye çalışanların kısıtlı pozisyonlara, iş aradıkları kısıtlı pozisyonlarda yüksek rekabet sebebiyle iş bulma olasılıkları giderek zorlaşıyor. Daha önceki panelistlerde de tekrar olmasın ama istatistikler yayınlandı ve bunu açıkça ortaya koyuyor. Buna karşın meslek eğitimi alanında iş gücü piyasasına ihtiyaç duyduğu özellikle aranan mesleklerde meslek eğitimini tamamladığınız takdirde hem iş bulma, iş hayatına hızlı girme hem de uzun süreli istihdam ve kariyer yapma imkanı birçok üniversite mezununa göre giderek artıyor. Bu iki gerçeği de ortaya koyduğumuzda genel olarak hem işsizliğin azaltılması hem ekonominin geliştirilmesi bakımından meslek eğitiminin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Peki toplumumuz bizim bu meslek eğitiminin önemini algıladığımız kamu özel sektör dediğim gibi bütün aslında bu işin paydaşları, bu işin içinde olan işverenler bunun tamamen farkında. Peki toplum bunu bu şekilde anlıyor mu ve algılıyor mu? Maalesef bunun öyle olmadığını bu panelde de ortaya çıktı. Örtüşmüyor. Bu toplumdaki algı ve yaklaşım reel ekonomideki gerçeklerle birebir yansıması da zaten doğrudan beklenebilecek bir durum değil. Bu topluma nasıl yansıyor aslına bakarsanız? Toplumda genel olarak mesleki kariyer denilince akla ilk üniversite eğitimi geliyor. Meslek eğitimi ise üniversiteyi başaramayacak, zorunlu bir seçenek olarak görülüyor daha çok. İşte bu algı maalesef yerleşik bir kanaat, sizin de bahsettiğiniz bazı psikolojik sebeplerle de desteklenince tamamen irasyonel bir hal oluyor. Bunun değiştirilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerektiği çok açık. Toplumumuzda meslek eğitimiyle ilgili farkındalık çalışmaları yapılarak bu algının değiştirilmesi için meslek eğitiminin bizim de ihtiyaç duyduğumuz hem ekonomi hem de kişisel toplumsal refah açısından önemsediğimiz bir seviyeye getirilmesi gerekiyor. Bu farkındalık çalışmalarına sürekli vurgu yapılıyor. Peki diğer taraftan bunu nasıl yapacağımız konusuna ya da neyle karşı karşıya olduğumuz konusuna gelince asıl bence zorlayıcı taraf bu. Bizim burada yapmamız gereken çalışmalar uzun soluklu ve sürekli devam etmesi gereken çalışmalar. Bunu farkındalık çalışmalarını belli seviyeye geldiğinde iyi bir noktaya geldik dediğimizde dahi bırakmamız mümkün değil. Bunu da şöyle izah edebilirim belki. Üniversite olayından yine üniversite ve meslek eğitimini karşılaştıracak olursak, bu üniversitenin kapısından içeri girip burada bir meslek kariyer yapmak isteyen milyonlarca insan var ve bunlar yarışıyorlar ve bu kapıdan ancak o şekilde girebiliyorlar. Ama diğer taraftan meslek eğitim konusuna gelince biraz önce işverenlerin de izah ettiği gibi kapılar açık ama sıraya giren hiç kimse yok. Dolayısıyla bir taraftan insanları bu kapıya gelmeleri için ikna etmemiz gerekiyor. Bunu da tabii toplumdaki algıyı belki ilk olarak bunu kırarak sonra başka konulara da değinebiliriz. Meslek eğitimi alanında yapılacak yapısal ya da yeni çalışmalar da olabilir. Ancak ilk handikapımız diyeyim bu. İkincisi de yine tablolarda göründüğü istatistiklerde vardı. Düzgün hocamız da bunlar nerede diye sorduğu bir grup var. Yani aslında bu grup meslek kariyer seçiminde üniversite mi, meslek eğitimi mi ya da öncelikle üniversite deneyimi olmazsa işte daha iyi seçenek bulursam mesleğe döneyim diyen grup değil. Bu grup hiçbir motivasyonu yok belki de. Bu çok büyük bir grup. Hiçbir çalışma motivasyonu olmayan
önemli bir grup var. Bu yurt dışında da öyle. Sizin bu insanlara sizin bu insanları tamamen kendi istekleri doğrultusunda nasıl diyeyim, istihdam piyasasına ister girsin ister girmesin diyerek tabiri caizse kendi hallerini bırakmanız durumunda istihdam piyasasına hiç girmeyebilirler. Ve bu grup gittikçe büyüyen bir grup. Bunların bir şekilde istihdam piyasasına girmelerinin ikna edilmesi gerekiyor. Burada ilk seçenek tabii ki üniversite akla gelmeyecektir. Çünkü hiçbir şekilde çalışma ve okuma motivasyonları yok. Dolayısıyla bu kişilerin de nitelikli iş gücü olarak meslek eğitimine kazandırılması için yapılacak bu çalışmalar. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani zorlu bir iş. Gerçekten yorucu, zorlu ve hemen çok kısa sürede başarı elde edilmesini beklememek gerekiyor. Bunu böyle bir beklentiyle bu işe girildiğinde hayal kırıkları daha büyük olabilir. Bu genel değerlendirmenin neticesinde çok uzatmadan şunu söylemek isterim. Toplumda genel olarak belki de ilk hepimizin de hemfikir olduğu algının değişmesi, toplumun meslek eğitimine bakış açısının değiştirilmesi gerektiği. Başarılı bir kariyerin başarılı bir kariyerde meslek eğitimi de en az üniversite kadar iyi bir seçenek olduğu, bu fikri, bu mesajı topluma bir şekilde derken yani oturarak, konuşarak, tartışarak, mantıklı yollarla izah etmemiz gerekiyor. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Temel olarak söylemek istediklerim bunlar. Bizim bakanlık olarak çalışma hayatında ekonomimize ve insanların kişisel refahında bu kadar önemli olan meslek eğitim konusunda atılacak hiçbir adımın gereksiz ya da fazla olmadığını düşünüyoruz. Ve bu alanda yapılacak bütün çalışmalarda işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Ebuzer Bey, paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Sanıyorum soru kısmında size bununla ilgili sorular da gelecektir. İkinci noktada Caner Bey'e soruyu yönlendireyim. Şimdi Caner Bey, Almanya'da doğan büyüyen, hem çalışan hem genç bir girişimci olan, Türkiye'yi de iyi takip eden, kariyerinde hem eğitim dünyası hem iş dünyasından kesitler bulunan ve Türkiye'de takip eden girişimci bir gençsiniz. Şimdi Almanya toplumu mesleki eğitime nasıl bakıyor? Gençler orada nasıl tercihlere yönlendiriliyor veya nasıl meslek seçmekteler? Bir de buna bağlantılı olarak gözlemleyebildiğiniz kadarıyla Türkiye ile bunu karşılaştırdığınızda burada ne gözlemliyorsunuz? Memnuniyetle. Öncelikle benim gözlemlediğim şunu bir kere ayırmamız gerekiyor. Almanya ve Türkiye arasında bu algı konusunda çok fazla bir değişiklik yok esasında. Almanya'da bu sorunla cebelleşiyor. Almanya'da yine mesleki eğitimi çekici hale getirmesi gerekiyor. Ancak Almanya'daki şu farklılık var bence. Şu an için mesleklere, ustalara, kalfalara çok büyük bir önem veriliyor. Ve bu önem yine onların hedeflerine de ulaşmalarını sağlıyor. Bir önceki panelde şu söylenmişti. Az çalışmak, çok kazanmak gibi bir tabir vardı. Ben şunu şöyle açmak istiyorum. Benim tanıştığım bütün gençler çalışmak istiyorlar. Yani çok nadir aralarında var hayalperest olanlar ama aslına bakarsak, çoğuna bakarsak herkesin ayağı yere basıyor esasında. Bu arkadaşların sorunun bir rotasının olmaması, bir kutup yıldızının olmaması, onlara bir yol arkadaşı, bir yol gösterecek birilerine ihtiyaçları var. Ve bunlar tabii önde gelmek üzere aileleridir, öğretmenleridir ortaokulda. Kendimden misal vereyim. Benim annem, babam, dedelerim zamanında fabrika çalışanı olarak Almanya'ya göç etmişler. Ben ilk üniversite okuyan kuşağım. Benim annem, babam benim üniversite okumamı istediler Almanya'da. Şu an baktığım zaman geriye dönük en büyük yaptığım hatalardan biri, her ne kadar buralara ulaşmış olsak da benim bir meslek eğitimden geçmemem. Neden diyeceksiniz? Ben üniversiteyi zor okudum. Lisans eğitimim yaklaşık 5,5-6 sene boyunca sürdü. Bunun nedeni de kişisel olarak gelişmiş olmamam. Burada birazcık daha kişisel
özveri, kişisel gelişme yüksek olsaydı orada bir sorun yaşamayacaktım. Ve bunu mesleki eğitimde çok güzel değerlendirebilirsiniz esasında. Bunu bir belirtmek isterim öncelikle. İkincisi, Almanya'da arkadaşlar seçimlerini nasıl yaparlar? Almanya'da ortaokul, lise diye bir tabir yok. 4. sınıftan sonra gençlerimiz işte Stadtteilschule veya Gymnasium dediğimiz okullara ayrılırlar. Tabii ağırlıklar vardır yine gimnazyumda, hani yüksek, birazcık daha kapasitesi yüksek gençleri oraya yolluyorlar ama yatay geçiş yapanlar var vesaire. Velhasıl kelam baktığımız zaman gimnazyuma giden bir arkadaşımız da mesleki eğitime girebiliyor. İşte 16 yaşından sonra veya 18 yaşından sonra öyle bir mesleki eğitim tercihi olabiliyor. Tabii ki orada da ailelerin bir etken durumu var ailelerin, ama bu kadar baskın değil. Biz kültürel olarak gencimiz hep yarışsın diğerleriyle, işte komşumuz avukat, sen neden işte mekatroniker olmak istiyorsun tarafındayız. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Bir girişimci olarak, bir işveren olarak da bunu söyleyebilirim. Benimle birlikte çalışıp, mühendis olup, diğer yandan da tekniker arkadaşlarımız var. Aynı maaşı alanlar var. Bunu da sanayi tarafına ve girişimci yönetici arkadaşları da önerim. Maaşı veya arkadaşların alacakları parayı sadece bir üniversite diplomasına veya yüksek lisansa bağlamayıp da sonuç odaklı biz bunu gerçekleştirirsek çok daha sağlıklı olacak. Çünkü biz şirket olarak bütün elemanlarımızı bize ortak olarak görüyoruz ve onları bütün yaptığımız işlere ve sonuçlara da paydaş bir şekilde getirdiğimiz zaman onları bu işi kendine benimsemiş duruma getirmiş oluyoruz. Bu bence çok önemli bir etken. Yani her ne kadar mesleki eğitim, üniversite vesaire konuşsak da bir başarı için birisinin bir işi önemsemesi, benimsemesi en yüksek mertebe durumdur bence. Onu belirteyim. Başka ne söyleyebilirim? İkinci soru neydi? Onu tamamladım mı acaba? Gayet açık oldu. Teşekkür ederim. Aslında çarpıcı bir vurgu vardı. O kısmı, o cümleyi tekrarlayayım. Çalışanları firmanın ortağı görmek ve diplomaya değil, performansa göre, yeteneklere göre ücretlendirmek. Belki bu iş dünyasına güzel bir mesaj olabilir. Teşekkür ederim. Birol Bey'e söz vermek istiyorum. Şimdi Birol Bey, Türkiye'nin en güçlü işverenlerini bir araya getiren bir kurumda. Yıllarca tecrübeden sonra iş hayatında şu anda da işverenlerin eğitim ihtiyaçlarını da kotarmaya çalışan ve ziyaret ettiğimizde de çok etkileyici olan birçok merkezi bulundurmaktasınız. Şimdi bir yandan mesleki eğitim ve metal sektöründeki istihdamın genel durumundan sizden kısa bilgi alalım. Fakat bunu alırken gençler bu sağladığınız veya sektörde sağlanan imkanları biliyorlar mı? Aileler sizin gözlemlerinizde bu eğitime, bu meslek sahibi olmaya bakış açıları nasıl gözlemliyorsunuz? Ve toplum bu yaptığınız özel sektör, kamu ortaklıklarından haberdar mı? Bu konuda nasıl zorluklar yaşıyorsunuz? Tabii sabahtan bu yana bazı datalar paylaşıldı, veriler paylaşıldı. Bir kısmı eski olsa da çok yakın zamana geldiğimiz zaman, örneğin Düzgün Hocam'ın paylaştığı mesleki eğitimdeki oran, maalesef Düzgün Hocam 2022'de 23'te iyicene düştü. %28'ler, onu da söylemiş olayım. Tabii üzücü. Biz hangi sektördeyiz? Aslında Türkiye'nin gerek üretimde gerek ihracatında çok büyük paya sahip olan 270 tane Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya ve demir çelik başta olmak üzere ana sanayi ve yan sanayisinin bulunduğu bir sendikanın ben de içinde olduğum için ve kurduğu vakıftayız. Aslında Türkiye ihracatının %40'ını yaklaşık gerçekleştiren firmalar bunlar. Türkiye'nin büyükleri, devleri. Bu konuda tabii şanslıyız. Neden? Kurumsal olarak artık
oturmuş. Avrupa'nın üretim merkezi konumunda aslında otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi sektörler, metale yönelik sektörler. Bu nedenle biz kendimizi biraz şanslı hissediyoruz. Çünkü bu kurumların mesleki eğitime bakışı, işte Mehmet Bey bir önceki panelde bahsetmişti. Veya Türkiye'de özellikle Alman ortaklı firmalarda ikili eğitim sistemi gibi, mesleki eğitime daha fazla değer verme gibi bu tür konular hakikaten bizleri sevindirici. Ben de bir meslek lisesi, X kuşağı meslek lisesi mezunu olarak bu durumdan çok memnunum. Ancak maalesef bu tür çalıştaylarda ve çalışmalardaki işte TÜSİAD'ın eğitim çalışma grubunda da, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun eğitim çalışma grubunda da yer alan veya dediğim gibi birçok çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olsun, diğer bakanlıkların olsun düzenlediği çalıştaylarda yer alan bir kişi olarak ilk başta benim de söylediğim ve çoğunlukla da çıkan toplumun algısı. Yani 30-35 sene önce mesleki eğitime, 40 sene önce mesleki eğitime verilen değer bugünlerde verilmiyor. Ama bu bir süreçti. Maalesef Türkiye'de genelde yapılan bir hata var. İhtiyaç analizlerimiz doğru yapılmıyor. Hangi sektörün gelecekte ne kadar bir şeylere ihtiyacı var? İş gücüne. Ki metal sektörü nitelikli iş gücü konusunda gerçekten üst düzeyde. Yani bugün diğer sektörleri şey anlamında söylemiyorum ama bugün belki bir turizm sektörüne bir kişiyi belki daha rahat veya işte gıda sektörüne belki yetiştirebilirsiniz, bir garsonu, bir resepsiyonisti, ama biraz önce işte Mehmet Bey'in verdiği kaynakçı dediğiniz kişi bugün hani geliri de basına yansıyor. Büyük değerlere çıktı. Neredeyse mühendisi 3'e katlayacak eğer gerçek anlamda şey olursa. Dolayısıyla böyle bir yerleşmiş olan kötü toplumsal algının bir defa değişmesi lazım. Bu yalnız başına MES Eğitim Vakfı, yalnız başına Yeditepe Üniversitesi, yalnız başına bakanlığın çalışmasıyla maalesef olmuyor. Yani rahmetli Mustafa Bey'in veya Koç grubunun başlattığı meslek lisesi memleket meselesi başlangıç tarihi 2006. 2006'da görülmüş. Yani 2006'da demişler ki ya bu kötü gidiyor. Yani bir taraftan biz üretimi artırıyoruz. Daha fazla beyaz eşya üretiyoruz. Daha fazla otomotiv üretiyoruz. Daha fazla şeye ihtiyacımız var. Nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Şey yok. Mesleki eğitim onu desteklemiyor. %40'larda olan rakam, ki onun içinde din eğitimi de var. Onu düşmek lazım. Belki şey anlamında düşmek lazım. Yanlış kayıtları öyle giriyorsa yanlış anlaşılmasın. Gerçek anlamda sahada bir fiil iş yapacak mesleklerle ilgili rakam gerçekten çok düştü. Bu da mutsuzluk verici. Metal sektörü, özellikle bizim sektör bu konuda biraz daha ızdıraplı. Çünkü metal sektörünün tercih de daha fazla azaldı. Yani sağlık meslek lisesi, adalet, muhasebe, bir tek elektrik, elektronik son dönemde çok yüksek tercih ediliyor. Fakat biraz daha otomotiv ve metale, iş yerlerinde şey olan, biraz daha emek gerektiren işlere ne gençlerimizin ne ailelerinin deminden beri söylenen pek ilgisi yok. Biz mesela vakıf veya sendika olarak bunu bir parça nasıl başarıyoruz? Üyede çalışanların, metal sektöründe çalışanların gelirlerinin biraz daha yukarıda olduğu, Türkiye ortalamalarının üzerinde olması nedeniyle gençlerin tercihi bu yönde gelişiyor. Örneğin biraz önce söyledim, biz bugüne kadar 40 bine yakın öğrenciye ödeme yaptık, burs ödemesi yaptık ve o mezun olan çocuklarımıza baktık. Mezun olan çocuklarımız hangi bölümlere veya ilk başlangıç olarak daha doğrusu hangi bölümlere giriş yapıyorlar diye metal bölümünü bir tercih artmış. Bu son derece olumlu bir şey. Yani %37, bu 2017 yılında bu burs uygulaması başladığında %37 seviyesinde olan metal bölümü, 8 tane bölüm tercihi şeye doğru kaymış, %60'lara doğru kaymış. Bunun ağırlıklı yansıması muhtemelen anne babasının bir kurumsal bir firmada, özellikle MES üyesi bir firmada çalışmasından kaynaklanabilir. Oradaki çalışma çünkü
piyasadaki bir KOBİ, bir atölye çalışmasından bugün fabrikalarda daha yüksek düzeyde, daha az emekle üretim yapılıyor. Dolayısıyla onları ikna etmek, ailelerini mesleğe yönlendirmek, mesleki eğitime yönlendirmek biraz daha kolay. Belki bu noktada Caner Bey'in söylediği Almanya'daki mesleki eğitimi aileler tercih ediyor, yönlendiriyor sözü de buradan kaynaklanabilir. Caner Bey'in yine söylediği şeyden yakaladığım bir konu, aslında işveren de belli bir müddet sonra, maalesef bu da üzücü, doğal olarak ortaya çıkıyor. Ya meslek liseli, üniversiteli, ikisinin arasındaki ücret farkı meslek mühendisin düştüğü için, artık çok düştüğü için, ya yerine göre mühendis alabiliyor. Ama artık bir taraftan da aşağıdan işi bilenin rakamının yükselme durumu söz konusu. Dolayısıyla Türkiye, baştan da söylediğim ihtiyaç analizini, kısa, orta, uzun vadeli planını çok düzgün yapamadığı için, maalesef her konuda böyle, yapamadığı için bu planlamayı daha öncesinde yapamıyor, iş başa düşüyor. Başa düştüğü zaman herkes toplanıyor. Kaynaklar maalesef herkes kendi, bunu da üzülerek söylemek lazım. Kaynaklar herkes tarafından kendi alanında kullanılıyor. Ortak bir hareket de olmuyor. Dolayısıyla bazen kaynaklarımız boşa gidiyor. Veya etkin düzeyde olmuyor. Ve bununla bağlantı olarak şöyle bağlayayım. Toplumun algısını değiştirmek ancak büyük kampanyalarla olur. Bu kampanyalara da herkesin katılması lazım. Yani bütün tarafların, bugün mesleki eğitim taraflarını düşünürsek aslında şey var, gençlerimiz kendileri var. İşveren tarafı var, toplum, aile tarafı var, bakanlık tarafı var. Yani hakikaten olmayan taraf yok. Yani bugün 1.800.000'e yakın gencimiz meslek lisesinde mesleki eğitimde. 145.000'e yakın öğretmenimiz bu piyasanın içinde, mesleki eğitimde, ki az bir rakam da değildir. Dolayısıyla hakikaten geniş bir kitlenin, yani bugün bir şeyler yapalım dediğiniz zaman okuluyla, eğitmeni de sizin yukarıya çıkarmanız lazım. Şunu da söyleyeyim, sözlerime öyle son vereyim. Son yıllarda, tabii ben X kuşağı olarak şunları gördüm. Çok büyük değişimler oldu. Nelerde? Teknolojik, pandeminin de etkisiyle bu katlanarak devam etti. Teknolojik değişimler, işte beşeri değişimler, sosyal değişimler. Yani bugün beşeri olarak dünyanın nüfusu bir ömür süresince 2 katına çıktı. Yani 1975'te 4 milyar olan nüfus bugün 8 milyar. Çok büyük bir değişim aslında. Teknolojik açıdan işte şey yapıyoruz, Endüstri 4.0 diyoruz. Endüstri 4.0'ın girişi 20 senelik mazisi var. Ama Endüstri 3.0 belki 60 seneydi. Endüstri 2.0 belki 100 seneydi. Öbürkü hele 200 seneydi. Dolayısıyla hani bunu düşündüğümüz zaman teknolojik anlamda çok büyük değişim oldu. Beşeri anlamda çok büyük değişim oldu. Sosyal hayatta pandeminin de etkisiyle büyük değişim oldu. 2007 yılında ilk cep telefonu çıktı. Akıllı telefon çıktı, özür diliyorum. Akıllı telefon, şu anda %80 nüfusta akıllı telefon var. Yani hiper bağlantılık durumuna geldik. Çünkü neredeyse her şeyimiz bu telefonla, cep telefonlarımızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu değişimi bazen hani gençler daha az çalışmak istiyorlar. Daha kendilerini çekiyorlar. Bizim gibi değiller. Vardiyalı çalışmak istemiyorlar. Ağır işlerde çalışmak istemiyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar dediğimiz pozisyonda bu değişimleri de göz önüne almak lazım. Çoğu bilgisayar genci, özellikle kuşağımız, yeni kuşağımız ve X, Y, Z kuşakları ilk defa tarihte aynı iş yerinde çalışıyor. Yani benim Y kuşağından yöneticim de var, Z kuşağından çalışan arkadaşım da var ekipte. Tabii bu tür zorluklar nedeniyle gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ama ben diyorum ki iyi planlama yapılarak artık dudaklara bakılmamalı, ayaklara bakılmalı. Yani kısmı, rapor ve tespit kısmı Türkiye için bitmiştir. İcraat dönemidir. Bu icraatın da temelinde bence özellikle algıyı kırmak, toplumsal algıyı kırmak. Ama bu algıyı kırarken son dönemde, çünkü basında çok yer alıyor, mesleki eğitim de yer alıyor, işverenin feryadı da yer alıyor. Yani 200 kişilik açtım, iş başvurusu açtım, 7 kişi müracaat etti diyen Kahramanmaraş'tan iş yeri var. 200 kişilik açıyor, 7 kişi başvuruyor.
Dolayısıyla böyle bir vahim durum var. Metal sektörünün dediğim gibi benim bulunduğum kısım büyük kuruluşlar nedeniyle ki bunlar kendi imkanlarıyla gelişiyorlar ama genel ülkemizde maalesef sorun büyük ve bir an önce harekete geçmek lazım topluca. Peki Birol Bey teşekkür ederiz. Peki ilk turu tamamlamak için ben Deniz Bey'e de sözü vereyim. Şimdi Deniz Bey hem iş dünyasının içinde hem de mesleki eğitim merkezi yani mükemmeliyet merkezi dediğimiz aslında bir yerde mesleki eğitim veren bir kurumun hem yöneticisi hem eğitmenisiniz. Hayat boyu öğrenmeyle ilgili uygulamalardan bahsettiniz. Şimdi size sorumuz ise hani bir miktar müfredatı da bize geri bildirimlerinizi ve uygulamalarla beraber paylaşaraktan sizce toplumun mesleki veya teknik eğitime bakışı sizin tecrübelerinizde nasıl ve bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İMES OSB'nin güdümlü projesi olarak kurulmuş. Ana misyonu sanayicinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayi gelişimine paralel şekilde sanayi müfredatıyla globalde yeni gelişen trendler doğrultusunda uygulama olarak niteliklerini, mevcut çalışan personelin niteliğini artırıp sanayide İslam'a girmemiş personelin de İslam'a sokulmak üzere faaliyet gösteren ve globalde yeni gelişen trendleri yorumlayıp sanayicinin bilgisine kanalize etmek üzere bir yapıya sahip, içerisinde eğitim, imalat, araştırma, geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinin olduğu bir merkez. Ve şu ana kadar da 141 tane eğitim icra etmiş ve 4800 kişiyi sertifikalandırmış ve İslam'a girmemiş personeller de İslam'a sokmuş bir merkezdir. Şimdi burada bir tane üçgen çiziyorum. Bizdeki müfredat uygulamalı. 1, 2, sanayi deneyimli uzmanlar konusu en önemli konu. 3, sanayi müfredatı konusu. Biz hayat boyu öğrenmeyle ilgili eğitimler yaptığımız için genellikle iki şekilde bunu ele alıyoruz. Bir, mükemmeliyet merkezi üzerinden yapılan eğitimler. 2, kamu ve mükemmeliyet merkezi işbirliğiyle yapılan eğitimler diye. Kamu ve mükemmeliyet merkeziyle yapılan eğitimler genellikle kaymakamlık ve halk eğitim merkezleri üzerinden protokole bağlı eğitimler olup bunlar Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu modüllerinde meslek modülleri eğer var ise bunlar da açılan eğitimlerdir. Biraz o konulara girmek istiyorum. Hayat boyu öğrenmede yaklaşık 3000'e yakın bir meslek modülü var. Yaklaşık 3000 civarında evet. 3000 civarında meslek modülleri yazılmış ve minimum 12 kişiyi tamamladığınız zaman açabiliyorsunuz. Biz de protokole bağlı olduğumuz için metal meslek dallarında bazı eğitimleri bizim üzerimizden yapabiliyoruz. Ama oradaki en büyük sıkıntılardan birisi müfredat olarak, sorulardan birisi müfredat olduğu için. Birincisi, bir metal makine mesleğinde iş yapabilmek için öncelikle teknik resim bilgisinin olması lazım. Bir mühendis, bir tekniker önce teknik çizimi okuyabilmeli ki yaptığı işi icra edebilsin. Burada direkt hayat boyu öğrenmede bunların hiçbirisi olmadan 12 kişi tamamladığında eğitime aldırtılıyor. Burada en büyük hayat boyu öğrenmedeki eksikliklerden birisi bu. İkincisi, müfredatlar güncel değil. Üçüncü bir olay, 40 saatlik bir eğitimin 16 saati sadece iş sağlığı ve güvenliğinden oluşuyor. En büyük yaşadığımız sıkıntılardan birisi bu. Sadece yaptığı artı ne? Milli Eğitim Bakanlığı onaylı E-Devlet'e işleyen bir sertifika vermesi. Başka hiçbir şeysi yok. Dolayısıyla biz bunlara pek girmiyoruz. Genellikle mükemmeliyet merkezi üzerinden eğitimlerimizi kendimiz açarak sanayideki ihtiyaçlara binaen kendimiz uygulamalı müfredatlar geliştirip ve eğitimcilerimizi sektör deneyimli, sahadan geçmiş eğitimcilerle sanayi müfredatıyla uygulamalı şekilde yapıp sanayide mevcut kalifikasyonunun artmasını ve aynı zamanda İslam'a girmemiş personelin İslam'a girmesini sağlıyoruz ki bu da kabul gören bir uygulama en çok. Biz sorunun son kısmını bir daha alabilir miyim hocam? Sorumuzun son kısmı tüm bu müfredatları, uygulamaları bahsettiniz. Hani bunları düşünerekten, hani ana konumuzu da unutmadan panelde toplumun mesleki ve teknik eğitime bakışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi Kocaeli bölgesinde ikame eden bir mükemmeliyet merkezindeyiz. 14 tane organize sanayinin bulunduğu
ve sanayi şehri olan bir merkez şehirdeyiz. İstatistikleri ele aldığımda %28 meslek lisesi tercih oranı var. Toplam liseleri oranla. Ve 85 üstü fen liselerine, 65-85 arası not ortalaması olan, ortaokuldan çıkmış not ortalaması olan Anadolu liselerine ve 65 altı da meslek liselerine. Bunun daha altı da hocamın bahsettiği MESEM'lere gidiyor. Haftada 5 gün veya 4 gün olan da var, 5 gün olan da var, 3 gün olan da var. Bir günde, yarım günde sade eğitim alıyor, sade diploma veriliyor. Böyle bir sıkıntı var. Ve şimdi can alıcı noktaya geliyorum. Sınava giren 4 Anadolu lisesinden bir tanesi, istatistikler daha önce gösterildi, bir tanesi üniversiteyi kazanıyor. Bu da aileye, devlete büyük olarak geri dönüyor. Dolayısıyla 2000 öncesinde nüfusu oranla üniversite sayısı 68 milyon nüfus var iken üniversite sayısı 50 ile 60 civarlarındaydı. Ve yaklaşık ortalama acizane söylüyorum 1500 civarında bir mühendis mezunu veriyordu. Şu anda nüfusumuz 85 üzerinde ve 200 küsür tane üniversite var. Üniversite sayısı 4 kat hemen hemen artmış ve bunların her birinde mühendislik mezunu verdiğimizi düşünürsek nüfus oranımız yaklaşık 1,5 kat artmış ama üniversite oranımız 4 kat artmış. Dolayısıyla piyasaya Bedrettin Dalan'ın da şeysinde gösterildiği gibi niteliksiz diplomalı bir mühendis geliyor. Ve bu da toplumda tekniker dediğimiz, ben bunlara ara eleman demiyorum, gri yaka diyorum. Mavi, gri ve beyaz yaka diye adlandırıyorum. Gri yakanın öne geçmesini sağlıyor. Bazı teknikerler, teknisyenler meslek becerilerinin öne çıktığı yerde mühendisleri çok çok geçiyor. Ve dolayısıyla toplumda gençlerimiz hizmet sektörüne yönelmeye başlıyor. Diyor ki ben bu yağlı mesleği neden yapayım? Kirli mesleği neden yapayım gibi. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Hizmet sektörüne girdiği zaman aradan 4 yılda geçse, 5 yılda geçse yine asgari ücretini alıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama sanayi mesleklerine geçtiği zaman 1-2 yıl sonra bunun ustalık dönemine geçtiği zaman yüksek maaşlarla artık masada söz sahibi o oluyor. Bunu toplumumuzun bu algıyı alıp mesleğe yönlendirilmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Ve en önemli konu artık savaşlarımız topla tüfekli olan savaşlar değil. Ekonomik savaşlar baktığımız zaman. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomisini yıkacaksan ilk önce eğitim yapısına bakmak lazım. Meslek lisesinin mesleki eğitimin düzgün gitmemesi sanayinin girdilerini etkiliyor. Sanayiler girdileri etkilediği zaman da cari açığı etkiliyor otomatikman. Dolayısıyla bu konuya çok eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ikinci olay artık mesleki eğitimin biraz Milli Eğitim tarafından çıkıp Sanayi Bakanlığı ve vakıfların ele aldığını görüyorum. İşte biz metal sanayisinde makine ihsas organize sanayisi olan bir OSB'nin içerisinde mükemmelliyet merkezimiz. Dolayısıyla o yönlere kanalize oluyoruz. Bunu da Sanayi Bakanlığı tertip ediyor. Kalkınma Ajansları tertibiyle ilerliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Peki, teşekkür ederim. Sanıyorum sizler de aynı endişeleri veya duyguları hissediyorsunuz. Hani ihtiyaçlar veya sıkıntıları hepimiz görüyoruz, gözlemliyoruz. Fakat herkes girişimi hep diğerlerinden bekliyor. Hani herkes trafik kurallarına uysun, ben hariç. Herkese bilmem ne olsun, ben hariç. Şimdi bu noktada hani toplumsal bakış açımız önemli. Soru turuna geçerken hani bir miktar zaman da hatırlatayım. Çünkü hem kokteyl bekliyor hem de katılımcılar bu konuda zaman sıkıntıları var. 2'ye kadar bitireceğimizi söylemiştik. Kokteyl dahil. Şimdi bu ikinci bölümde bu değişim için daha konkret sorular sorayım. Bu değişim için siz ne bekliyorsunuz? Ne yapacaksınız veya ne yapılmalıdır? Ailelere çocuklarının geleceğe değişmesi yönünde ne olursa, bu biraz önce bahsettiğimiz bir önceki panelde, şu anki panelde bu gidişat, bu eğriler, bu trendler nasıl değişebilir, nasıl değişmelidir? İlk sözü yine Ebuzer Bey'e vereyim ve şöyle de bağlayalım. Şimdi Almanya'da yaşayan Türk toplumunun meslek eğitimine teşviğinde yoğun mesai harcadığınızı bahsettiğiniz tecrübeleriniz. Türkiye ile ilgili endişe ve çalışmalarını bahsettiniz. Şimdi
Bu ikisini harmanladığınızda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için meslek eğitimi ve meslek eğitiminin gelişimi konusunda neler olabilir, neler olmalı, toplumu nasıl harekete geçirebiliriz? Evet, Almanya ile kıyaslayarak da konuyu ele alacak olursak zaten bugün oradaki sistemle ilgili çok bilgi de edindik. Belki birkaç hatırlatma yapmak gerekir öncesinde. Bir tanesi gerçekten Almanya'daki Türk toplumunun son yıllarda da aslında çok değişmedi ama Türkiye'deki Türk toplumuyla meslek eğitim alanındaki algısı ve bakış açısının örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bu bir tespit olarak bizim açımızdan karşılaştırma anlamında önemli. Çünkü ikisi de benzeşiyor diyelim. Ama Almanya açısından, Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Almanya'da meslek eğitimi dünyadaki en iyi örneklerden bir tanesi. Ve kültürel olarak da kurumsal olarak da çok köklü bir geleneğe sahip. Hocamız 100-200 yıldan bahsetti. Evet, gerçekten öyle. Bu tabii sadece meslek eğitimi olarak düşünmemek lazım. Eğitim sistemi de bununla bağlantılı. Diğer taraftan toplumdaki meslek eğitim algısı bizdeki gibi değil. İşverenlerin, oradaki bildiğiniz o dual sistemde işverenler çok önemli bir rol oynuyorlar ve onlar da bu meslek eğitimin çok önemli bir parçası. Aynı zamanda tabii meslek eğitimi yapmak isteyenlerin meslek eğitimine bakış açısı bizimdeki gibi hem ailelerde hem de bireylerde bizdeki gibi böyle küçümseyici diyeyim tabiri caizse değil. O dual sistemin hem pratik bir taraftan teoride verilen bu eğitimin belli günler okulda daha sonralarda artarak iş yerinde devam eden bu sistemin Türkiye'de benzer bir uygulaması işte hocalarım da bahsetti. Türkiye'de milli eğitim sistemine de entegre edilmeye çalışıldı ama tabii kıyaslanamayacak durumda. Çünkü orada çok oturmuş kültürel bir sistem var. Bizde ise bunun modellemeleri yapılmaya çalışılıyor diyelim. Bunları dikkate alarak bir karşılaştırma yapacak olursak bizim öncelikli olarak hangi alanlara belki ağırlık vermeliyiz ya da orada aldığımız neticeleri burada da alabilecek olursak alabilmemiz için neler yapabiliriz? Birincisi çok net bir şekilde tüm kurumların işbirliği. Almanya'da bu konuda tek bir kurumun zaten herhangi bir başarısı onların da yok yani. Bu zaten mümkün değil. Bir kurumun tek başına kamu kurumu olsun ya da işte işverenler, odalar, diğer paydaşların tek başına yol alması zaten söz konusu değil gerçekten. Dolayısıyla bizim de ülkemizde yapmamız gereken en önemli işin başında gelen en önemli şey işbirliğini artırmamız. Ve bu işbirliğini sadece bir proje bazında değil, planlama bazında da strateji belirleme, politika belirleme, hocam gerçi birçok alan tamamlandı diyor ama bunları da belki hayata geçirecek planlamaları yapmamız gerekiyor bu durumda. Yani bir şekilde yol almamız için, tekerleği çevirmemiz için bir araya gelip birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bunun diğer taraftan şöyle bir önemi var. Muhataplarımıza ulaşmak açısından çok önemli. Ne kadar çok paydaş bu işin içinde olursa muhataplarımıza ulaşmamız ve daha fazla kişiye ulaşmamız kolaylaşacaktır. Bir diğer taraftan da işbirliği bizim meslek eğitim ve iş piyasasındaki güncel durumu, imkan ve ihtiyaçları tespit etmemiz açısından da çok önemli. Bu da bizim kendi planlamalarımız için çok değerli olacaktır. Çünkü bununla ilgili gelişmeler tabii ki paylaşılıyor, kurumlarda var ama ortak bir politika belirleyecek seviyede bir araya bir havuzda birikmesi çok farklı olur. Birincisi işbirliği derim. İkincisi farkındalık diyoruz. Evet, kesinlikle farkındalık. Bu çünkü toplumdaki algıyı değiştirecek şey toplumda farkındalık oluşturmak, meslek eğitimini görünür hale getirmek ve bu alanda daha fazla gündemde tutmak. Peki bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Teorik ve bu tarz bilgilendirmelerle toplumda bir hareketlilik yaratabilir miyiz? Pek mümkün değil maalesef. Bunun için bunu somutlaştırmamız gerekiyor. Bunun en güzel örneği de kariyer günleri dediğimiz ya da meslek eğitim fuarı dediğimiz bu fuarların özellikle işletmelerin yer aldığı, iş ve kariyer imkanlarını tanıttığı, muhataplarla, ailelerle bir araya geldiği bu fuarların mutlaka sistemli, yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve bunun da gerçekten tabiri caizse neredeyse mahallelere kadar indirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde meslek eğitim fuarları Almanya'da biliyorsunuz belli bir takvime bağlı olarak çok yaygın bir şekilde liselerde, üniversitelerde
çok fazla yapılıyor. Bizim de bunu mutlaka yapmamız gerekiyor ve aynı zamanda buraya lise, üniversite öğrencilerinin ve ailelerinin gelmesini ve meslek eğitimi yapmak isteyen tüm ilgililerin tabii buraya gelmesini ama özellikle bu grupların buraya gelmesini teşvik etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü çok önemli bir konu. Meslek tercihini baştan itibaren doğru yapmaları için gençlerimize ve ailelerine yardımcı olmak. Burada da iki husus belki ön plana çıkarabilir. Birisi iş ve meslek danışmanlığı ki bugün de bahsedildi. İş ve meslek danışmanlığı tabii ki çok önemli. Kişilerin akademik yatkınlığı, meslek eğitimine yatkınlığı, ilgi alanları, yetenekleri ve kabiliyetleri değerlendirerek yönlendirme yapılması gerekiyor. Ve bunun da hatta işte bazı yine katılımcıların da söylediği gibi erken yaşta ne kadar erken yaşta olursa belki o kadar verim alınabilecek. Birincisi bu. İş ve meslek danışmanlığının geliştirilmesi ama benim burada daha çok vurgu yapmak istediğim aslında öngörülebilirlik. Bir mesleği ya da bir kariyeri yaparken en önemli şey öngörülebilirlik. Bizim hep bahsettiğimiz bazı meslekler var işte özellikle üniversitede hukuk, tıp ya da mühendislik. Niçin insanlar bu mesleklere hiç düşünmeden gidiyor? Çünkü öngörülebilirlik sorunu yok. Bizim meslek eğitimiyle ilgili meslekler bile tanınmıyor. Dolayısıyla bu konuda mesleği tanıtmanın yanı sıra öngörülebilirliği de artırmamız lazım. Bu da yine bizim işverenlerin, diğer kurumların belli aralıklarla ya da sistemli bir şekilde iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını, gelişen meslekleriyle ilgili istatistikleri ya da azalan mesleklerle ilgili bilgi ve verileri düzenli olarak paylaşmasıyla olur diye düşünüyorum. Almanya yine bu konuda çok iyi bir örnek. Zaten genel anlamda istatistik ve veri denilince Almanya akla gelir. Çok düzenli, sistemli ve başarılıdır bu alanda. Çok faydalı olduğunu da görüyorlar. Biz de görüyoruz. Gelecek planlamasını yapmak için hem meslek hayatına girmek isteyenler açısından çok önemli. Hangi mesleği tercih edeceğini, hangi mesleğe yönelmesi gerektiğini doğru analiz edebilecek veriler sunulması açısından çok önemli. Diğer taraftan bizler için yani paydaşlar açısından geleceğe yönelik öngörülebilir planlamalar yapmamız açısından çok önemli. Son olarak aslında bence en önemli konulardan bir tanesi sıralamayı hani önem sırasına göre yapmadım ama son olarak Türkiye'de meslek eğitimi ve mesleki gelişim diye ayırıyoruz biz. Almanya modeline biraz benziyor yine. Almanya'da meslek eğitimi, örgün eğitim sistemi parçası olan meslek eğitimiyle bu örgün eğitim sistemi sonrasında devam edilen bütün eğitimlere genel anlamda Türkçe işte mesleki tekamül ya da mesleki gelişim eğitimi deniliyor. Bizde ise işte mükemmelliyet merkezi, hayat boyu öğrenme ya da işte teknik eğitim merkezi buna benzer isimlerle aslında bütün olarak hepsi tamamı mesleki gelişimi kastedilen ve kapsayan bir sistem. Ve bu bence ülkemizde nitelikli iş gücü açığını kapatmak açısından meslek eğitimi kadar çok önemli bir alan. Mesleki gelişim alanına yönelmediğimiz sürece nitelikli iş gücü açığını kısa vadede ve hatta orta vadede belki de tüm genel anlamda vadeleri ayırmadan söyleyeyim kapatmamız çok zor. Çünkü meslek eğitimiyle sadece bunu kapatmaya çalıştığımızda baştan itibaren meslek seçimi konusunda herkesin doğru planlama yaptığını farz etmemiz gerekiyor. Yani meslek eğitimi tercih edenler doğru planlama yapacak ki sonucunda herkes meslek eğitimi yaptığı alanda bir mesleğe yönelecek olsa dahi bu planlamaların neredeyse mükemmel olması gerekiyor ki bizim piyasanın ihtiyaç duyduğu meslekler, nitelikli iş gücüye açık kapansın. Ama bu teoride mümkün, pratikte zaten mümkün değil, teoride bile mümkün değil. Dolayısıyla mesleki gelişim merkezleri her ne isim altında olursa olsun mutlaka çok geliştirilmesi gerekiyor. Mevcut durumda belki en iyi örneklerinden birisi sizlerin ya da bazı kurumların çok iyi örneği var. Bugün Mercedes'i dinledik. MAN'ın işletmeler, büyük işletmeler kendi bünyesinde bu modelleri kuruyorlar. Çünkü işletmenin geleceği açısından en hayati konulardan bir tanesi. İnsan kaynağı var, tabii ki var. Çok eğitim gören insan var ama sizin işinizi yapacak insanlar bulmanız gerekiyor. O insan sayısının çok olması sizin işinizin yapılmasını sağlamıyor. Mesleki gelişim merkezlerinin bir diğer önemli konu da yani sizin meslek eğitimi ister yapmış olsun ister hiç meslek eğitimi yapmamış olsun, eğitim sürecinin dışında olan kişiler olsun. Bunların iş hayatına, iş hayatının aradığı ihtiyaç, iş piyasasının aradığı ihtiyaçlara göre pratik uygulamalı. En büyük vurgu bu zaten. Hocam çok güzel anlattı. Sistemde istediğiniz kadar modül açın. Bunlar sadece bir kurs
küçümsemek için söylemiyorum ama böyle halk eğitim merkezlerindeki dikiş nakış kursu gibi size diploma veriyorsa iş piyasasının bununla hiçbir şeyi olmaz. Kesişmesi zaten mümkün olamaz. Sizin yollarınızın kesişmesi gerekiyor. Bunun da meslek eğitiminin gerçekten iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda pratik uygulamalı, tabii teorik bilgi de olacak. Hatta mesleki gelişim, biz genel olarak meslek eğitiminde konuştuğumuzda ben de öyle yapıyorum. Tabii bir işletmede çalışacak kişiler olarak değerlendirerek konuşuyoruz ama bunun dışında serbest meslek de çok önemli. Almanya'da şimdi sizin bir tesisatçı bulmanız o kadar zor ki ve o kadar maliyetli ki gidip yenisini alın diyorlar, daha ucuza geliyor. Çünkü o meslekleri yapan kişiler o kadar sayıları azaldı ve hizmet sektöründe de diğer sektörlerde de inşaat sektöründe de öyle. Ne kadar arz talep meselesi olduğu için ciddi manada ekonomik olarak da insanlar açısından, tüketici açısından çok maliyetli, diğer taraf açısından da çok iyi bir kazançlı işler oluyor. Dolayısıyla hani sadece bir işverenin yanında çalışan kişiler olarak da düşünmememiz lazım. Bu anlamda mesleki gelişimle ilgili birkaç cümle daha söyleyip sözümü sonlandıracağım hocam. Mesleki gelişimin bence bu anlamda mesleki algı, toplumdaki meslek eğitimi ya da mesleki eğitim kariyeriyle ilgili algıyı değiştirecek çok önemli bir katkıda sunabilecektir. Burada Almanya örneğini vermek istiyorum. Almanya'da çok gelişmiş meslek gelişim merkezleri var. Bunlar kampüs şeklinde düzenleniyor. Örneğin benim çalıştığım Hamburg'da zaten adı da Elb Kampüs. İnternete girip de bakabilirsiniz. Böyle bir üniversite kampüsü havasında insanlara toplumda mesleki nitelik, meslek eğitimiyle ilgili algıyı olumluya çevirecek, tek başına o yapısal bina olarak düşünseniz dahi önemli bir etki bırakacak bir nasıl diyelim, bir model. Bunun yanı sıra bu mesleki gelişim merkezleri tamamen uygulama ve pratiğe yönelik eğitimler veriyor ve bunların uluslararası, yani ortak standartta ve hatta bizim ülkemiz için de bu çok önemli. Bu eğitimlerin de ortak standartta, hatta uluslararası standartlarda verilmesi gerekiyor ki iş piyasası açısından bunun ciddi bir karşılığı olsun o diplomanın. Belki bazı eğitimler o şekilde veriliyordur ama benim bahsettiğim burada tabii en önemli şey yaygınlaşması. Bizim ülkemizde şöyle düşünsek, bütün şehirlerimizde büyük kampüsler şeklinde meslek gelişim merkezlerinin kurulduğunu, bunların da bütün işverenlerin ya da meslek edinmek isteyen kişilerin kullanımına açık olduğunu. Şimdi biraz önce de bahsedildiği gibi bir fabrikaya tek başınıza küçük bir meslek eğitim merkezinde belki bir fabrika oluşturamazsınız ama büyük merkezlerde bu tarz imkanları, pratikte o cihazları ya da işte bütün CNC tezgahları sanayi için düşünüyoruz tabii şu an ama sadece sanayi için de düşünmemek gerekiyor. Bütün zanaatkarlık, kuaförden tutun birçok mesleklere kadar bu tür eğitimler verilebilir burada. Bu tür merkezlerin kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi birkaç şey daha söyleyecektim ama sanırım fazla uzayacak. Genel olarak son cümleyi alalım. Yapacağımız tüm işler her ne olursa olsun ya da hangi alanda olursa olsun atacağımız tüm adımlar neticesinde olumlu olacağını düşünüyorum. Yeter ki bir bilgi birikimimizi paylaşalım, birlikte hareket edelim ve işbirliğini sadece dediğim gibi kısa süreli çalışmalar, projeler bazında değil, uzun soluklu bir yol olduğu için bizim işbirliklerimizin de uzun soluklu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz Ebuzer Bey paylaşımlarınız için. Umarım bakanlık tarafından bununla ilgili de destekler, çalışmalar ve Eğitim Bakanlığı'na da bu mesajların verildiğini umut ediyoruz hep beraber. Soruları modifiye edeceğim ve bir miktar provokatif sorular size geliyor. Hazırlıksız olacaksınız ama ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Mesela ilk sorum Birol Bey olsun. Daha doğrusu ikinci ve son sorum. Bir ebeveyn, X kuşağının değerli bir üyesi olaraktan, çoluk çocuk bilmiyorum henüz torun var mı yok mu? Var. Kendi çevrenizde, gözlemlerinizde toplumu konuşuyoruz. Ailelerin mesleğe bakış açısı sizce nasıl değişebilir? Bir işveren değil, bir baba, bir ebeveyn veya toplumun bir parçası olarak soruyu böyle yönlendireyim. Birkaç dakikada sizden provokatif bir cevap alalım efendim. Provokatif bir soru fakat cevabı gerçekten zor. Tek çözümlü değil. Yine sabahtan bu yana konuşuyoruz çünkü
birikmiş yüklerle gelen bir konuda konuşuyoruz. Tabii ki benim çocuğum da, bir oğlum var. Benim oğlum da daha kolay, daha çok para kazanan, yani biraz önce ekrana yansıtılan tüm unsurları içeren şekilde ve ağır işleri olmayan, maalesef gençlerimiz, haklı olarak çocuklarımız da öyle. Bir makalede okumuştum. Yani hayatı da düğmeye basıp game over yaptıkları, işte ekranda futbol oynadıkları, ekranda bir kısım mücadeleler yapıp kaybettikleri zaman da ekranı kapatıp gittikleri, normal hayatta ise bu tür bir durumun olmadığını bilmeden büyüdükleri bir dönemde yetiştiler. Özellikle son kuşağımız. Bütün konuşmacılar, katılımcılar, ben de dahil, tabii ki çocuğumuzun mesleki eğitim değil, iyi bir okul, arkasından iyi bir üniversite, aman oraya giremezse hayatları biter şeklinde bir algıyla hep beraber gittik. İşin içinde bir mesleki eğitimden gelmiş bir kişi bile olsam, ben de açıkça söylüyorum böyle düşündüm. Hedef bu. Ama bugün gelinen durum, yani biraz önceki dediğiniz gibi başka konulara da girdiğiniz bölümünde söylediğim gibi, Türkiye'de gerçekten biz ihtiyaç analizi konusunda, kısa orta vadeli, uzun vadeli planlar konusunda sıkıntılı durumdayız. Yani hakikaten yapamıyoruz bu işi. Çok konuşuyoruz, herkes konuşuyor, ilgili taraflar tespitleri çok iyi, sorunlar çok dile getiriliyor. Fakat bir türlü onu harekete geçirecek duruma gelemiyoruz. Toplumu nasıl çevireceğiz? Aileleri nasıl çevireceğiz? Bu topyekün birlikte uzunca bir süre hareket ederek olur. Yani buna şeyi katıyorum, ondan da bahsedildi. Ben bunu da inanarak söylüyorum. İlkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, rehber öğretmeni dahil çocuklarımızın gerçekten o yaşlarda neye becerileri olduğunu, yani bu çocuk hakikaten gelecekte üniversiteye girip de 4 senede 5 senede bitirir mi, bitirmez mi? Bunun el becerileri iyi veya bu mesleğe yönelik şeyi görüyorum, ışık görüyorum. Ailesiyle birlikte oturup da ailenin de ikna olacağı şekilde bir hareket yapmadığımız sürece gerçekten biz bunu 3 sene sonra da 5 sene sonra da aynı düzeyde konuşacağız. Yani dediğim gibi artık hareket etme zamanı, bu hareketi de topluca yapmadığımız sürece gerçekten geleceğimiz de sıkıntı altına girecek. Bunu maalesef bugünkü bütün paylaşımlarda, bütün değerlendirmelerde görüyoruz. Bu böyle 3 kişinin, 5 kişinin, vakfın, derneğin, 1-2 üniversitenin, bakanlığın yalnız başına yapacağı bir şey değil. Bu noktada yine de ben bakanlıklara biraz daha yük veriyorum. O konuda da, yani tamam, işveren tarafını temsil eden bir kişi gibi olarak söyleyeyim bunu. İşverenin gelecekle ilgili yatırım yapması, hakikaten bu ülkede üretim yapması, üretim merkeziyiz diyoruz, iyi de üretim yapıyoruz. Bunun sürekliliğinin sağlanması için onlar yatırım yapmak zorunda. Bu yatırımı sağlayacak insan kaynağını, nitelikli iş gücünü, mesleki açıdan gerekli olan insan yapısını ise hakikaten kamu tarafının biraz daha iyi planlı bir şekilde kaynaklarını gerekirse maksimum düzeyde ayırarak. Yani bugün bir işverenin örneklerde olduğu gibi laboratuvar açması, kendi iş yerine yapması, tamam, belli bir yatırım kaynağını ayırıyor ama bunun topyekün olması açısından da kamunun gerçekten çok iyi planlı bir şekilde meslek liselerinin gerekli olan şeyini, altyapısı dahil ki bu da büyük bir sorun. Teknoloji geliştikçe maalesef bunların masraf düzeyleri de arttı. Yani bugün bir CNC tezgahını nasıl koyabilirsiniz meslek lisesine? Bu sene koydunuz, 5-6 sene sonra teknoloji çok hızlı değişiyor. Onun yerine başka bir şey koymak gerçekten zor oluyor. Belki bu noktada daha sonra konuşma şansı olmayabilir. İyi uygulamalar konusunda ben OSB'lerde açılan meslek liselerini veya ihtisas liselerini çok takdir ediyorum ve devam etmesi tarafındayım. Sanayi işbirliğini çok kolaylıkla sağlıyor ve ben inanıyorum ki oralardan yetişen gençlerin gerçek anlamda kendi işlerini de buldukları için ve direkt işe katılacakları için bu toplumda doğal olarak da bir şey yaratacak, algı yaratacak. Yani benim çocuğum oradan mezun oldu. Dolayısıyla A şirketinin bir pozisyonuna hemen geçti. Biraz önce söylendiği gibi işte bu sene başladı
asgari ücretin biraz üzerinde 200 sene sonra belki bir ekstra kazanç veya belli bir müddet sonra da belki de 5-6 sene sonra gençleri bir yerde de tutmak çok zor artık. Maalesef iş arama şeyleri de o kadar gelişti ki dijital etkiyle birlikte bugün işte çalışırken rahatlıkla yeni bir iş arayabiliyor. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Toplum tabii buna da biraz müsaade veya normal hayat buna da müsaade ettiği için böylece gençlerimizi kalıcı olarak tutmanın da yolu gerçekten mesleki eğitimde iyi bir eğitim gördükten sonra 200 sene sonra geliştiğini gördükten sonra o toplumun algısını komple değiştirmek ve biraz zamana yayılı olarak değiştirmek mümkün olacak. Bunlardan bir tanesi de işte bugün yaptığımız çalışmalar, bunu yaygınlaştırarak bütün herkesin katılımcı olduğu etkinliklerle yaygınlaştırmak ve topluma da duyurmak gerekir diye düşünüyorum. Peki Birol Bey, çok teşekkür ederim. Hazırlıksız, provokatif bir soruydu. Birçok bölümüne katılıyorum. Bir bölümü hariç kendi kişisel düşüncemi de bahsedeyim. Neden biz gençlerimizi veya mezunlarımızı asgari ücrete mahkum ediyoruz? Neden oradan başlatıyoruz? Belki işverenlerin de veya bakanlıkların da biraz bu noktaya eğilmesi lazım. Çünkü bir sonraki sözü o zaman müsaadenizle ben Caner Bey'e vereyim. Tam konuya denk geldiği için. Ebuzer Bey mesleki kariyer öngörülebilirlik dedi. Yani bir mesleği seçtiğinizde belirli meslekleri ailelerde, gençlerde işte maaş bariyeri budur, sonra bu olurum, sonra o olurum, bu olurum. Kendi kafasında bir rota çizebiliyor. Şimdi Almanya ile ilgili provokatif 2 soru. 1, meslekler ve gelirler arasında nasıl bir dengesizlik var mı, yok mu? Yani bir mühendis, tekniker, usta ve diğerleri arasında. 2. soru, burada mesleki gelişimi veya işleri beğendiremediğimiz gençler aynı iş için neden Almanya'ya gelmek istiyorlar? Dolayısıyla buradan çıkan mesaj, toplumda değişmesi gereken nedir efendim? Evet, esasında söylemiştim zaten ilk sorunun yanıtında. Almanya'da branşlara baktığımız zaman endüstriyel tarafta mühendis veya tekniker seviyesinde çalışan elemanlar arasında çok büyük bir fark yoktur. Branş olarak baktığımız zaman tabii sağlık sektöründe misal olarak büyük bir uçurum vardır. Sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımız düşük maaşlar alıyor. O da sistemsel bir sorun Almanya'da. Şimdi ikinci ve asıl benim de çok ilgimi çeken sorun ve esas yanıtı da çok basit olan ikinci soruya geleyim. Bu arkadaşlarımız hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Belirli bir alım gücüne ulaşmak istiyorlar ve bu alım gücü dengesini yakaladıkları zaman böyle tekniker olarak da çalışmaya razılar. Hatta aralarında ben bu mesleği yapmak istiyorum ama sonunda ben ailemi geçindirebilecek miyim sorusu onları kuşkuya düşürüyor ve o yoldan vazgeçiriyor. Mühendis olmam gerekiyor ailemi geçindirmek için, evlenmek için, ev almak için. Bu da daha büyük global ekonomik bir sorun bence. Bunu halledebilirsek gençlerimiz yaşamlarını, kariyerlerini tekniker taraflarda da şekillendirebilirlerse böyle mesleklere çok çok daha rağbet duyulacağını ben öngörüyorum. Peki neden Almanya'ya gelmek istiyorlar? Almanya'da çünkü böyle bir denge sorunu yok. Almanya'da alım gücü daha yüksek. Baktığım zaman ben tabii son 2-3 senede sık sık geliyorum. Her ay buradayım ve bunu çok daha iyi anlıyorum. Çocukluk zamanlarında tabii biz bunu anlayamaz bir şekildeydik. Biz tatil için Türkiye'ye gelirdik, dönerdik ve hiçbir şey anlamadan geri dönerdik ve o zamanlar zaten öyle bir uçurum da yoktu. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'deki gıda fiyatları olsun, akaryakıt fiyatları olsun hemen hemen Almanya ile birebir. Asgari ücretlere baktığımız zaman da asgari ücrette 1/4 bir oranda buradaki asgari ücretli bir arkadaşımız 17.002 lira aldığı zaman bu Türkiye'deki, Almanya'daki asgari ücretin yaklaşık
Dörtte biri olduğu için alım gücü yüksek Almanya'da. O yüzden arkadaşlar da Almanya'ya gitmek istiyorlar. Biz bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Katma değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Kazançlarımızı tek bir yere bağlamamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza katma değer ürettikleri kadar maaş da vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde zaten bir sürdürebilir bir durum değil. Yani bu Almanya'da da öyle. Ben çalışanlarıma, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapanlara sadece ben kazanma durumu olsa oradaki arkadaşlar zaten nitelikli iş gücü açısından her zaman benim kapımdan çıkıp diğer kapıda iş bulabilirler. O yüzden her zaman elemanlarınızın veya elemanlarımızın kişisel gelişimindeki isteklerine bakmamız gerekiyor. Onlar hayatlarında nereye ulaşmaları istediklerini öğrenmemiz gerekiyor ve bunu bir şekilde şirketlerimizin hedefleriyle bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu her zaman çok yüksek maaşlar direkt ödemek durumuna gelmez ama birisi atıyorum bir ev almak istiyorsa eğer o zaman bir girişimci, bir işletme sahibi olarak bu arkadaşın o maaşlara, o taksiti ödeyebilecek duruma gelmenin yolunu gösterebiliriz ve o takdirde de onun hedefiyle şirketin hedefini bir araya getirdiğiniz zaman çok daha verimli bir hale getirebiliyorsunuz. Benim takdirim. Peki, teşekkür ederiz. Yani kısaca ekmek köfte ilişkisi diyorsunuz. Sağ olun. Peki, ikinci turumuzun son sorusu ve zamanımız kısıtlı. Deniz Bey, size de provokatif soru. Bir eğitmen olarak aynı zamanda öğrencileri konuştuk, gençleri konuştuk, aileleri konuştuk, işverenleri konuştuk. Eğitmenleri konuşmadık. Bugün eğitmenlerin de mesleki eğitim diyorsak, hani ilkokul öğretmeninden başlayaraktan belki de bu eğitimde daha motive olmaları, eğitmenlerin eğitimi veya eğitmenlerin sorunlarını çözebilmek için toplumda neler olmalı veya siz ne tavsiye edersiniz? Nasıl eğitmenler yetiştirebilirsek bu eğitmenlerle gençleri ve aileleri ikna edebiliriz? Aslında sorunun cevabını biraz söyledin. Ekmek köfte ilişkisi. Birinci konu bu. İkinci konu bu mesleği sevmek lazım. Mesleki teknik eğitimde en büyük sıkıntılardan birisine baktığımız zaman 2013 mesleki teknik eğitim fakültelerinin kapatılması. Bir öğretmen girdisi yok yani. Herkes mühendis şu anda. Teknoloji fakülteleri oluk oluk, mühendislik fakülteleri oluk oluk. Yılda 2000 yıllarında 1500 mühendis ortalama verirken şu anda 5000-6000 mühendis piyasaya sürülüyor ve sanayi kaldırmıyor. Herkes mühendis. Dolayısıyla yetkinliklerin öne çıktığı, diplomaların geçmediği bir dönemdeyiz şu anda. Artık işveren yetkinliğe para veriyor, diplomaya para vermiyor. Yüksek lisans mezunuyum, şunu yaptım, bunu yaptım. Hayır. Ne yapabiliyorsun? Önemli olan bunların olduğu bir yönü. Dolayısıyla da mesleki teknik eğitimde birinci konu eğitmenin sanayiye uygun hale getirilmesi lazım. Güncellenmesi lazım. Yıllar önce bu eğitimi aldım, bu şekilde gider değil. Şimdi en basitinden bir eleştiri yapacağım, ufak bir şey. Sanayide en büyük makinasal konularda baktığımız zaman tek resimin bir konusu var. Uzmanlık konularımdan olduğu için söylüyorum. Geometrik tolerans konusu var. Geometrik tolerans, makinacı arkadaşlar, metalci arkadaşlar bilir. Baktığımız zaman en normuna göre herkes biliyor. Ama sanayiye indiğimiz zaman savunma sanayi sektörü var, endüstriyel ürünler sektörü var, makine sektörü var, otomotiv sektörü var. Ama sanayideki uygulanan müfredat ASME normu dediğimiz Amerikan normlarını kullanıyor. Ama eğitmen o konuyu çok hakim değil. Dolayısıyla bakanlık bununla ilgili bir Avrupa Birliği ile proje yaptı. METİK 3 projesi kapsamında yaptı ama ne kadar etkin değil o tartışılır. Bu konulara girmem. Ama benim gördüğüm kadarıyla eğitmenin bir kez girdisinin iyi olması lazım ve zamanla gelişen trendleri doğrultusunda sürekli yenilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yenilenmediği zaman da artık öğrenci üzerinde de bir etkisi kalmıyor. Dolayısıyla da sanayide karşılığını bulmuyor. Dolayısıyla sürekli eğitim merkezleriyle veya METEK, mesleki teknik eğitim projeleriyle sanayideki
uygulama alanlarında, okullarda değil de uygulama alanlarında işte bir otomotivle ilgili Ford'a gönderilmesi gerektiğini, işte bir Mercedes'e gönderilmesi gerektiğini, orada eğitmenlerin nokta odaklı modüler eğitim alması gerektiğini düşünmekteyim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Evet, 5-6 dakika soru cevaplara ayırabiliriz. Sonrasında da 5. katta düzenlenecek kokteyle, olmazsa şu arka kapıdan ve ön kapıdan hep beraber gidebiliriz. Evet efendim, birkaç soru alabiliriz. Bir el görüyorum, 2 el görüyorum. Evet, önde de var. Bir tane de benim soracağım bir soru var sürprizlerin sonunda. Buyurun. Önce sizi gördüm. Merhabalar. Merhabalar, Serkan Özcan. Chiron firması adına buradayım. Türkiye Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Chiron CNC, Alman bir CNC takım tezgahı firması. Aynı zamanda Alman Türk Ticaret Sanayi Odası üyesiyiz. Oya Hanım'la da bir süredir irtibat halindeyiz bu meslek eğitim konusunda. Kendisi bir vesileyle beni geçen sene Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı'na dahil olmam yönünde bir ricada bulunmuştu. Ben de Ankara'ya gitme fırsatı bulmuştum. Bugün konuşulan birçok konu orada da aynı şekilde konuşuldu. Birol Bey'in bahsettiği gibi aslında herkes her şeyi biliyor. Yani hani eğitimcinin eğitilmesi, müfredat, teçhizat eksikliği, milli eğitimin üzerindeki yük, sanayi odaların, ticaret odalarının üzerinde alması gereken sorumluluklar, özel sektörün, Aselsan, Ford, Mercedes gibi firmaların bu konuda çok başarılı örneklerinin herkes her şeyin farkında. Burada en temel eksik şu, itibarın toparlanması bizim gördüğümüz. Benim de bu konuda bir sorum olacak. Mesleki eğitimin itibarının daha iyi nasıl bir konuma getirebilirizle ilgili orada da bir konuşmalar olmuştu, bazı konuşmalar oldu. Basın yayın kuruluşlarının daha aktif kullanılması gerektiği gibi bir öneri gelmişti ki bence çok doğru. Bir örnek vereyim. Mesela Güldür Güldür diye bir program var. Bu programda mavi önlüklü çocuklar çıkıyor ve affedersiniz gerçekten hani çok alt seviyede çocukları orada temsil edip halkı negatif yönde etkiliyor. Yani şimdi Ebu Zer Bey'di galiba değil mi? Siz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nde bir göreviniz olmuş. Bu noktada belki bizim de Kıvanç Tatlıtuğ'u giydirip bir dizide meslek lisesi mezunu bir çocuğu ve prestijli bir çocuk olarak belki yansıtmamız gerekiyor. Yani hani itibarı toparlamak adına çok şey yapılıyor ki çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama aileleri etkileyecek bu tür adımların da yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Evet, çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yani işin algı kısmı ile ilgili. Bu dediğiniz husus özellikle bizim de yurt dışında yaptığımız meslek eğitim fuarları dediğim bu işte işverenlerle aileleri, gençleri buluşturduğumuz fuarlarda sizin dediğiniz o kişileri oralara davet ediyoruz. Örneğin işte meslek eğitimi alanında uzmanlaşmış bir ustayı getirmeniz o algıyı oluşturmaz. Çok iyi bir ustadır ama o star değil. Futbolcuyu getiriyorsunuz. Belki konuyla çok o anlamda bir ilgisi yok. İşte ismini unuttum ama Hamburg'da da oynayan Türk futbolcumuz vardı. Şimdi de iyi bir yerde oynuyor. Mesela onlar geliyor, başka sporcular geliyor. İşte ünlü kişiler, sanatçılar vesaire. Bu o fuarlarda yer almalı, orada bulunmaları dahi insanları gerçekten etkiliyor. Yani algının insanlar üzerinde o gittikleri yer ve konumla ilgili pozitif ya da negatif etkisi oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Tabii bu işin bir boyutu ama tek başına hani bununla bütün meseleyi çözemeyiz ama bunu yapacağımız ya da yapılacak bu tür dediğiniz işte bizim sürekli burada da bahsettiğimiz toplumda farkındalığı artıracağımız, meslek eğitimiyle ilgili itibar dediğiniz itibarı artıracağımız o tür çalışmalarda mutlaka toplumun, gençlerin sevdiği, onların tırnak içinde idol olarak gördüğü insanları oralarda
davet edip onların oralarda bulunmalarını sağlamak, işte imza günleri düzenlemek ya da sırf o ortamda belki görünmeleri bile toplumun ilgisini çekmek açısından hem de meslek eğitimi ya da bu konuyla ilgili itibarı toplumun gözünde, nezdinde yükseltmek açısından çok önemli. %100 katılıyorum. Bu çalışmalarda da mutlaka bunların yapılması gerekiyor. Dediğim gibi yurt dışında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve yapılıyor. Şu eleştiriyi de yapalım. Eğer biri varsa da geri alayım eleştirimi. Hem AHK hem de biz birçok basın yayın kuruluşuna da haber verdik. Böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Katılır mısınız? Katılsanız iyi olur. İşte efendim ilgi yok. Yani haber değeri olmadığı düşünülen, hani bu da bir algı yönetimidir. Değilse burada çok ünlü birini otursaydık belki gelirlerdi ama olmadığı için bu da ayrı bir düşünmemiz gereken, eleştirmemiz gereken başka bir konu. Teşekkür ederim. Şuradaki beyefendi... Düzgün hocam. Bir küçük, çok katılıyorum. Yani bizim de bütün çalışma gruplarında, çalıştaylarda gündeme gelendi. Bu arada Ali Sunal'a söylendi bu ve bundan sonraki uzun zamandır biliyorsunuz artık yok. Ama eski diziler, eski bölümler gösteriliyor. Ama buna hassasiyet gösterdiğini son dönemde görüyoruz. Uyarıldı açıkçası. Doğrusu da buydu. Öyle bir kısa bilgi vermiş olayım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Düzgün hocam, arada konuşmuştuk. Fahrettin Kazak, Farmavizyon, eski Höchst, Alman Türk Ticaret Odası'nın üyelerinden birisiyiz. Bahsettim size, 90'lı yıllarda Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı'nı kurmuştuk. Yine AHK ve Alman kökenli firmalarla. O dönemde mekatronik henüz hiç bilinmezken Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde bu girişimde bulunmuştuk. Nihat Akkuş hocam burada şu anda vakfın başkanı olan. Tüm konuşmacıların söylediği gibi sizin de tespitlerinizle meslek lisesi memleket meselesi. Çok önemli bir konu ve istihdamdan hiçbir şekilde ayrılamaz bir yönü var. Bu yönüyle baktığımızda da ülkenin gelişmiş çok uluslu firmalarında tabii ki meslek lisesi mezunları çok iyi ücretlerle çalışıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi ekmek ve köfte meselesinden bir adım öteye gittiğinizde işte daha ekonomik olarak zor durumda olan şirketlerde bunun karşılığı maalesef alınmıyor. Belki olumsuz algının en önemli etkenlerinden birisi de bu. Bunu istihdamdan ayırmadan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki algı da önemli, ailelerin bakışları da önemli. Yine bir örnek vereyim. Kadırga Endüstri Meslek Lisesi'nde ilaç sektörü olarak ilaç operatörlüğü bölümünü kurduk. Orada bir üretim bölümü oluşturduk. 1,5 milyon dolarlık bir yatırımla. İnanın ilk dönemden sonraki dönemlerde öğrenci bulmakta bile zorluklar oldu. Hocalarla görüştük, hocaların eğitimini yaptık. Bahsettiğiniz gibi işte kariyer günleri gibi aileleri çağırdık, konuştuk. Yani gerçekten hani bir laboratuvar gibi bunu sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz paylaşmanız için. Bilge Hanım söz istiyordunuz galiba. Yeniden merhaba. Açılışta da belirttiğim gibi ben mesleki eğitimle ilgili ilk defa bu kadar kapsamlı bir etkinlikte yer alıyorum. Meslek olarak avukatım. 20 yıla aşkın süreden beri hukuk sektöründe faaliyette bulunuyorum. Bugün daha çok endüstri meslek liseleri ya da endüstrinin mesleki eğitimle ilgili desteği, hani neler yapılabileceği hakkında konuşuluyor. Ben bunu dinlerken açıkçası yurt dışında hukuk sektöründe benzeri pozisyonlar olduğu için bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum. Bizim hukuk sektörümüzde lisans eğitimi sonrasında ya avukatlık mesleği ya da yargı sisteminde farklı pozisyonlar seçiliyor. Şu kadar ki son 10-15 yıllık zaman diliminde her sene yüksek öğrenimde hukuk bölümleri için daha fazla kontenjan açılıyor ve ciddi bir hukuk fakültesi mezunu var. Bunların tamamının avukat ya da yargı makamında bir pozisyonda etkin olması mümkün değil. Ben açıkçası kendi mesleğimle ilgili katıldığım tüm konuşmalarda
hukuk mezunu arkadaşlarıma bu sektörde farklı meslekler seçebileceklerini söylüyorum. Misal, yurt dışında paralegal diye bir pozisyon vardır. Esasında doğrudan lisans eğitimi olarak hukuk eğitimi alınmasa bile hukuk bürolarının ya da çeşitli denetim ya da danışmanlık şirketlerinin içinde yapılabilecek eğitimler var. Biliyorum siz bugün daha çok Türk sanayisi için konuşuyorsunuz ama ben farklı meslek gruplarının da açıkçası yüksek eğitim olmadan, yani yüksek okul ya da üniversite eğitimi olmadan mesleki eğitimle de o sektöre katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Bu konuda hazır hani Çalışma Bakanlığımız da buradayken hani bunu tamamen bir fikir olarak ortaya atmak istiyorum. Düşüncelerinizi de tabii merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de hukukçuyum. 20 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve şu anda avukatlık stajı yapıyorum. Yani meslektaşız aynı zamanda ama gördüğünüz gibi o alanda çalışmıyorum. 20 senedir de farklı alanlarda çalıştım. Yani avukatlık mesleğini ya da hukuk fakültesi mezunlarını dediğiniz gibi o örnek verdiğiniz için birçok alanda çalışabilirler. Farklı Almanya'daki sistem biraz farklı. Orada işte bahsettiğiniz eğitim ya da orada mesela bizdekine benzer bir şekilde avukatlık yapabilmeniz için staj var. Ama sonrasında bir de devlet sınavı var. Devlet sınavını yapmadan avukat olamıyorsunuz bildiğim kadarıyla ama hukuk danışmanı olarak görev yapabiliyorsunuz. Yani biraz farklı böyle biraz meslek dallarında da bizde olmayan bir konu. Yani bu alanda Çalışma Bakanlığı'nın hani diğer dediğiniz o ara meslekler şeklinde anladım ben. Doğru. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı konu açılmışken söyleyeyim. Bu kadar çok hukuk fakültesi açarsanız bütün meslekler için geçerli bu. 200'den fazla üniversiteden bahsettiğiniz her üniversitede bir hukuk fakültesi, bir iktisat fakültesi açarsanız ve çok fazla mezun verirseniz bir süre sonra avukatlık mesleği için söyleyebilirim bunu. Meslekte gerileme olur. Kaçınılmaz olarak. Çünkü mesleklerin standartlarını belirleyen bir şeyde sizin onlara belli standartlar gerektirecek şekilde taviz vermeden sürdürmeniz. Örneğin işte Almanya'daki meslek eğitimin ya da meslek eğitimin neticesinde oluşturulan o kalite marka, Made in Germany dediğimiz standart niçin bozulmuyor? Çünkü çok katı bir şekilde özellikle toplantıda yine bahsedildi. Odaların sınavları onlar yapıyorlar ve çok katılar bu konuda. Taviz vermiyorlar. Hatta Almanya son yıllarda bununla ilgili çok ciddi tartışmalar yaşadı. İşte meslek eğitim sürelerinin kısaltılması, biraz daha yumuşatılması konusunda ama çok zorlandılar. Çünkü taviz vermiyorlar. Taviz verirlerse aslında doğru da yapıyorlar. Belki gerçi son dönemde verdiler. Ama taviz verirlerse oradan başlar sistem belki de çökmeye diye düşündüler. O yüzden çok muhafazakar davrandılar. Bizim de yeni meslek alanları ya da yeni meslek kollarını düşünürken bir yandan da bütün sistemi bütüncül olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü bir taşı oynattığımızda birçok taş oynuyor yerinden ve sonrasında iyi bir şey yapmaya çalışırken maalesef düzeltilmesi daha zor sonuçlar doğuracak sıkıntılar yaratmış olabiliyoruz. Tabii ki konular değerlendirilmeli bence. Sadece bizim bakanlığımız açısından da değil. Toplumun işte her zaman konuştuğumuz gibi tüm paydaşlar bütün bu konuları değerlendirmeli, masaya yatırılmalı ve öyle yol alınmalı bence. Bir de işin bir boyutu var. Hem yol almakta sıkıntı yaşıyoruz. Bazen de çok hızlı yol alıyoruz. Yani yeterince ölçüp biçmeden sonra da düzeltmeye çalışıyoruz ya da sonuçlarına maalesef düzeltmeyip sonuçlarına uzun yıllar katlanmak durumunda kalıyoruz. Teşekkür ederim. Bilge Hanım, yanlış anlamadıysam tabii avukatlık tarafını bilmiyorum ama bugün aslında mesleki ve teknik liselerin şeyi o dediğinizi karşılıyor gibi geldi bana. Yanlış düşünmüyorsam. Bugün 48 tane Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı var. Bu alanların arasında dediğiniz gibi mühendisliği gerektirmeyen ama orta öğretim düzeyinde o mesleği öğrendiğiniz zaman size imkan sağlayan o gereksiz diye düşünülen ya bunun üzerinde bir mesleki şey gerekmiyor veya akademik diploma gerekmiyor dediğiniz kısımları sanki mesleki eğitim karşılıyor gibi yanlış anlamadıysam veya doğru değerlendiriyorsam diyeyim.
dönem içerisinde gözlemim şudur. Türkiye'de hukuk sektöründe bir hukuk bürosunda olabilir ya da çeşitli şirketlerin hukuk birimlerinde olabilir. Görev yapanlar ekseriyet lisans eğitimi olarak hukuk eğitimi almış. Çok nadiren Adalet Yüksek Meslek Okulu mezunu insanlar, ama benim gözlemim şudur ki bir hukuk bürosunda yine hukukla ilgili, bakın ofis işlerinden bahsetmiyorum, hukukla ilgili yurt dışında da olduğu gibi pek çok pozisyon var ve bunlar esasında orta eğitimden itibaren yönlendirilebilecek meslekler. Pek yaygın ve kabul gören bir konu olmayabilir. Ama dediğim gibi belki 10 yıl sonra bir fikir olur. 10 yıl sonra belki bu mesleki eğitimler sırasında farklı sektörlerde neler yapılabileceği konuşulur. O yüzden gündeme getirmiştim. Teşekkürler. Peki, teşekkür ediyoruz. Son bir soru, aslında 2 soru var ama öncelikle ben Ufuk Bey'e vereyim. Çünkü o daha önce söz almamıştı. Soner Bey umarım kısadır. Çünkü bir de Yakup Bey'e bir söz vereceğim ve toparlıyoruz. Son birkaç dakika diyelim efendim. Ufuk Şimşek, hem kurumum hem şirketim adına öncelikle Düzgün Hocam size, bütün katılımcılar ve paydaşların hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi yaptığınız için birçoklarımızın gönlündeki duygulara tercüman oldunuz. Ben biraz ters açıdan size yöneltmek istiyorum sorularımı. Soru değil de tespitlerimi. Bakın burada kalanlarımızın hepsi ortaya koyduğumuz o mesleki sorunun paydaşlarından ya da muhataplarından biri. Ama o problemi çözmesini beklediğimiz 15-25 yaş arası muhataplarımızdan kimse yok. Şimdi bu hepinizin bildiği bir anekdot var. Hırsızın hiç mi suçu yok derler ya. Biz hep kabahati kendimizde arıyoruz da ya bu öğrencilerin, bu gençlerin hiç mi suçu yok? Hepimiz şirketlerimizde gençler çalıştırıyoruz. Hiçbir tanesinde bir karar mekanizması, bir muhakeme yeteneği görmüyor. Bu kadar sorumsuzluk olabilir mi? Bunun sebebini, benim Uzak Doğu'da da fabrikam var, yerim var. Bunun sebebini biz aile bireyleri olarak çok fazla korumacı davranıyoruz. Hiç kimseye hak ettiğinden fazla bir şey vermemeyi kendimize zul kabul ediyoruz. Yaşadığım bir anekdot, 10 aydır işsiz bir delikanlı benim karşıma gelip oturduğunda önce Marlboro sigarasını, üzerine de iPhone'unu koyduğu zaman ben diyorum ki bu gençlerin hiçbir şeye, ben de olsam çalışmam. Siz de elektrik mühendisiniz, ben de ya hayat kolayı tercih eder. Ben niye zoru seçeyim ki? Zorlukları önüne yaşatmalıyız. Uzak Doğu'dan örneğim, menajerim Nancy var. Nancy'nin erkek kardeşi 17 yaşında çocuk bende çalışıyor. Oyunlara dalmış. Biz hem yatakhanelerini veriyoruz hem yemek parasını ayrıyeten veriyoruz orada. Günlük yemek parası 31 günlük vermişiz. Oyun oynadığı için son 3 günün yemeğini bitirmiş. Parası yok. Alt ranzasında yatan da bende çalışıyor. Nancy'nin evi 500 metre ötede, o lojmanda kalıyor çocuk. Nancy dedi ki Ufuk, benim kardeşim parasını bitirmiş, senden para ister, verme sakın. Ranzasının altında yatan arkadaşına diyor ki oğlum yemek param bitti, bana para verdi beraber. Bana ne, oynamasaydın diyor. Bir sefer yaşanıyor, ikinciye olmuyor bu. Ama biz 10 ay o talebeyi, o arkadaşı kollamış aile. Ben de yapıyorum, bizler de yapıyoruz. Değişiklik bu koruma ve kollamayı bitirdiğimiz zaman olacak. Son sözüm olacak. Asgari ücret dediniz, siz dediniz ya, biz niye asgari ücrete mahkum ediyoruz? Ben de diyorum ki o gençler de desin ki ben niye asgaride kalıyorum? Kendimi geliştirip daha yukarıya çıkayım. Yeğin at, yemini artırır diye atasözü var. O at yemini artırsın lütfen. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Peki. Ufuk Bey, katkılarınız için teşekkür ederiz. Ama şey diye algılıyorum, yani önce ailelerin iğneyi kendine batırması lazım. Yetiştireceğimiz çocuklarımızı da topluma saygılı ve önce kendine karşı sorumluluğunu da hatırlatmalıyız. Bu hepimizin sanıyorum ortak görevi. Teşekkür ederim. Son soru Soner Bey ve toparlıyoruz efendim. Soner Bey. Teşekkürler. Aslında ben meslek lisesini bitirdim. Endüstri Meslek Lisesi Elektronik. Hani bu alanlarda geçtim. Sonra bir müddet sonra da Maçka Anadolu Teknik Lisesi'nde ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 3 dönem öğretmenlik yaptım. Bu süreçleri çok iyi biliyorum özellikle. İtibar çok önemliydi. O soruyu soracaktım. Sordular. O kısmı geçtik.
Şimdi panelistler hep planlama dedi. Biliyorsunuz Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Yani şimdi ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğiniz şeyi de planlayamazsınız. Yani böyle bir problem var bence. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı en çok bakanlık değiştiren kurum. Yani 18-22 yılda yaklaşık 7 bakanlık değiştirdi. Bizim sistemimiz yok. Belki bunu da söylemek gerekiyor. Bir milli eğitim sistemimiz yok. Aslında Caner Bey güzel bir şey söyledi. Ben de yeni öğrendim aslında. Bir hocamdan da arada öğrenmiştim. Yani bu ilkokul 4. sınıftaki bu geçiş. Belki bu sorunların çözümü bu olabilir diye düşünüyorum. Yani bizim de eğitim sisteminde ilkokul 4'ten sonra böyle bir mesleki ayrıma ya da bir tercihe bırakırsak işi çözeriz diye düşünüyorum. Az önce konuşan arkadaş strateji planı dedi. Ben de 3 yıl bakanlıkta Mustafa Varank'la birlikte verimlilik teknolojilerini yerli ve milli sunduk. Strateji planına koyduk, koymakla kaldık. Yani maalesef Türkiye'de politikalar sadece siyasi gidiyor, sadece üretiliyor. Mükemmelliyetçi Merkez hocamı tenzih ediyorum burada. Çok güzel isimler var. Mükemmelliyet koyuyoruz, işte model fabrikalar kuruyoruz. Bakan'a da söyledim, yani model fabrikalarda biz öğrenciler model göremiyor kendilerine. Yani model göremediği, kendini göremediği bir sistemde çocuk nasıl orada yetişsin? Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir katkı sağlamak istedim. Teşekkür ederiz Soner Bey. Peki, teşekkür ederiz. Genç öğrencimize söz verelim. İlber başarılı bir öğrencimiz. Bakalım gençler adına ne diyecek? Önce şunu söyleyebilirim. Ya da kısaca şöyle diyeyim. Az önce isminiz neydi bu arada? Serkan Bey'in yaptığı yoruma da atıfta bulunarak cevap vereceğim ama öncelikle kendimi tanıtayım. Meslek lisesinde okudum. Ben de uçak bakım bölümündeydim Sabiha Gökçen'de. Şimdi burada otomotiv teknolojisi bölümünde okuyorum ve bölüm birincisiyim. Okulda akran danışmanlığı, öğrenci temsilciliği, kurumsal ofiste yine okul temsilciliği yapıyorum. Şimdi ben nasıl diyeyim, öğrenci olarak kendim öğrencilik sorumluluğumu yerime getirdiğimi düşünüyorum şahsen ve buna öğretmenlerim de katılıyor. Burada şimdi az önce yapılan yoruma da cevap vererek şunu söylemek istiyorum. Bize aslında çoğu şeye katılıyorum sizin dediğiniz gibi. Ben de bundan muzdaripim, arkadaşlarımın sorumsuzluğundan ya da kendilerini geri çekmelerinden ya da ilgisiz bulunmalarından, ama bence burada kurunun yanında yaş dayanıyor. Ve ben bundan şikayetçiyim şahsen. Bu nasıl oluyor? Şimdi örneğin ben Almanya'da bir stajyeri ve eğitim planlıyorum. Ve bunun için uğraşıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Örneğin 3-4 işte çalışıyorum şu anda. İşte bir yapay zeka şirketlerinde çalışıyorum, fotoğrafçılık çekiyorum, dil dersleri veriyorum. Burada dediğim gibi öğrencilikte yani öğrenciliğimi yerine getirdim derken not olarak değil, sadece kendimi donanımlı bir şekilde yetiştirmeye de çalışıyorum. Tiyatro kurslarına gidiyorum, müzik aleti öğrenmeye çalışıyorum ya da bir birey olmaya çalışıyorum diyebilirim. Ve şimdi mesela az önceki soruya ya da yoruma şunu diyebilirim. Ünlü birisinin getirilmesi ve bunun bir prestijinin olması ve bir medyanın bulunması kesinlikle güzel bir şey olur. Ama belki burada şu da yapılabilir bir öğrenci olarak ya da ben bunu kendime yakıştırıyorum. Öğrencilerin ya da başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi, onların takdir edilmesi ve aradıkları şeyin bulunması ya da buna yardımcı olunması en azından yapılabilir. Yani bu sadece tek bir kişinin değil ama benim gibi bu sorunu yaşayan arkadaşlarım da var okulda. Ve ben onlarla beraber kenetlenip hareket etmeye çalışıyoruz. Fuarlara gidiyoruz, büyük iş insanlarıyla buluşmaya çalışıyoruz ama bunu kendimiz yapınca gerçekten işe yaramıyor. Yani ben bunu gördüm. Burada okulun ya da kurumsal olarak prestijli bulunan kişilerin de bizimle beraber hareket ederek hem biz hem de kendilerini hem de bu şekilde ülkemizi kalkındırmaya faydalı bir şekilde sağlayacağını düşünüyorum. Son cümlem biraz devrik oldu ama biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Peki, teşekkür ederiz İlker. Evet, yani gençleri eleştiriyoruz ama tabii onlara da gelecek sağlayacak imkanları sunma sorumluluğu hepimizde. Eleştirmek kolay, yapmak biraz daha zor. Belki onu denemeliyiz.
onları anlayaraktan. Ama bu çok yönlü, yani yumurta tavuk ilişkisi gibi. Sadece bir tarafı düzeltmekle tamamını değiştirmemiz kolay değil. Bu toplumsal bütünleşik yapıyı veya aksiyonu gerektiriyor. Şöyle ben gideyim, mikrofonumuz nerede? İlber, 2 öne verirsen. Müsaadenizle birkaç dakikada Yakup Bey'e vermek istiyorum. Yakup Bey ta Almanyalardan geldi. Almanya'ya giden, ilk göçle beraber giden tercüman, yazar, eğitmen ve birçok konuda farklı görüşleri olan veya hem Almanya'yı hem Türkiye'yi hem de politik anlamda da takip eden biri. Bugünü, bu paneli bize nasıl özetlersiniz, nasıl geri bildirimleriniz olur? Düzgün hocam, yaktın beni gene. Derdim çoktur, hangisini yanayım? Şimdi önce bu konferansı düzenleyen ve buraya emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer söyleyeceklerimin hepsi tekrar olacak. Onun için de başlıklar söyleyeceğim. En sonunda da kişisel fikrimi dile getirmeye çalışacağım. Bu gerçekten algı meselesi. Bu algının değişmesi lazım. Yani meslek öğrenimiyle ilgili algı meselesi, enformasyon meselesi, planlama meselesi, analiz meselesi. Bu da gerçekten zaman alacak bir şey. Ve mentalite meselesi. Aslında Düzgün hocam, siz açılış konuşmasında söylediniz. Bu bir kültür meselesi, kültürel bir olay. Son olarak gene siz söylediniz, olaya bütünsel bakmamız lazım. İşte bir arkadaşımız çok haklı olarak gençleri eleştiriyor. Ben de çok eleştiriyorum gençleri. Ama ben empati yapıyorum, gençlerin tarafına geçiyorum. En çok velileri, anne babaları eleştiriyorum. O gençler bizim çünkü ürünümüz. Kusura bakmasın. Tekrar yer değiştiriyorum, empati yapıyorum. Bu anne babalar nerede yetişti? Toplumda yetişti. Bütünsellik. Bu toplumu düzeltmeden anne babaları nasıl düzelteceğiz? Anne babalar nasıl sorumlu, verimli gençler yetiştirecek? Politikaya falan girmeyeceğim, endişeniz olmasın. Ama bütünsellik gözden kaçmamalı. Yani toplumun tamamına ya da sistemin tamamına bakıyoruz. Hukukçumuz dertli. Meslek öğrenimiyle ilgili bizler dertliyiz. Ben siyaset bilimciyim. Politik durumda ben de çok dertliyim. Ama bu kültürel durum, sosyolojik bir durum, çok zaman alacak bir durum ve süreç. Bizim hepimizin işte okyanusa birer damla damlatarak bu sürece katkı yaparak sonuca gitmemiz lazım. Şunu görmemiz lazım, kimse kusura bakmasın, biz sanayi toplum falan değiliz. Biz halen bireyler olarak çoğunluğu köylü olan bir toplumuz. Benim akrabalarım Esenler'de oturuyor ama köylü, İstanbullu değil. Biz son dönemde daha köylülükten, feodalizmden sanayi toplumuna geçmeye uğraşırken teknolojik topluma, bilişim toplumuna yani karşı karşıya kaldık ve onun sancılarını çekiyoruz bence. Ama ben çok umutluyum, en çok da gençlerden umutluyum. Bu gençler ileride çok güzel şeyler yapacaktır. Hem özellikle de Z kuşağına, Y kuşağına çok güveniyorum. Bizim gibi X kuşağında olan Birol Bey ve benim gibi X kuşağında olanların da mutlaka önünü açacaktır. Ben Türkiye'nin potansiyelini çok yüksek görüyorum. Gelecekten çok umutluyum. Bütün umudum da gençlerde. Almanya'yı da çok fazla gözümüzde büyütmeyelim. Almanya'da da aynı sorunlar var. Ama biz burada biraz özgüvenimizi yitirdik galiba ve biraz da birileri bizi çok etkiliyor gibime geliyor. Almanya'da doğru çok sağlam bir sistem var hala. Almanya'da öyle hukuk fakültesini bitiren avukatlık falan yapamaz. Stajını yapacak, devlet sınavına girecek 2 defa. Bizde çok avukat var, hukuk mezunu var ama avukat değil. Ben hasbelkader bazen avukatlardan gelen yazılara bakıyorum ve üzülüyorum. Lisan olarak, içerik olarak üzülüyorum. Yani bunlar nasıl avukatlık yapıyor diye. Bizde çok mühendislik fakültesi mezunu var ama yaptıkları binaları görüyoruz mimarların, mühendislerin. Ben
Aynı zamanda konuşma terapistiyim. Konuşmayı büyük bir hazla yapan bir insanım. Onun için burada keseyim. Hepinize saygılar sunuyorum. Peki. Efendim sabrınız ve konsantrasyonunuz için teşekkür ediyorum. Bilge Hanım'ı çağıralım. Galiba bizlere de plaket verecek. Evet efendim. Sayın konuklar, son bir resim çekelim. Efendim teşekkür ediyoruz. Katılımınız. 5. katta kokteylde buluşalım. Eğer vaktiniz ve enerjiniz olduğu müddetçe sohbete orada devam edelim. Teşekkür ediyoruz efendim.